İsrail'in en büyük halkı. Величайший народ Израиля. Kutsal kıyıtlarımız bıraktılar bize bir haber. Hem şimdi bizim görevimiz gerçekleştirme onu, yaşamaya. Biz yaratırız geleceği, hangisi için söylerdiler bilgiçler. Klimat katastrofaları görülürler bizim dolayında. Hem dünyanın yardımımıza ihtiyacı var. Geldi vakit Maşiyah'a kapıları açma. Hem gösterme ona bizim sevgimizi hem saygımızı. Teklif ederiz sizi katılma bize. Global krizis, ayrılan insanların misyası. Zaman geldi. Epoha dönemin canlı konferansiyasına. Birlikte aydınlatacağız varlığımızla hem bilgilerle doğrula hem uslula giden yolu. Hadi toplanalım. Kitap derinden araştırma, ayos yazıları, laf edelim önemli soruları, angaları bağlı bizim unikal rolümüzle. Hem yaşadığımız zamanın sırlarını çözelim. Bizim kuvvetimiz halkımızın birliğinde. İyun ayın 4'ünde saat 18'de creativesociety.com platformasına katılın. Da seyredin konferansiyayı. Hem teklif edin kendi yakındıklarınızı hem dostlarınızı. Birlikte biz ortaya çıkaracağız doğru bilgiliğin şafkını hem göstereceğiz. Hani biz İsrail halkı bütün dünya için umut hem iyilik kaynağıyız. Yaşar Koah. Global krizis, ayrılmış insanların misyası. Zaman geldi. Hepsinin selamları sevgili dostlar. Sizi sevgiyle bekleriz bizim konferansiyada Global Krizisi. Ayrılan insanların misyası vakit geldi. Bu güzel merapiyata geldi. Halklar arası online forumdan sonra Global Krizisi bir çıkış yolu var. Hangisi oldu? 22 April günü 23. yılda 180 ülkede çevrilen. Bu informasyon forumda o kadar çok içten duygulandırdı hem de şok etti insanları. Bizim dünyamız halizden çok kriz yaşadı. Hangisi tüketici format içinde pek zorluk çekti. Pek büyük bir kriz bütün dünya için bu klimat korkulu. Hangisi birkaç yılın içinde varınca bütün dünyayı yok etsin. İsrail insanı her bir yerde yaşadığı için biz soru sormalıyız. Nice biz kısa vakitte varınca hepsici insanlara hem de bizim insanlara bu global katastrofanın için anlatalım. Nice hızlı hem de anlaşılın bir durumda anlatalım hani var çıkış bu klimatın kolapsı içinde. Hangi rolümüzün bizim bütün dünyada var bizim halkımızın, ayrılmış halkımızın. Bizim dünyamız büyündürer o kadar kötülük içinde. O yüzden biz şimdi İsrail insanları, karlar, analar toplandık canlı yayında da sanırız hani dünkü günde bizim hepsici halkımıza bütün katastrofa için anlatma isteriz. Çıkış var. Bu konferansiya şimdi 50 dilden daha çok çevrilenir ve bir sürü platforma içinde gösteriler, yayınlanır. Bugün bizim yönümüzde pek büyük doğruluklar. Bizim karşı karşıya geliriz klimat değişikliklerinden bütün planetada. Bu değişiklikler getirir öyle kötü klimatlara, angıları her yıldan daha güçlü olur. Yer selleri, yangınlar, büyük tayfunlar, yer depremler, kuraklık, büyük
kasırgalar, bu bizim dünyada normal olur. Biz görüyorsunca bütün dünyada klimat kataklizmaları yok eder bizim evlerimizi hem de kasabalarımızı, bereketimizi hem de en kötüsü bir sürü insanın canını alır. Bu faktları yokunca bak görmeme, bu bir doğruluk. Hangisinden biz karşı karşıya geliriz her gün. Naş getirir her güne bu kataklizmaları. Bu doğruluklar angılarından karşı karşıya insanlar gelir tek başına. Naş isterler bize anlatmak, onlar kim kaldı yaşamakta. Angıl klimatların varınca insanlar yakın gelecekte karşı karşıya gelsin hem de onlar hazır mı ona? Neyle varınca İsrail insanı klimatla karşı karşıya gelsin, anomalilerine, angıları yakın kuzeyde varınca olsun. Bu sorulara biz cevap vereceğiz. Hem de pek büyük bir soruya cevap vermeyi isteriz. Büyük bir klimat ugrozası. Biz nice bu yaşamakta insanlar kurtarabiliriz. O kadar kötü hem de dağıtıcı bugünkü günde her bir insanı duygulandırır, korkutur. Her bir insanı. Bakalım bir video. Ne kadar korkunç değişiklikler olur bizim dünyamızda hem de ülkemizde. Nice o bizim yaşamamıza pay alır. İsrail Meteo Hizmetleri 90'cı yıllarda bugünkü günde dedi hani pek çok klimat olayları olur. Bitki vakitler, klimatlar durmadan anomaliler büyür hem de pek kötü olur. Anormal yağışlar hem de yer serileri. İsrail'de olur pek çok yağışlar angıları kısa zamanda pek çok yağmur yağdırır. Doktor Amira Givati söyler hani bu yağmurlar küçük azaldı ama onlar pek büyük hem şiddetli oldu. 2 katına daha büyük. Biz pek ona hiç hazır değiliz. Devam getirir büyük sellere. Bu çöllerde halis olur pek prost. Yerler, toprak nerede yokunca bu suyu yemsin, o pek büyük sellere getirir. Nehirler hem de göller oluşur. 10 April'de 23. yılda Moshava Paran'da İsrail'de pek kuraklık oldu. Ama birkaç saatin içinde pek çok yağmur yağdı. Bu o kadar hızlı sellere geldi, su sellere geldi. İnsanlar yok dönünce saklansın. 60 kişiyi kaldırdılar. Ama görüyoruz hani sular canlarını aldılar birkaç insanın. Bu büyük yağışlar durmadan büyür değil sadece İsrail'de ama bütün dünyada. Bakın ne kadar değişti bu situasyon büyük yağışlarla 20 yılın içinde. Haritada onlar mavi renkle görünür. Böyle büyüklükle yağışlar yakın yıllarda karşı karşıya pek büyük katastrofa geçeceğiz. Ne zaman büyük sular gelecek üstümüze, büyük teritoryaları saracak. Da biz yokunca biz almayacak yardım yakınlardan. Zerrecim onlar da bu durumda kalacak. Görürsen her bir kontinentte büyür büyük şiddetli kasırgalar. Weizmann İnstitütü'nde söylerler hani bunlar 2080 yıllara değine söylendi. Ama bu progresya klimat katastrofası o kadar büyür. Biz görüyoruz hani nasıllarınca biz beklerim sonra. Avrupa'da 2000 yıldan sonra büyüdü, 18'e daha çok oldu. Onların yağışları da anomali oldu. Yıldan Avrupa'ya o kadar büyük kasırgalar geldi, rüzgarlar geldi. Bu klimatlar durmadan birbirlerini senkronit eder. 22. yılda görüyoruz hani onlar yarım planetayı kapattı. Bu vakit Yunanistan'dan hem de İsrail'den Elpis rüzgarı o kadar büyük rekorlar getirdi. Kar yağışı. Bunların dağlarında büyük 2 metreye kadar kar yağdı. Yerusalim'de de 20 santime kadar kar yağdı. 6 Fevral 23. yılda İsrail insanları
Pek büyük yer depremi yer altından duydular, hangisi oldu? Türkiye'de hem Suriye'de. O günü İsrail'de büyük yağışlar hem de rüzgarlar oldu. Geldi Storm Barbara. Görüşlere göre dediler hani rüzgar insanları yerden kaldırırdı. Her yerini yok ederdi. Arabaları, elektrikleri. Pek kışın geldi, April'de pek büyük şiddetli yağışlar yok etti bütün varlığı, bereketin. Onun zararı oldu 35 milyon dolar. Onun pek bildiğimiz İsrail bir tarlacı söyledi hani yok olur bütün bereket tarlalarda. Bunun zararı kataklizmaların yüzünden geçen kışın 44 bin milyon doların üstüne gelir. Bu da 60% 19. 20. yıldan bereket. Her bir yılda tarlalarda pek kötü durum olur. Her bir yıl. Klimat krizisi durmadan bütün dünyada yok eder yemeli. Pek büyük sıcaklık hem de yangınlar. Daha birkaç yıl İsrail'in klimatı normaldi. Şimdi biz görüyoruz ne kadar büyük sıcaklık hem de anormal soğuklar birden gelir. Bakalım Mart ayında bu yıl pek büyük sıcaklık geldi. Hangisi birden bir gün içinde değişti. Soğuk hem de nemli havaya. İsrail'de iki hızına büyüdü bu durum. Bu demek olur hani varınca onlar daha da şiddetli olsun. 21 yılında yazın pek sıcaktı. Bütün historiadan en sıcak yılıydı. 22. yılda biraz daha ıslah değildi. Bunun dinamikasına meteorologlar İsrail'de derler hani 15 yılın içinde o kadar büyük bu periyot sıcaklıkları oldu hani insanlar da bizim ülkede değişti. Hanuki'de insanlar giymer sıcak ruba ama plaja gider. 22. yılda Dekabr'da pek büyük sıcaklık fikse ettiler. Ben Gurion havaalanında 18 Dekabr'da pek büyük sıcaklık vardı. 26 derece. Her yılın içinde büyüyer büyük sıcaklık. Bu ekonomiye de zarar verir. Problema verir transporda. Pek büyük zararlar verir tarlalara, bereketlere hem de onların fiyatlarını büyütür. Sıcaklık insanların da sağlığına dokunuyor. Biz görürsek İsrail'de pek büyük sıcaktan 45 kişi ölmüş. Aklınıza getirin 10 yıl geri nasıl situasyon vardı, 5 yıl geri ve şimdi nasıl olur? Uzaltın bu progreside anlayacağınız nasıl belalar gelecek bizim başımıza yakında. Bilim adamları İsrail'de büyük kötülük varınca gelsin değil sadece sıcaklık ama nemlik de bu koşullar bütün bizim yaşamamıza zarar verebilir. 40 gradus ısındığından 60% nemliğe varınca getirsin de insanlar yetmeyecek 6 saat. Bu ekstrem sıcağı büyüdükten sonra da yağışlar da yok olduktan sonra varınca açsın büyük yangınlar. Görüyorsunuz hani которые зачастую становятся причиной возгорания. Pek büyük Ураганный ветер способствует молниеносному распространению огня. Yangınlar olur, zerrecim büyük rüzgarlar olur. 1980 yılda büyüdü yangınlar bütün yılda. 2,5 kerede onlar büyüdüler. Büyük ekstremal durumlarda da 3 kerede büyüdüler. Klimat bize ilerliyor. Kataklizmalar daha da hızlı olur. Profesör Colin Price Klimat İnisiyativası Tel Aviv'de üniversitesinde dedi hani biz birkaç yılın içinde bunu beklerdik ama bunlar şimdi hepsici olur da daha hızlı olur hem kötü olur. Bu kataklizmalar bugünkü seviyelere göre olur daha şiddetli olacak, daha da büyük hem de daha yıkıcı. Bizim kasabaları, evlerimizi, biznelerimizi, ülkelerimizi yok edecek. Bu klimat katastrofaları bizi de yok edecek. Ne için bu böyle olur hem de ne için bu başlıyor? Siz işiteceğiniz biraz ileride.
Şimdi biz gördük nasıl klimat kötülükleri yok eder bizim dünyamızı hem de ülkemizi içten. Biz lazım anlayalım hani bu şimdi daha sadece başlangıç. Bu sadece gösterir ki onu nasıl bizim başımıza varınca gelsin. Hem de bu maçtapların katastrofalarına değişiklik katastrofaları klimatın lazım kaçınma. Bizim komşular yakında Türkiye Suriye pek kötü bir yer depreminden karşı karşıya geldi. Biz İsrailliler pek acı çektik hem de pek canımız acıdı bu insanlara. Ne kadar dağlık yer hem de ne kadar gölü kaldı. Bu tragediya bizim içimizde pek büyük bir leke bıraktı. O moment ne zaman yıl planlarda bizi insanları toplar. Bizim yüzümüz, bizim hazırlık yardım etme birbirimize. Bu tragediya bizi hepsimizi koydu. Öyle bir duruma lazım düşünelim. Nasıl olacak bizimle? Hem de nasıl kötülükler bekler bizi. Halizden hiçbir şey yokunca biz karşı karşıya gelelim. Nasıl o insanlar yaşadı. Hiç yokunca düşünelim bunu. Yer depreminden o insanlar hani kaldı yaşamakta. Çıktı o yıkıntıların içinden. Pek çok kişiler kaybetti. Hem de pek çok yakınlarını kaybetti. Şimdi isteriz size bir dokumental film gösterme bu kötü olayların Türkiye'de hem de Suriye'de angıları kendileri insanlar anladılar. Nasıl onlar yaşadılar. Bu film toplandı volontörlerin yaratıcı toplum projektinde. De onu gösterdiler halklar arası forumda global krizisi bir çıkış yolu var. Hangisi çevrildi 180 dile bütün dünyada. ...6 Şubat Türkiye'de hem de Suriye'de gece oldu pek büyük bir yer depremi 7.8 noktalar. Gündüz o tekrarlandı 7.5 büyüklüğünden. Biz şimdi Türkiye'deyiz. Biz hepsi yaşardı normal yaşamakla. Planlarını kurardı, uşaklarını şkola yollandırardı. Hiç kimse bir şey düşünmerdi. 2 minutun içinde hepsi bitti. Hepsi bir gecede oldu. Ben uyandırdım kendi ailemi. Açan bir sindik başladı düşme beton. Ben açtım pencereyi söyledim her yerde duman. Sandım hani hepsi biz öldük biz hiçbir şey görmüyoruz. Her yerde duman hepsi camlar yok olur. Bizim önümüzde düşerdi evler. O kadar büyük tozluk vardı. Sanki bomba düşmüş bir yerde. Öyle büyük bir leke insanlarda kaldı. Bunu yoktu önce sesleme rahat. Bunu psikik olarak zor işitme. Ama onlar bunu yaşadı. Hepsi evler yok oldu. Her yerde sanki cendendeyiz. İnsanlar yarısı dışarıda yarısı içinde. Yokunca yardım etsine kendi uşaklarına, analarına, babalarına bağırardılar, yardıma çağırardılar. Bir adam yaşardı 5. katta bize anlattı hani çıktım der balkona 1 minutun içinde ben yerde oldum. Apartman yere düştü, yerle bir oldu. Bir karı hem de bir adam oradaydı. Bir de karı yatardı yerde de pek ağlardı. Verin benim uşağımı. Orada vardı bir uşak şahs. O beton üstünde yatardı. Ben onu kaldırdım ama o yaşamardı. Ben ses işittim pek çok insan sesi. O kadar bağırardılar. O balkonlar toplandılar birbirinin üstüne. Ben Semsüleyman'la onlar o kadar kötü toplanardılar. Uşaklar da içindeydiler. Onlar o yıkıntıların içinde kaldılar. Hatay bir anda yok oldu. Yoktu. Biz aradık hepsine 2 gün birilerini aradık. Kimse yoktu. Ve hiçbir yerde görmedim. Bütün yaşamamda böyle yer depremi.
Kiminle dalay etmedik, hepsi söyledi. Hani hepsinde birisi kayboldu. Bir adam dedi hani 200 kişi telefonundan silmiş, zerrecem onlar ölmüş. 180 bin YEV yok oldu. Şimdi sayıya vuralım. 20 bin YEV diyelim, onlar 5 katlı. Bizde olur 375 daire. Hep her yerde insan, ama Türkiye'lerin insanların aileleri büyüktür. Yıl günlerde depremden sonra işittiler de pek çok ses. İşittik insanları, nice bunlar bağırardılar yıkıntıların altında. Gün günden o bağırışlar daha azalardı. Bütün internet gösterirdi, nice vardı bir haber, nice bir baba kendi uşağının elini tutardı, kışkışacağız. Ondan sonra bir reportaj aldılar da o anlattı, hani ben duyardım ki onun elcezi suardı. Demek ki babası duyardı, nice babası kızı ölerdi. Düşünün, karı çıkma savaşardı, onun her yerden düşerdi yıkıntılar. Savaştım çıkma arabayla, uşaklarla, ama yollar kapalıydı. Her yerden bir şey düşerdi. Biz hiç ona bakmardık, o kadar isterdim uşaklarımı alma da kaçma buradan, kurtarma uşaklarımı. Ve böyle historia pek çok var. Onlar hiç az değil. Benim 3 uşağım hem de karım yatarlar bu evin altında. 3. gün yer depremin. Benim uşaklarım yüler soğuktan. Hiç kimsecik işitmiyor bize. Kimse gelmiyor bize yardıma. Biz gelirler derler hani geleceğiz, bir şey yapacağız. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar foto çekerler de giderler buradan. Açan geldiler kurtarıcılar, hangi yardım verirler. Yok, kimsecik gelmedi. 5. gün bize kimse yardım etmedi. Pek çok insanlar sosyal bağlantılarla kendilerine çektiler mini videolar. Ama sonra bu videolar ne işinse yok ettiler. İnsanlar istediler sadece anlatma, hani onlar yıkıntılar içinde. Ben yokunca size anladığım içten onlar ben şimdi duyuyorum. Ben evlerin altında, yıkıntıların altındayım. Var orada da 2, 3 ya da 4 aylar. İşitersiniz şimdi onlar bağırırlar. Bunlar bizim komşularımız. Varken imkan insanlar vardınca kullansınlar teknika potansiyellerini, bizim resurslarımızı. Erlicem biz isteseydik onlara yardım etme. Biz vardınca binlerce, 10 binlerce insan kurtaralım. Ama hiç kimse bunu yapmıyorlar. Ben istemiyorum kimseye acı verme. Pek çok insan yardım etti, geldiler, koştular, büyük yardım yaptılar. Onlar da pek soruları çok var. Birçok mekanika instrumentler var ama hiçbirisi de kullanmıyor. Biz insanları öldürmeden bizde hepsi var. Tank var, raketa var, teknolojiler var. Biz varınca nişancıyı bulalım 15 kilometre içinde. Ama yönümüzde, altımızda yatan insanı biz yokunca bulalım. Bu normal mi bir şey? Biz işlerdik Gaziantep'te. Orada başladık bütün komandayla işleme. Her bir yere bağırardık. Girerdik, işte seslerdik insanları. Giderdim insanların seslerine, yani onları kurtarma diye. Çıkardım bir insanı, ama insanı eline aldığından hemen başladım ağlama. Hepsi içine başladım bağırma. Ben buldum bir kişi, diri kişiyi, ben buldum diri kişiyi. Hepsi içine başladı bağırma da gelerdi yanımıza. Ama o adamın yeli bacağı acır, ona yokunca diyeme. Benim de kalbim dayanamıyor buna, ama biz onu bulduk. Biz çıkarırız bu betonların içinden yavaş yavaş o insanları. Sonra bakarız, daha birkaç kişi var. Pek büyük işler onlardı. Gelir akustika priborları, onları sesleme edene hepsi bağırırlar Türkçe. Var mı kim diri urun, bağırın, biz sizi sesleyeceğiz. Biz hepsimiz biz susardık, beklerdik insanlar başlasınlar, bir şeyler yapsınlar. Nyosusa ses versinler her yerden.
Açan bir şey işlerdik, o yoldan başlardık kazma. Öyle oldu, hani biz çıkardık bir sessiz hem de işitmeyen, etmeyen bir adamı. O hiç bilmerdi de hani biz istedik onlardan ses versinler. Biz her kere açan yatar uyuma lazım düşünelim var. Biz sabah uyancıyız mı? Bu sıradan situasyonlar, bu kötü situasyonlar sıradan değil. Bunu lazım düşünelim. Birisi söylerdi hani onlar kim kaldı yaşamakta, onlar pek çok görürler kim öldü. Bu halis stata ne için? Zerrecim kim öldü, onlar öldü. Ama diyelim seismolog Ahmet Ercan öyle dedi hani 180 bin kişi yıkıntıların altında kaldı. Beton altında kaldı. Onların her bir yeri kırık dökük falanmış. Allah, acılar içinde insanlar. Bu pek kötü hem de pek acı. Haftalarla onlar yardım bulmadılar. Var köyler hani hiç yardım gitmedi. 80 ülke geldi yardıma. Demek ki onlar da yetmedi. Bizimle İtsikita laf eder. Adıyaman Türkiye'den. Yer depremi bölgesinden. Selam. Söyleyin bize siz since geldiniz, ne yapabildiniz? Biz since geldik, yıldan gittik oraya nerede yıkıntılar var. Hani bu maçtabı görme hem de anlama. Önce varınca bize yardım edelim. Birkaç saatten sonra bizi kurtarmaya başladık. İnsanlar, uşakları, hamile karları. Biz savaştık, her yerden kurtarma ama pek çok yolu çıkardık. Biz anladık hani varınca onlara yardım edelim sadece bolnisalarda. Gittik bolnisalara da anladık hani onlar da bolnisalarda bütününe dağınık yer depreminden. Biz dedik hani hepsini kabul edeceğiz, hepsini kabul edeceğiz. Her bir yaralıyı, hepsini kurtarma savaşacağız. Yılk yardımı vereceğiz hepsine. Yok yer, yok yatak. Hepsi yataklar dışarılarda. Şimdi insanlar üşüyorlar. Ben savaşırım, reanimasiya yapma. Yeryüzünde savaşırım, onu yapma. Soğuk, küçücük uşaklara yardım etme. Lazım gelsin daha kötü yaralılar Suriye'den. Siz lazım anlarsınız ne kadar zor. Bu pek büyük kötülük değil. İsteriz söylemeyen lazım birkaç kişinin ampute edelim yerlerine. Kiminse düşmüş beton üstüne, içten organlar yırtılmış. Biz anlarız hani o ölecek. Her bir situasyada anlarız hani o ölecek. Morglarda o kadar çok ölü var. Nereye koyacağız? Ben yokunca size anladım. Pek zor durumda. İnsanlar, medikler hiç yetişemiyorlar buna. Ben işiterim insanlarınca bari arkanızda. Burada insanlar var hani geliyorlar da bu insanlardan alırlar hani öğrenirler hani anaları babaları yakınları ölmüş de onlar bağırırlar ağlarlar acılarından. Ben yokunca size anladığım nice görünür burası. Dünyaca bir cenk bu burası burada. Anlayın hani bizim elimizde teknolojiler iyi etmiyor. Medikler eğitmiyor, ilaçlar eğitmiyor. Siz 30 bin medik brigadası getirin, hep kadar yetmeyecek. Biz bir yerdeyiz. Ama var yerler hani hiç daha gidemedik de. Var bolnisalar angıları dağıttı. Hatay'da yok hiç bolnisada. İnsanlarla beraber yok oldu bu bolnisalar. Bu videoyu savaşırız çekmez size de anlatma. Biz anlarız hani bir günde, 2 günde bitmeyecek, bir ayda da bitmeyecek bu. Siz lazım anlarsınız hani yüzlerce bin insan dışarılarda. Onların yok ne sıcak adyalar, ne yemeleri, ne içmeleri. Onlar sıradan bir perdeyi sanki örtü gibi kullanırlar.
Bu pek kötü. Bu iki tragediya gibi duyulur. İnsanlar angıları kaldı. Yaşamakta onlar sonradan da ölürler. Zerrecim yoktu kim onları korusun. Anladın? O vakıda nice siz insanları kurtarardınız. İnsanlar bağırırlar, onlar görürler bizi de başlarına yalvarma, görüyorlar nice gelir sular, yiyecekler, onlar başlarına yalvarma bize. Yok burada kurtarıcı komandalar. Onlar var ama onlar pek az. Ben size söylerim size binlerce yok olmuş büyük evler, angların altında bir sürü insan. İsterim söyleme hani insanlar yıkıntıların içinde daha yaşar da bu büyük bir güzellik. 2-3 gün içinde yatırlar bu yıkıntıların içinde. Her bir kurtarma varınca sürsün 10-15 minut pek zor olur. Kimisi zor çıkarma 4-5 saatin içinde de çıkarırız. Ama onlar yaşarlar pek zor durumda kalırız hepsimiz. Bilmirsince onları kurtarmanca onları ilaçlama. Bir içeride 5 kişi biz gireriz çıkarız hepsini savaşırız yaparlar snimak çekerler onları biz bilmeriz nasıl onların yapma insan yetmemedik yetmiyor. Küçücük uşaklar anglarını elinde tutarım da gezerim onlarla bolunsa içinde. Sadece yataktan yatağa gezerim. Tinaşbe varınca onlara yapayım böyle koşulların içinde. Bir düşünün. Büyük bir katastrofa angı varınca olsun bizimle. Da bu sadece başlangıç. Yarım saat elektrikler giderler de biz kalırız. Sessiz. İçik ben size seslerimde sorarım. Nice varınca bunları kaçınma, nice siz yardım etmez savaşırsınız. Ben diyorum hani yardımcı komandalar savaşırlar ama İsrail'de her kere biz geliriz yardıma. Buradaysa pek çok insan var olduğu için yardımcılar da yetmiyor. Düşünün Yerusalim, Allah korusun Yerusalim yok olsun. Yerusalim'i katlayan bu birkaç insanın üst üste. Böyle bir büyük situasyon, o kadar büyük bir katastrofa situasyası. Ben onu size hiç anlatamam. Çarpa çarpa insanlar ölüyor. Şimdi geçerdik bir evin yanından da 200 kişi onlar birkaç gün yıkıntıların altında ağlarlar, bağırırlar. Onlara lazımdı 2 hafta hani onlar zararı görsünler. İnsanlar da yıkıntıların içinden halklar arası organizasyonların onu beklerler. Onlar da gelirler ama biz biliriz ne onlar istiyor. Pek çok kasaba yer altında kaldı. Düşünün. Hiçbir infrastruktura yok. Klinikler işlemiyor, poliklinikalar işlemiyor, polisiye yok, kanunlar yok. Her yerde maradyorlar, her yerde kötülük, su yok. Bizim için ekmek bulamadık. Bütün ekmek pişiren yerler kapalı. Biz savaştık yardım etme bir çifte. Sorduk niçin siz dışarıdaysınız size vermediler mi palatka, çadır? Yok dediler vermediler oğlum dediler. Hepsine verdiler ama bize vermediler. Biz bekleyiz. Var maradyorlar, var hırsızlar. Düşünsenize Malatya'da adam ölmüş da onun parmağından yüzüğü çıkarmışlar. Şimdi ben size söylerim kimse oturur da bunu televizyonda bakar. Sizin için siz sanırsınız YouTube'da bu bir resim. Senin gibi bir kinocuk bakarmış gibi. Ama bir düşünün bunlar halis insanlar. Sizin gibi insanlar. Sen için bakarsın da düşünürsün hani bunlar sadece kino. Bu insanlar bunları yaşar. Bu insanlar zor durumda kalır. Bu insanların canları, onların yaşamakları incesinin cebinin. Biz bıraktık onları, biz onlara yardım etmiyoruz. Çünkü biz yaşarız tüketici format içinde. Oturursa düşünürüz hani bu bizim başımıza gelmeyecek. İnsanlar ateşin önünde otururlar.
Maradyorlar lafkaları dağıtırlar. Koker her yer yürüye, birazcık rüzgar kalksın. Bunu ben hiç size anlatamıyorum. Bu o kadar kötü. Ama kıyamet günde daha da kötü olacak. Situasyon pek kötü. Ama biz kendimiz kabahatlıyız. Kabahatlıyız derecen tüketici formatta yaşarız da anlamıyoruz. Ne kadar bunu dil lazım bırakalım dünyamızda. Biz bırakıyoruz. Serber'in eline hepsi insanları. İnsanlar yok nasıl yapsınlar? Bizim için yok başka bir kurtarma. Biz lazım kendi rolümüzü yapalım. Bir insanlık gibi. Bir küçücük uşağı çıkardık. 128 saat sonra. Onu o kadar güzel o suratı. O hiç anlamıyor nasıl olur. O kadar çok insan güler. O kadar çok olay olur. İnsanlar hiç mi istemiyor uyanma da görme nasıl olur bizim bu dünyada. Bunlar dil lazım olsun. Siz anlarsınız ben birazcık duygulandım. Niçin insanlar ölür? Niçin onlar klimat değişikliğinden ölür? Zerrecen biz doğrulukları bilmiyoruz. Bilmiyoruz nasıl olur klimattan. Bilmiyoruz ne kadar katastrofa varınca başımıza gelsin de ne zaman biz işlerdik Darya'nın yaratıcı toplumdan. Yer depreminden sonra da hepsici videoya gibi bakarmışım. Bu faktlar, bu doğrular, bu karşılaşmalar, raporlar, angılarını gösterdi yaratıcı toplum. Hepsinin angısını biz teori içinde laf ettik, anlattık. Biz yaşadık bunları praktikada. Ve ben sanırım bütün dünya görecek bunu da nasıl biz gördük. Bu yer depreminden sonra Türkler kaybetti pek çok insan kendi insanları. Biz lazım yapalım hepsini hani bu hiç tekrarlanmasın. Bizim var öyle imkanımız. Biz varınca kurtaralım insanları. Ama bu sadece yaratıcı toplumun içinde. Her bir insan ayrıca insansa ayrıca anlarsa kendi yüzünü pak tutarsa varınca katılsın da olsun yaratıcı toplumun bir pay alışı. Bütün kendi imkanlarını maksimum kullansın da kurtarsın insanların yaşamasını. Serber daha yetişmedi bize. Ama anlama hani onun yeri her bir evin içine her bir sekund varınca düşsün. Bu filmi seyredikten sonra pek zor size söylemem nasıl benim içimde olur. Ben bir anav gibi içim acır, kalbim acır. Pek anlarım hani yüz binlerce kişi yok olmuş. Bu bir büyük katastrofada. Ne kadar orada küçük uşak yok olmuş. Bu acı angılarını insanlar yaşadı. Angıları yakınlarını kaybetti. Analarını, babalarını, kız kardeşlerini, uşaklarını. Nasıl onlar yaşadılar? Soğuktan, maradyorlardan, açlıktan, susuzluktan kurtarmak için kendinizi. Halizden bu soru böyle. Önce biz sivilizasyon gibi, toplum gibi varınca bırakalım 21. yüzyılda böyle işler olsun. Hiç mi tüketici format hepsinden yaptı bizimle hayvan mı? İstersen ama inanma hani değil öyle. Allah'a şüküren var insanlar angıları varınca kurtarsın hem de güven versin. İlk kurtarıcılar Türkiye'ye gelen İsraillerdi. Çünkü insanların suratı hem de içi pek ister yardım etme. Türkiye'den gelen filmi siz işittiniz. Bir İsrail kurtarıcı anlattı. Klimat pek kötü, cenkten de daha kötü. Biz bu konferansı için istedik size gösterme. Hani ilk kurtarıcı angısı hemen gitti de yardım etti insanlara. Angısı işitti katastrofu bu İsrail insanıydı. Bestir sizi tanıştırma onunla. İtsakitak, İsrail komandir kurtarıcı kompanyası komandasında. Ben İtsakitak.
General müdür kampanya Oktasalar. Kampanya hangisi? Enerji sistemalarından hem de evlerin kuruluşundan 20 yıl yapıyorum. Ben bir volantör, Kurtarıcılar Sınırsız organizasyasından hangisi olur? Magen David parçasından. Ben pek aktif İsrail'de bu işi yapıyorum. Ben şimdi online rejimdeyim. Siz varınca beni seyredersiniz 24 saat. Hepsici olur ve yaşarım ondan her gün. Kimerse insanlar seyreder beni de der. Sen bunu yapıyorsun. Ben hepsini varınca işi diyeyim de öte doğru sizinden dolayı diyeyim işimde yapayım. Affedersiniz varınca diyeyim. Şimdi ben lazım gideyim. Benim için bu sıradan yaşamamız nerede ben 24 saat 7 günde varınca sizinle beraber olalım. Telefonunuzu açtığım zaman benim bir sürü mesajım var. Görüyorum. İtsik, günaydın, Turция. Ben hemen anlamadım ne şunlar isterler. Yollandırın sizin pasportunuzu. Sizde şimdi reis, şimdi oldu katastrofa. Gelin. Hiç kimsecik yokunca anladım. Kimsecik bir şeycik bilmiyor. Nereye gideriz, ne için gideriz? Bütün askerler toplandı. Biz bir komanda olarak toplandık. 6 Fevral günü biz geldik Türkiye'ye. Bilmiyorduk önce oraya gitme. İşittik yani Evreyleri bilmiyor Türkiye'ler. Başlar çıkma bir sürü haber. Onlar söylerler, Türkiye'ler söylerler hani istemirler İsrail'leri. Bu pek korkunç İsrailler için. Bu kötü bir haber, fake haberi. Biz şüphe içindeyiz. Gitmeye mi gitmemeye mi? Zaka İsrail Birlik Organizasyası hangisi yardım eder. Düşünürler gitmem. İtsik biz gitmeyiz. Böyle söyler ofisal organizasyaları. Ben müdürlerle ederim. 2 minutla ettik. İtsik biz geldik teoti kararani hiç kimsene bakmıyoruz. Bu olacak büyük haos. Sen lazım gelersin de bunları kurtararsın. Hiç sormayın da nice. Ama biz gideriz orayı. Biz orayı vardığında bizi karşılarlar. Bana sordular kimsin sen? Ben dedim hani kimim ben? Biz Fransa organizasyasında. Ben halklar arası volontörüm. De hiç kimse bana bir şey yok ne söylesin. Elcem ben gidersem bir İsrail olarak biz istemiyoruz İsrail. Zerrecem fake haberler vardı. Ben o kim söyleden ben gideceğim kendi formamda. İvrit'te büyük bir simbolik kılan Magen David Adom. Halklar arası organizasyası Kurtarma Службасы. Büyük simvollan İsrail'in devletinden. Gelirim Türkiye'den karıp gelir de söyler bana naşsa. Ben de ona Arapça anladım. Bu dili de bilirim. Nereye gidersiniz? Kimsiniz siz? Biz geldik İsrail'den derim ona. İnce var söylerim. O da bana der. Nereye siz gidersiniz? Şimdi ben bilmiyorum nereye. Ama o bana der. Bu ne demek olur? Niçin siz bilmiyorsunuz? Peki gelin bizimle verin sizin pasportlarınızı. Ben pek anlardım hani o bizim yollandıracak İsrail'e zirrecim. Bu da yarı Türkçe, yarı Arapça, bir İngilizce. Hepsi birbirimizi pek anlamardık. Ben dedim dostumuza bu bizi geri ülkemize yollandıracak. Burada bu karı der. Sizde buradan var bir reis. Buradan gideceğiniz da İdiyamine kadar. Hiç bize bir şey sormayın ben bilmiyorum nasıl. Bir polisiyalarla beraber bizi insanları çıkarırlar da bizi koyarlar, otururlar uçağa. Da biz gittik Adiyamine polisiyalarla birlikte. İlkten biz 4 kişiydik. Ben, doktor, felçer hem de birkaç medik insanları. Bizi daha 3 kişi beklerdi orada. Biz başladık daha insanlar toplama angları bizi bilerdi. Siz anlarsınız yani o kadar çok insan vardı dışarıda. Ben tutmam aklımda ne kadar onlar çoktu. Biz işi dersi
bağırış, biz işideriz, zor sirenalar işideriz. Savaşırsın, bunu düşünmeme, zerrecim bu stres verir de varınca problem olsun. Biz dedik kendimize, biz varınca yapalım. Hadi gidelim oraya, hadi gidelim bu yere, nereye hepsi gelir. Ne kadar biz düşünmeriz, ne kadar görünmeriz. Bir haftanın içinde bu katastrofaya kadar İsrail'de biz öğrendik. Ama büyük bir bu öğrenişler lazımdı İsrail'de olsunlar ama orada hiçbir böyle katastrofalar olmadı. Öğrenişler verirlerdi sadece kurtarma operasyonlar için belli yerlerde. Bu üretim bitki sekunda yok gösterdi. Yani bu bizi öğretti pek çok işlere. De hepsi üretişler hangisinde ben vardım. Hiçbir de halis duruma seni hazırlamayın. Zira bu pek büyük bir fark. Sadece o zaman sen anlarsın hani ne kadar serios olmuş bu iş. Bir düşünün, en büyük bir kasaba. Hangisini siz bilirsiniz? Onu çarpın 2'ye, 3'e, 4'e. Nice siz varınca bunu yaparsınız. Sizin şansınız yok. Birkaç hafta sonra sadece varınca sonuca gelirsiniz. Yıl hafta, yıl günler. Açan bu pek kritik durumda. Siz varınca bir şey yokunca yapar mısınız? Sadece varınca sorarsınız. Ben varınca yapınca ben varınca yardım edeyim. Hiçbir teknolojiye, hiçbirisi yardım etmiyor. Katastrofa hangi olur Miami'de, ben oradaydım da. O evlengisi yok oldu. Askerler teknikle geldi de gösterdi nice imitasyoncu insanlar görünce ev düşüyor. Sonra dediler hani insanlar olacak 2 metreden bu noktadan. Ne kadar onların vakıda kaldı? Bir hafta. Bir ev bir hafta. Siz varınca 10.000 varınca mı siz bu teknoloji 10.000 eve kullanarsınız? Yok ince. O zaman düşünün. Nasıl varınca ben yapayım, eleceğim teknolojiye yardım etmeyi. Nasıl ben bilirim. Türkiye'de nasıl oldu? Kimse dildi hazır buna. Zerrecim bu o kadar oldu. Bu gece oldu. Açan insanlar uyardı. Hiçbir şey yokunca yaparsınız. Medisinada yok bunun politikası. Ben gittim zerrecim. Benim için hiç politika önemli değil. Ben geldim sadece yardım etme. De vermedi onun nasıl ben varınca vereyim. Ben getirdim pek çok iş nasıl bolniцы stabilizировать çıktı. Biz bitirdik onunla nasıl varınca yapalım. Büyük sağ ol dediler. İlk 24 saatin içinde büyük kaos vardı. Geldi bir karı da sordu bana. Sizde var mı pampersler? Hiç bilmiyorum nereden sen bana geldin. Ama bende vardı bu pampersler, ben verdim insan. Hiç bilmiyorum nereden geldi. Al dedim. Verdim ona bir paket pampers. Sonra bir çıkarır bana para verir bunun için. Ben anlamadım ne parası, nasıl ben yapayım senin paranla. Yok para. Para dillam olsun. Onların hiç önemi yok. Şekel bu bir yerlicen kimse getirirdi bana para, ben hep gene almayacağım. İnsanlar yalvarı getirin bana biraz yemeğe. Benim çok bir şeyim yok. Ne var hepsini vereceğim. Bir insan dedi hani o pek hastaymış, krona hastası. Ben dedim nasıl ben varınca sana getireyim. Ben sana yok nasıl vereyim. Birkaç gün sonra geldi provizyalar. İnsanlar hiç çıkaramadı bunu. Gelerdiler. Onlar bolnice gelerdi diri ama onları götürerdiler artık ölü. Bizler sağ ol söyleme Sayın İtsika İtaka. O kadar açık hem de güzel anlatışına. Biz pek isterdik yani bugünkü günde hepsi insanlar olsun böyle büyük kalple. Yıldan onlar kaçtılar da yardım etmeye savaştılar insanlara Türkiye'de. Da o yalnız değil. Bu kahramanlar var pek çok bizim ülkede.
Bu historia pek zor sesledik ama biz lazım anlayalım nasıl olur halizden. Buna bakarsak bizim kurtarıcılarına adına biz öğrendik doğruları. Ve biz anladık hani doğruların içinde biz değiliz hazır bu kataklizmalara nasıl olur. Hiç söylemiyorum onu nasıl bizi tabiikler. Tenerede bir kurtarıcı anladır. Medikler anları ağlar açan onlar kurtaramıyor. Hepsi pek zor durumda. Onlar aç, onlar kötü durumda. Teknikada yok. Ve bu da doğruluk. Hani yok ne resurs, ne teknika, ne hiçbir şey. Kurtarma insanın yaşamasını, bizim yaşamamızı. Bizim toplumumuz hiç hazır değil bu kataklizma masraflarına. Bu katastrofan gücü sadece büyümeye başladı. Neyi biz o zaman laf ederiz? Bilirsiniz mi? Nasıl beni zor durumda bırakıyor. Yani 2 minutun içinde bu yer depreminin içinde pek çok kişi, binlerce kişi öldü. Birçok bu ülkenin içinde pek çok ev öldü. Varınca bizim de ülkede hep öyle olsun. Artık şimdi internette varınca görme hani bizim ülke hiç hazır değil bu klimat katastrofalarına. Bizim ülkemiz hiç hazır değil böyle depremlere. Ama sosyal medyalar hiç anlatmıyor bize ne kadar doğruluklar bu katastrofaların adına. Ama sebebini bilersek geleceğimizi de varınca değiştirelim. Bunu biz bugün size anlatacağız. Bunların sebeplerini, klimatın değişikliklerini. Anlayalım onun sebebini bu klimat katastrofalarını. Bizim ülkemizde hep olmuyor mu? Biz şimdi sizinle gördük ne kadar pek kötü getirir bize klimat katastrofası. Bu onlarca, yüzlerce bin kader. Bu pek çok ölüm. Biz işitmiyoruz hani insanlar gelsin de doğrulukları anlatsınlar, klimada söylesinler. Biz lazım bilelim doğruları, klimat kötülüklerini bütün planetada. Hem de bu kötülüklerin ince varınca durgulalım da ne kadar biz yaşamak varınca kurtaralım. Büyük bilim adamları hangisi varınca bize anlatsınlar. Bilim adamları, kahramanlar var bizde. Bizim için pek büyük onur. Hani bizimle beraber pek güzel bilim adamlarından kimin seçeneği hem de yapışları pek büyük bir gurur bütün dünyaya. Kimin lafları hem de bilimleri büyük bir kurtarma verir bütün dünyaya. Büyük onurla isteriz size tanıtma Elizaveta Kromova. Kromova geolog, fizik. Onun büyük bir magistra geologiyası Moskova Üniversitesi'nde. Elizaveta baş analitika haberleme kuruluşunu, yaratıcı toplumun, volontörlerin klimat adına konuşan bilim adamı. Bütün katastrofaları monitör eden bütün dünyada analiz eden seismik hem vulkanik aktivitelerini hem de kompleks bilimleri, değişiklikleri, geodinamika hem fizika bütün dünyada. Bugünkü günde Sayın Kromova anlatıcı klimat raporunu hangisi gösterir bize nasıl olur haliz bütün dünyada. Biz hep ilacada öğreneceğiz ince klimat katastrofaları İsrail'e varınca kötülük yapsınlar hem de insanlara yakında. Hepsine selam söylerim. Konferansiyanın paylaşımcıları. Hepsine isterim sağ ol söyleme. Hani siz beni kabul ettiniz. Pek büyük bir onur. Yani bu raporu size anlatma imkanım var. Yaratıcı toplumun adına. Burada sadece bilim adamları değil ama ekspertler hem araştırmacılar her bir ülkeden anılar ister bütün topluma informasyayı anlatma doğrudan bütün dünyada.
Şimdi siz göreceğiniz kısa klimat dokladın adına global krizisi bizim kurtarıcımız birleşmekte forumda hangisi 150 dile çevrilir. Elcem siz isterseniz daha açık informasyon öğrenmeye bu raporundan siz varınca bakarsınız forumu. Bu Halklar Disiplinası'nın dokladın kuruluşu 1996 yıldan yüzlerce bilim insanların, binlerce volontörlerin proje yaratıcı toplumun adına açıldı. Bu araştırmalar halklar arası disiplin araştırmasını, klimat değişikliklerinin sebeplerini, geodinamik katastroflarını anlatacak büyük. Şimdi biz sizinle paylaşacağız bu bilim adamlarının kararlarını. Nice İsrail için, hep öyle de bütün dünya için. Bugün siz işçiniz nasıl karar aldı klimat kolapstan sonra bütün yaratıcı toplum. Biz şimdi gördük ne kadar yıkıcı bir durum tragedyadan sonra Türkiye'de Suriye'de oldu. Bu lazım bize getirsin aklımıza hani yer depremi varınca büyüsün günden. Bu katastrofalar olacak daha da büyük yarınki günlerde. Forumda global krizisi 12 Kasım 22. yılda açıldı. Matematik modeli hangisi gösterir? Büyük kataklizmaların sayılarını hem de yer depremleri. Bu tragedi olmadan Türkiye'de hem de Suriye'de belli de aynı onların yer depremleri durmadan büyüyecek hem de şiddetli olacak. Biz anlarız hani matematik modeli bizim doğrulandı. Hem de bizim hem büyük oluşum bu konferansiyada durgutma bu katastrofaları Angları Suriye'de hem Türkiye'de oldu. Da kurtarma insanların yaşamalarını. Hani yetiştirme bu amaçları Angları değiştirme vektorları biz bütün tüketici formatın değiştirme yaratıcı toplamına. Büyünce onu varınca yapalım. Sizinle layıkçıyız. Biz lazım onları öğrenelim bütün sebeplerini. Şimdi siz işçiniz unikal, ekskluzif bir haber. Hangisini biz size yıldan anlatacağız. Ne anomaliyası başladı olma İsraillerde hem de yakın güneyde. Anglarını görme istemiyorlar. Danyos onun korkunç kötülükleri var. İnsanlara zarar verebilir hem de bütün dünyaya. Bizi pek düşündürüyor ki o fakt hani İsrail'de bitki 10 yılların içinde büyür. Ölü denizde büyük varonkalar. Biz görüyoruz hani bu karşı gelir onların sebepleri onda hani pek yanlış kuruluşu olur. Ama biz görüyoruz hani onun sebebi bambaşka. Bakalım bu oluşumun büyümesine. Dr. Gideon Bayer, geolog İsmekler'den İsrail'de anladığın 90'cı yıllarda Ölü Deniz'in içinde onlarca varonka çıkar, rüzgar varonkası. Şimdi onlar durmadan büyür sayıları. O kadar büyük onlar hani 2 katlı eve kadar ulaşır. Eskiden termin varonka biz sanardık hani o sadece Ölü Deniz'de varınca olsun. Ama şimdi biz görüyoruz hani onlar merkezlerde de varınca olsun, kasabalarda da. 50 yıl gerek yoktu böyle varonkalar. Şimdi İsrail'de biz görüyoruz ne kadar büyüme onların sayısı büyür. 8.000 uçuşlar olur. Bakın bu grafiklere de görün ne kadar onun büyük oluşu olmuş. Şimdi siz anlayacağınız ne için bizi o kadar bu fakt duygulandırdı. Bitki 10 yıllar içinde pek çok regionda bütün dünyada olur bu uçuşlar hem varonkalar. Bu varonkalarda pek çoktan başladı olmak Türkiye'de de. Bitkiye bu yer depremi olmadan hem büyük de yeni uçuşlar Türkiye'de 21. yılda oldu. Bir yıldan önce bu yer depremi olmadan. Niçin 21. yılda oldu?
Biz görürüz bu haber pek kötü hepsi insanlar için kim yakınlarda yaşar hem de İsrail içinde. Matematik modeli anlattı, gösterdi forumda. Global krizisi bizim kurtuluşumuz birleşmekte gösterdi. Hep öylece de bu varonkaların sayısı İsrail'de, bütün dünyada eksponentlerde büyüyer onların yer depremi sayısı. Da bu değil sadece sıradan. Bakın bu iki grafiğe. Pek dikkatli görün ne kadar hızlı büyür bu varonkaların sayısı. 1995 yıldan sonra fikse edildi. Bu pek önemli bir data. Onu biz bir kere alay etmeyeceğiz büyün. Bakın 1995 yılda hep öyle büyüdü yer depremin sayısı. Okyanusun dibinde, litosfer plitaların sınırlarında hem de okyanusun dağların altında. Hep öyle 1995 yılda başladı. Durmadan büyüme yer içi depremleri. Bu pek büyük bir enteresan yer depremi. O başlar büyüme Mantya'nın içinde 300-700 kilometre dipte. Açan sıradan yer depremi olur 5 kilometre 80 kilometre derinlikinde. Açan derin yer depremleri bulundu ilk kere araştırmacılar pek soru içinde kaldı. Biz görüyoruz yokunca Mantya kırılsın zerrecim o bir plastik gibi. 1995 yıldan sonra yer depremi büyümeye başladı. 500 kilometreye kadar dipten gelme. Bu bu ancak verilere göre bu derin depremlerin sayısı 28 yılda 5 kat arttı. Peki endişe verici bir gözlem görüyoruz. 21. yılda derin odaklı depremler çoğunu Orta Doğu'da altında meydanda geldi. Bu verilere göre 3 April 23. yıldan sonra oldu 90 deprem 700 kilometre derinlikte. Açan birisi öbürlerde 70 tane oldu. Bizim bildiğimize göre bu derin odaklı depremler 21. yıldan sonra katalizatör olarak sırayla oldu. 6 Fevral 23. yılda Türkiye'de hem Suriye'de yer depremleri. Suriye yer depremi getirdi ona 21. yılında. Anatolia plitası başladı dağılma da o iş için Türkiye'de açıldı. 2000 varonkanın daha fazlası oldu. Şimdi bu tür varonkalar hem de çökentiler Türkiye'de değil sadece Orta Doğu bölgesinde büyüdü de pek zorluk verir. Ne için bu? Biraz sonra anlatacağız niçin bu derin odaklı depremler oldu. Bunun da sebebi katastrofalar durmadan gelir. Öbürler için de soracağım sizinle anlatacağız. Var insanlar sayırlar aktivitenin kaydedilmesi seismik senkronları sayısında ilgili düşünürler. Elizaveta varınca siz bize söylersiniz. Halis bu fikse edilen büyüklük bütün dünyada anladılar. Yokunca biz seisma datçikleri size gösterelim bütün dünyada. Bakın grafiklere. Kara noktalar angları toplar hepsici çizgileri bütün dünyada onları gösterir. Bu gözlemi varınca görelim 1973. yıldan bu yana planetanın herhangi bir yerinde 4 ya da daha büyüklükte yer depremi varınca bulma dünyanın çapında. Daha bir önemli faktör. Seisma aktivitesi bütün dünyada okyanusun dibinde hem de 500 kilometre daha derinlikte seismik aktivitesi 1995. yıldan sonra başladı büyüme.
Bu veriler her yerlerden kaynaklardan farklı yerlerden aynı prosesi gösterir. 1995 yılda dünyadaki başka süreçler global değişiklikler gösterir. Örnek olarak 1995 yılda Kuzey Magnetik Kutbusu'nda kayması hızlanır. 3,5 katına kadar 15 kilometre yılda 55 kilometreye çıktı. Manyetik alanı planetanın çekirdeğini bir dinamika mekanizmasının tarafından yürütülür. Dünyada manyetik alanında değişiklikler çekirdeği değiştirir. Planetayı 1995 yılda birden değiştirir vektörünü. Bu değişiklikler gösterir. Hani grafikte varınca görebilirsiniz. 1995 yılına kadar görürsünüz, yıldan sonra siz görürsünüz hani o durmadan değişir. Bu demek olur hani bütün sisteme değişiklik yaşar. 1995 yıldan beri döngü planetanın durmadan hızlanır. Bu hızlanma sıçrar. Onun benzeri yok. O pek hızlanır planeta. Her bir sıçramada da daha hızlı başlar dönme. Bakın grafiklere sarı çizgilerde. Bu azalan uzunluğu gösteriler trend çizgileri. Nasıl bu söyler? Bizim planetamız daha hızlı döndüğünü gösterir. Böylece 1995 yılda meydana varınca gelsin birkaç değişiklik. Dünya magnet alanındaki değişiklikler, planetanın hızlı dönmesi, dönme eksinin bir kayması, hem de İsrail'de olacak üzere dünya çapında depremlerin hem de kastik varonkaların sayısı artar. Sadece birkaç global süreçleri planetayı varınca değiştirsin. Manyetik alanları da değişir de bunların olur sebebi bütün dünyanın çekirdeğini değiştirme yerine anormal olarak gezegenin kaynaklanan çekirdek değişikliği görüyoruz. Çekirdek değiştirdiğine yerine varınca değiştirsin dünya döngüsünü de. 1995 yılda olduk pek korkunç değişiklikler. Nasıl dünyanın üzerine çekirdek sebep verdi. Наша планета также сталкивалась с аналогичными катастрофическими изменениями, которые мы уже наблюдаем сегодня. Что происходит каждые 12 тысяч лет на нашей планете? Смотрите в следующем видео. 12.000 yıldan biraz daha uzun bir süre yönünde yıkıcı bir katastrofanın vakıdında gördüğümüz benzer değişiklikler oldu. Hangileri biz bizim zamanımızda görüyoruz. Bu olaylara allörök ısınması hem sonra da geç Trias buz tutulması denir. 12.800 yıl geri global sıcaklıklar sadece birkaç yıl içinde 15 gradusa kadar yükseldi. Birden buz parçaları çoğu yerde de dünyadan bir buzun periyoduna çıktı. Da sıradan aşırı sel hem katastrofalar, büyük deniz seviyesi yükselmesi yaşandı. Bu sırada Gulf Stream'de şimdi olduğu gibi durdu. Kansas Üniversitesi'nden bilim adamları yaklaşık 12.800 yıl geri bizim planetanın onda birini kaplayan dünyada dev bir yangın ortaya geldiğini söylüyorlar. Başka araştırmacılar da 12.000 yıl geri Sibiryan büyük yanardağın çıktığını olduğunu söylediler. Hem de şimdi söndürülemeyen daha da büyük ölçüde yangınlar var. Sputniklerin görüntülerinin analize göre bilim adamları 10-13 bin yıl geri bilinen en büyük kum tepelerinde Sahara çölünde hem bölgelerde oluşmuştu geç Trias.
sırasında rüzgarların büyük gücünün gösterdiğini bulmuşlar. Grenlandiya'da gelen buz çekirdeğin özleri hem Alaska'ya işlemelere göre bu vakitte rüzgarlarda kısa süresinde bir artış da belli edildi. Şimdi Trias'ın bitki zamanlarda olduğu gibi dünyada da hep öyle oluyor. Rüzgarların, büyük rüzgarların, tayfunların nasıl güçlendiğini, hepsi kasabalarını nasıl yerle bir ettiğini görüyoruz. 12.000 yıl geri döngü değişimi sırasında güçlü seismik aktivi vardı. Bu radyokarbon analizi belli oluşturan ya da sıra geç Trias döneminin paleogeografik rekonstrüksiyaları olduğunu söylendi. Hem o zamanda 12.000 yıldan daha uzun bir vakit geri tıpkı şimdiki olduğu gibi magnetik bölgesinde keskin bir yufkalama Göteborg gezisi olarak adlandırılan bir kütüp kayması yaşandı. Bu birden değişikliklerin sebebi çekirdekteki değişikliklerin sebebi olduğunu anormal magnetik aktivisi. Bu bilim adamların geç Trias'ın buzul çekirdeklerinin toz hem asit yağmurun izlerinden not alındı. Büyük ölçüde volkan patlamaları göründü. Kol mağarasında bulunan katlanma analizleri yaklaşık 13.000 yıl geri volkanik kısa sebep olan bir volkan patlamalarını hem dünya büyüğünde buzullaşmasını gösteriyor. Trias bitkilerinde bir ısınmadan sonra hep öyle temperaturada keskin bir soğuma oldu. Bu olay megafaunanın büyük bir yok olmasına yol açtı. Sibirya'nın soğuk yamaçlarında buzla binlerce donmuş mamont hem başka hayvanlar bulundu. Kramanyonlar ölmelerine sebebi olduğu hem insan nüfuslarının keskin bir düşüş oluştuğunu gösterildi. Hepsi bu korkunç olaylar sadece birkaç 10 yıl içinde oluşmuş. Aynı felaket olayları planetamızda sadece 12.000 yıl önce değil, daha önce de meydana geldi. Dataların yanlışlıkları dikkatine alındı. Bu döngü geolojik verilerin pek iyi izlendi. Bilim insanları arasındaki kıyametler için kitaplarında hem işlerinde birbirlerinden bağımsız olarak bu konu hakkında yazmışlardır. Vladimir Bubnenkov, Vitaliy Bushuyev, Alexander Baturin, Igor Kopylov, Nikolay Petrov, Douglas Vogt hem başka birçok bilim adamları yaklaşık 12.000 yıllık bir periyoda dünyadaki global felaketlerin döngüsünü anlamaya başladılar. Geologiya, paleontologiya hem arkeologiya bu döngünün geçmiş felaketlerini çok sayıda kanıtladılar. Bu felaketler olayların her biri sadece klimat durumundaki birden değişiklikleri değil. Hep o vakitte geodinamika yeniden yapılması da karakterize edilmiştir. Magnetik alanı zayıflaması hem değişmesi, yaygın korkunç volkan patlamaları, tektonik yeniden yapılma, atmosferik sıcaklıkta 10 ile 15 gradusluk değişimler hem dünya okyanusun seviyesinde 20 ile 50 metrelik değişiklikler de ardından büyük ölçüde buzuluşmalar. Her döngüye magnetik alanı bir değişiklik hem güçlü volkanik patlamalar eşlik ettiğinden bu durum sıkılım planetanın çekirdeğindeki değişikliklerle bir olduğunu açıkça görüyoruz. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Felaketler sıklının aktif aşamasına giriyoruz. Катаклизмов. Сделаем краткие выводы из видео. Aналиz geolojik данных Yapalım kısa bir sonuç. Analiz verilerin analizleri 100.000 yıllardan oluyor. 12.000 yıllık tıklında. Bu geolog verilerine göre bu döngü dünyanın manyetik alanını 8-10 kat daha çok büyür. Bugünkü günde magnet alanı pek zayıflar. Bundan sonra çekirdeğin 12.000 yıl, her bir 12.000 yıl aktivite volkanik anomalileri değişir. Bu dairenin boyutu patlamadan önce olur 24.000 yılın içinde. Da o dikkate getiren olanlar daha güçlenir. Kırmızı çizgiye gelir. Her 12.000 yıllık döngüde meydana gelen süpervolkan patlamaları planetanın neredeyse yaşının yok olmasına yol açar.
Arkeologların anlattığına göre hepsi Homo sapiensler türleri varınca patlamadan sonra yok öldü. İlk olarak her 12.000 yıldan klima değişikliği oluyor da planetanın sıcaklığı 10-15 gradusa yükselir. Bu periyotlar durmadan seller hem de afetler, katastrofaları yerine getirir. Şimdi biz görüyoruz dünyanın klimat katastrofaların kritik durumu. Hem dünyanın çekirdeği de kritik değişikliğini gösterir. Bitki vakitler 12.000 yıl geri bunlar bu oluşlar oldu. Belirlenen yöneten yaşını nedeniyle planetanın geodeyişikliklerin döngüsü felaketlerin izlerinde bu zamanlara kayıp. Ne kadar ileri gidersek bunlar durmadan büyüyecek. Da görüyoruz hani her 12.000 yılda bir meydana gelir bunlar. Biz anlarız hani 24.000 yıllık döngüsün örtülen bir sonraki 12.000 yıllık döngü içinde. Da biz görüyoruz hani bizim bekler pek kötü bir senaryo. Klimat değişikliği nedeniyle yönelik disiplinaların arasında bilim araştırmacıların aynı zamanda ekskatolojiya, ahır zamanları, kıyamet zamanları anladığı özel ayus metinleri bizim kolektifimiz anladığı hani Biblia'da var anlayış, Ezra anladığı. O söyler hani 12.000 yılın cikli her kere değişir. Bizim peygamber Ezra anladır bunu. Bu sözleri söyler. Görürüz hani bütün vakitler eskiye döner. De görürsen yarısı geçti. Sadece 2,5 bölüm kaldı. Böylelikle bizim evimizin düzeni halkın ayrımı, daha sonra da birçok kötülük görünüşü olacak. Sonra da daha kötü şeyler olacak. Onlar eklenecek dünyanın kötülük de gidecek bizden, bizim evimizden de gelecek bütün yalanlar. Burada Ezra söyler hani 12 bölümün ayrıldığı bir yüzyıla sahibiz. 9,5 yıllık çoktan geçti. Bundan sonra büyük kataklizmalar başımıza gelecek. Ezra yaşardı 500 yıl önce İsus Hristus'tan. 2,5 yıl önce yaşadı. Bu söyleyişler geldi ona aynı Biblia'da onlar kaldı. Biz onları varınca görelim, okuyalım. 12 bin yılın döngüsünün sonuna geliriz. Da bu bizim vakitimiz. Da bizi bekler pek kötü vakitler. Tradisyaya göre biz görüyoruz yani Judaizm'a göre cikıllar, kataklizmaları durmadan 12.000 yılın içinde değişir birbirimize. 12 sayısından bu cikıllar değişir. Eski Yahudi astronomiya hem de astrologiyaları kronologiyası 12 bu sayı simge olarak gösterir hani sayı olarak kabul edin. Bu 12 sayısı ayrılan bir sayı. Hep öylelikle pek bağlı Kosmos Organizasyası'ndan. Bu değişiklik ciklini anladır. Dahası da 12 sayısında Yahudi gelenekleri pek çok önemli hem de önemli yönünde buluruz. Hepsi Yahudilerin İsrail'in 12 dizi hayat ağacını, 12 kapı gökyüzündeki her bir historia kitabı da 12 bölüme değişir. Davud'un yıldızı da 12 kenarı vardır. Böylelikle 12 sayısı sanki her 12.000 yılın içinde bir tradisiyon olarak insanlara anladılar. Görürüz hani unutmamız için verilir bu sayı.
Bizim bütün geleceğimiz ona bağlı. Böylelikle 12.000 yıllık döngü planetayı düşüşü ya da insanlık için bir kurtuluş olabilir. Bu kurtuluş yaratıcı toplum olabilir ama bundan biraz sonra isteriz etme. Her dünya çapında hem İsrail'in büyük felaket noktasına dönerken gözlerimizi önünde doğruları başka bir kehanete dikkatimizi çekmek isteriz. İncil, bitki vakitlerin alametleri biri İsrail'in Yülü Deniz'de yaşam olacak. Ezike kitabında 87. bölümünde öyle söyler. Yülü Deniz görseldeki altında komşucu metini okur. Yül Deniz'in kenarlarında olduğu içme suyu. Nerede balıklar hem de yeşillikler büyür. Olacak çünkü bu sular oraya geldi da ırmak neredeyse akarsa oraya şifa bulacaktır söylenir. Bu demek olur hani bugünkü günde Yülü Deniz Kalizden de Yülü. Naşıda anladır Ezike'nin laflarına göre. Pek çoğu söyler hani bu artık oldu. Bu ıslah bir nokta. Elizabeth bize söyler misiniz? Nice varınca bunu anlatma naukanın bilim tarafından. Herlicem bilme bu suların sebebini, onlarda hiçbir şeycik ıslah yok. Şimdi anlatacağım ne için. Yeraltı su seviyesi değişimlerin nedeninden tatlı su aşınmaya başladı. Yülü Deniz'in kenarlarında. 2011 yılında Ben Gurion Üniversitesi'nden bir araştırma komandası Yülü Deniz'e gitti. Onlar böyle işler gördü. Pek büyük tatlı suyu akıntısını keşfettiler. Bu tatlı su kaynakları erozyası hem de varonkaları oluşturur. Ne için? Global sıcaklıkları artır. Ancak İsrail için korkma iştir lazım. Oradaki sıcaklıklar global olarak artır 2 katına. Çöller, toprakların üçte 2'si kaplar hem de bölgelerin yağış sayısı pek çok olur. Biz gördük hani yakında kuraklık 10 yılın içinde birlik olur. 2021 yılında en çok derin odaklı depremler olduğu meydana geldiği bölge. Bakın aşağıdaki kartaya. Şimdi biz ona koyacağız üstüne daha bir karta nerede depremler olur. Biz görüyoruz ne kadar onlar bir olmuş. Bu sıradan bir oluş değil. Onlar oldu trigger Türkiye'nin hem de Suriye'nin katastrofasına. Forumda global krizisi bir çıkış yolu var. Biz pek detaylı size anlattık. Ne kadar magma kavitasyon patlamalarında nasıl derin odaklı depremlerine nedeni olduğunu söyledik. Kavitasyon patlamaların sayısı arttı. Magma çekirdeğin ısınmasına göre daha yükseğe mantoyu çıkardı. Bunun nedeni de çekirdeğin dengesiz olduğunu hiç disbalans yapar. Dünyanın dönüşünü de hızlandırır. Merkezlerin kuvvetlerinin de artışını hem de magmayı merkezlerden üzerine doğru uzağa itirir. Magmanın yükselmesinin olur. Magma artan volkan aktivitelerini gösterir aşağıdan yukarı. 1995 yılda başka geodinamik anomalilerine ne olur? Atlantika hem de Grönlandiya'nın buzları yer. Yer kabuğu altında manta tüyleri bulunduğu bölgelerde aşağıda
yukarıya doğru pek hızlı yerime başlar. Ayrıca 1995 yıldan sonra derin sular anormal olarak ısınmaya başlar. Bu büyük sıcaklık anormal olarak çıkar. Hep ile o yılda da atmosferik hem de yükselmeye başlar. Bitki 10 yılların içinde bölgeler volkanik patlamaların sırasında daha hızlı derinden sıcak lava yukarı kalkmaya başlar. Magmanın kabuğun yüzeyinin nedenlerinden dünyaya durmadan yükselir. Yer altından büyük sular gelir ya da yangınlar. Magma yüksek yer kabuğunun üstüne çıkar da pek büyük sistemik aktivitelerine neden olur. Bu da su yok olur dünyanın içine aşağı doğru. Ne kadar da yağış olmazsa. Bu da demek olur hani bütün bunlar magmatik patlamasının süreçine bir sonucu olarak dünyanın içinde pek büyük enerjiye sağlar. Bütün bu değişiklikler de gösteriyor hani Türkiye'de de Suriye'de de hepsi magmanın ısınmasına yüzünden. Bu 12.000 yıllık döngünün ne için olur? Çekirdek mi etkiler? Bilimler 50 yıldır araştırıyor başka da planetaları. Artık güneş sisteminin bütün planetaların klimatın değişiklikliği olur. Geodinamika anomaliliklerin de artar. Meydana gelir pek çok felaketler. Biz geldik ki sonuca hani bu yeni bir tip dıştan kosmostan etki. Her bir güneş sistemasının planetasını etkiler. Forum Global Crisis bir çıkış yolu var. Araştırmasında biz gösterdik, anlattık hem sunduk. Forumda hepsi hipotezleri de dünyaya getirdik. Nasıl etkiler verir dünyanın çekirdeğine? Bitki yıllar, güneş sistemasının planetalarında nasıl prosesler olur hem de değişiklikler onların çekirdeğinde olur. İsteriz size bir video gösterme. 12 yıllık sıkıl sırasında Güneş sistemindeki tüm planetaların çekirdeklerine dış kosmos bir etkin ulaşır. Dünyada bu durum magmanın anormal ısınmasına hem yükselmesine yol açacak volkanik hem seismik aktiviteleri artmasına, yer kabuğunun anormal ısınmasına, buzların donmasına, toprakların altından yerimesine neden olur. Eğer dış kosmos etkini hepsi planetalara yayılarsa, şimdi varınca mı biz öbür planetalara iç sıcak hem tektonik aktivitelerde herhangi bir artış görelim? Yer araştırmasından gelen Sputnik verileri 2011-2015 yılların arasında Merkür'de tektonik bağlantılı 19 zararı değişiklikliğinin olduğunu gösterir. Planetanın çekirdeği iç aktivinden sorumluydu. Daha önce Merkür'ün çekirdeğin dürtülmediğini düşünüldü. Yeni tektonik değişiklikler ağırlıkta olarak Poyraz tarafından yarım kürede çoğalır. Dikkat çeken bilim insanların sayılarına göre Merkür'ün çekirdeğinin artık bir tarafa kaymış olmasıdır. Peki planetadaki tektonik aktivitesini çokluk eden ekstra enerjiyi şimdi nereden geliyor? Venüs. Son vakitlarda Venüs'teki volkanik aktivitelerde Dünya, Mars hem Jüpiter Sputniklerinde Io'da benzer bir artış olmuştu. Planetanın yüzeyinde 37 volkanik yapı bulundu da içlerinde dumanlar göründü. Bunların aktiviteleri 2020 yılında belli edildi. Araştırmacılar Gavaya ya da Kanarya Adalarında gibi volkanik ada zincirleri oluşturan dünyanın manta dumanlarıyla bir benzerlik kurar. Venüs kartasında da görebileceğiniz gibi bu volkanik yapılar çoğu planetaların sıcak yarım küresinde çoğalır. Bu da planetanın iç kısmında asimetrik bir magma yükseldiğini de olduğunu söylenir. Planetadaki artan volkanik aktivite çok sayıda başka bağımsız işler tarafından da doğrulandı. Venüs'teki magma hem duman aktivitelerin bitki zamanlarda artmasına ne sebep oldu? Bu durum neden başka planetalarda volkanik aktivite artışıyla eş zamanda olarak oluyor?
Venüs'te hızlanan rüzgarlar yoluyla ortaya çıkan bir iç ısınma belirtisi de vardı. Venüs Express orbita aparattan alınan veriler Venüs'teki rüzgar hızların 2006-2012 yılların arasında 300 km saatten 400 km saate yükseldiğini gösterilmiştir. Bugünlerde Güneş sistemindeki başka birçok planetada benzer dramatik atmosfer ısınma belirtileri göründü. Mars 2018 yılında Mars'ın öğlen tarafından benzer görülmemiş bir ısınma olayı yaşadı. Buz örtüsü altında 20 kilometre büyüklüğünde sulu yerler bulundu. Başka bir deyişle Mars'taki buzlar artık tıpkı dünyada olduğu gibi aşağıdan eriyor. Planetanın içinden gelen termal sıcaklık arttıkça Mars'taki buzullar da Antarktika'da, Grönland'da hem dünyadaki permafrost gibi aşağıdan yukarıya doğru eriyor. Planetanın bir başka bölgesinde, Elizey bölgesinde endogen aktivi yani iç aktivinde keskin bir artış var. 2019 hem 2020 yılların aralarında magmanın yükselmesi bölgede 465 Mars depremini korkusu hem 2021 yılda öncekilerden 5 kat daha güçlü bir seismik olay fikse edildi. May ayında 2022 yılda ise bu bölgede devasa bir mantı dumanı söylenirken daha da bir rekor kıran Mars depremlerine neden oldu. Gördüğünüz gibi seismik aktivi dünyada olduğu gibi Mars'ta da artıyor. Mars hem dünyadaki süreçler arasında benzerlikler dikkat çekmeye fayda var. Dünyanın çekirdeği yer değiştirince onun oku kaydığında başlangıçta iki ısıtma bölgesi oluştu. Biri Batı Sibirya'da, öbürü Batı Antarktika'da. Benzeri Mars'ta da biri Elizey yakınlarında, öbürü de Güney Kutbu'nda olmak üzere iki bölge gözlemledik. Bu da Mars'ın çekirdeğinin 12.000 yılın sıklığında sırasında dünyadaki gibi bir türlü yer değiştirdiğini gösteriyorlar. Planetanın topraklarında bitki süreçlerde iç kısımdaki aktivitesine bir artış gösteriyor. Merkür, Venüs, dünyada da Mars'ta gibi volkanik hem tektonik aktivler eş zamanlı bir artış yaşanıyor. Magmanın keskin yükselmesi anormal ısı bölgeleri yaratıyor. Jüpiter. Gaz planetalarda çekirdeğin fonksiyası planeta içinde daha yoğun bir gaz birikimi tarafından oluştu. Jüpiter'in atmosferlerin yüksek sıcaklığı halis iç ısıkların tarafından sağlanır. 2001 yılında bilim adamları Voyager zondasının 1980'lerdeki bulunan daha bu yana Jüpiter'in iç sıcaklığı 37% arttığını söylendi. Üstelik bu ısınma Güneş'ten alınan enerjiden daha da çok. İç ısının gaz planetalarında fırtınalar hem türbülans rüzgarları hızlı arttığını biliniyor. Dolayısıyla Jüpiter'in iç ısındaki keskin artış bu atmosferik olayların yoğunlaşmasına neden oluyor. Hubble 1990'cı yıllarda fırlatıldığında Jüpiter'de hiçbir kasırgaya fırtına görünmedi. Ancak bitki 10 yılda fırtınalar daha da aktif hale geldi ve yoğunlaştı. Bunlar planetanın görüntülerinde lekeler halinde görebilirsiniz. Kırmızı lekeler en sıcak bölgeler. Ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu çok iç ısı olduğunu anlarız. 2005 hem 2006 yılların aralarında Jüpiter'de ilk kez büyük bir kırmızı leke oluşmuş. Güney yarımkürede zaten var olan dev antisiklon, büyük kırmızı leke, o küçüldü de yuvarlak oldu. Bu da rüzgar hızında bir artış oluştu. 2009 ile 2020 yılların aralarında 8% oranından artmıştı. Hepsi bunlar gaz devlerinin derinliklerinde güçlü iç ısınmaya neden olan ek enerjinin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu enerji nereden geliyor? Planetanın sputnikleri de dış uzay etkisi endojen aktivde bir artışa tepki verdi. Jüpiter'in kuzey yarımküredeki Sputnik'ten Io'da bitki 5 yıldır en güçlü volkanik patlamaları meydana geldi. Jüpiter'in bir başka Sputnik'inde olan Avrupa'da 2013 yıllarında bilim insanları ekvatordaki okyanusun altından ısındığını anladı. Daha sonra da Sputnik'in içi o kadar ısındı ki Kasım ayın 2019'unda NASA'nın araştırma grupları Avrupa'nın üstünde su buharı buldular. Avrupa Sputnik'in Güneş'ten ısı almayan tarafının ısınmaya başladığını dikkate çekildi. Tersine en soğuk bölge Güneş'in tarafında bulundu. Başka bir değişimse Avrupa'da anormal ısınma bölgelerin ortaya çıkması Güneş enerjisine bağlanamaz. Bunlar yalnızca iç ısıdaki artışlara açıklanabilir. Satürn
Jüpiter'de olduğu gibi Satürn'de de iç ısınması fırtınaların ana sebebi olduğunu belli etti. 2007 hem 2010 yılların arasında yüksek ısı radyasyası sahip yerler olarak yorumlanan 23-26 karanlık noktalar oluşan bir zincir bulundu. 2010 yılında büyük beyaz fırtına olarak adlandırılan fırtına Satürn'ün Poyraz tarafında anormal derecede erken oluştu. Planetanın Poyraz tarafında gözlemlenen en büyük hem en yoğun fırtına oldu. Bu fırtınanın her tarafında normal 150 gradus üzerinde rekor bir sıcaklık artışı göründü. Ardından Satürn'ün atmosferdeki süreçler daha yoğun hale geldi. Bilim insanları 2018'de Kuzey Kutbu yakınlarında tamamen yeni bir türde bir dizi fırtınası göründü. Daha önce gaz devinde bu yoğunlukta fırtınalar hiç gözlemlenmedi. Satürn'ün iç kısmının da ısınmadan arttığını hem bunun da planetada fırtınaların büyüdüğünü görüyoruz. Satürn'ün Sputnik'inde Enceladus altında bir okyanus bulunan buzdan bir kabukla kaplanan bir okyanusun hemen altında da planetanın çekirdeği yer alır. Uzmanlar için beklenmedik bir durum, Enceladus iç kısmı planetadaki bilinen tüm ısı kaynaklarından çok daha yüksek bir geotermal ısıya sahiptir. Enceladus'un iç termal gücü ölçüklerinde bu güç 15.8 gigawatt hem de bu planetadaki bilinen tüm ısı kaynaklarından daha büyük bir güçtür. Bu Yellowstone'daki tüm sıcak su kaynakların gücü 2.6 katıdır. 2005 yılında Güneş'in parlamadığı Enceladus'un Güney Kutbu yakınlarında bir uzay aracı daha önceden görünmüştür. Yeni bir termal anomali bulunmuştur. Bu bölgede metan, propan ve moleküler azottan oluşan buhar jetlerin kaçtığını öğrenildi. Bu da buhar bileşimi çekirdek okyanus sınırında ortaya çıkan artan hidrotermal aktive noktalanmıştır. Başka bir deyişle Enceladus içinden de ısınır. Enceladus'u ısıtmak için lazımlı olan enerji nereden alınır? Uranüs. Uranüs'ün sadece güneş enerjisi tarafından ısıldığını hem bunun da planetanın hava durumunun belli ettiğine inanırlar. Ancak Uranüs'ün güneşten uzaklaşmaya başladığı kuzey yarım küresinde güneş enerjisinin neredeyse hiç olmadığını 2014 yılda o bölgede aşırı bir fırtına aktivi göründü. Bu da Uranüs'teki dalgalanması yakın zamanda iç ısınma süreçleri tarafından korkutulacak olması doğru olduğunu diyemeyiz. Neptün dramatik sıcaklık anomalileri yaşar. Neptün'de 2005 yılında bu yana yaz mevsimi yaşasa da veriler bölümün büyük olduğunu 2018 yılına kadar bir parçası olarak soğuduğunu gösterir. Ancak 2018 ile 2020 yılların arasında Güney Kutbu'ndaki stratosferik sıcaklıkları 11 dereceye birden yükseldi. Böylesine hızlı bir kutup ısınma gidrabı şimdiye kadar hiç görülmediği için gök bilimcileri şaşırdı. Bu dalgaların nedenlerini belli edemediler. Ancak sistemde bu tür sıcaklık anomalilerine neden olabilecek ek enerjinin ortaya çıktığını açıktır. Plüton hem Sputnik Charon en küçük hem Güneş'ten en uzak planetalar. Büyüklüğü nedeniyle iç ısı toplanmadıktan sonra bunlar dürtülemez hale geldiler ve düşündürdüler. 2015 yılında Plüton'daki buz hem amonyak püskürten 1000 kilometre uzaklığında büyük bir kriovulkanı alanını buldular. Planeta bilimcileri bu bulduklarından şok oldular. Çünkü kriovulkanlarımızda planetanın içten ısınması sağlayan bir mekanizma lazım. Plüton'un Güneş'e olan uzaklığı nedeniyle Güneş'ten gelen ısıtma dışlanır. Araştırmacılar planetada gözlemlenen aktivin gelen ısı kaydı modellerin yardımından açıklayamadı. Plüton hem Charon üstünde açıkça bir iç aktivini göründü. Bir şey buz kabuklarını parçalıyor. Yine de planetanın hem Sputnik'in bitki zamanlarda içeriden ısınmaya başladığını görüyoruz. Plüton hem Charon iç kısımlarında bu ısınmaya enerji ekleyen şey ne olabilir? Öyleyse şimdi Güneş sistemindeki bütün gezegenlerin iç kısmındaki etkileyen şey nedir? Her 12.000 yılda bir planetanın çekirdeğine giren bir ek enerji kaynağıdır. Çekirdeğdeki bu büyük enerji ısınır, magma ısınır, artan ısıtma bölgeleri üretir, seismik hem volkanik aktivleri büyür, fırtınalar güçlenir hem başka anomalilikler olur. Dahası genellikle planetanın belirli bölgelerinde belli yerleri oluşur ve güneş enerjisinden bağlı değildirler. Şimdi gördüklerinizi hem karasal planetaların hem de büyük dev gaz planetaları onların Sputniklerinde de iç kısmındaki ısınmasının eş zamanı olarak arttığını görürsünüz. Da bu halizden yalnızca küçük bir kısmıdır. Hepsi bu anormaller sadece bitki yıllar dünyanın içinden gelen felaketlerin sayısı hem gücü artmaya başladıktan ortaya çıktı.
Sadece 5-7 yıl içinde başka planetaların tüm bu süreçleri 10 kat arttığını göreceğiz. Eğer biz bizim planetamızda yaşamaya devam edersek. Başka planetalarda da benzer anomaliyalar varınca görelim. Güneş sistemimizi bir dış enerji faktörü etkiler. Biz onun dış kosmostan etki değilim. O büyüdür enerjiyi neden planetanın içleri ısınır da yapar klimatın değişiklikliğini. O yüzden. Hep öylece de isteriz belirtme hani planetanın çekirdeği değişerse henüz çok büyük bir tragediye yol açmıyor. Ama biz görürüz hani bu faktlara göre artık olur. Deneyişçim bu olur. Tıpkı 12.000 yıl geri döngü olarak, sıkıl olarak dünyanın manyetik alanı zayıflar. 2015 yılda 15% zayıfladı. O günden beri hep bir zayıflar. Bu da kosmik radyasyasına karşı karşıya geliriz de biz hiç korunamayız. Getirir kansere, virüs hem başka hastalıklara insanlara. Manyetik alanı anormal olarak kan hem de elektrik sinyallarını sinir sistemasına getirir. Bizim güdemizde kalbimize de dokunar. Magnetik fırtınaların sırasında kalp krizi varınca olsun, insültler, felçler, ölüme getirir bütün insanları. Magnetik alanların değişiklikleri eritrositlerin değişiklikliğine, kanın tromba olmasına risk yapıyor. Hep öylece de ritmanın bozulukluğuna bütün vücuduna varınca etki versin. Bitki yıllarda manyetik alanı her bir kalp hastalıkları bütün dünyada, kanser hastalıkları bütün dünyada olur. Pek korkunç olur. Hani bu genç hem de sağlıklı insanların ölümüne yol açır. Hiçbir şey anlatmadan. Bu da gün günden daha yayılır. Birden ölüler dünyanın çekirdeğin değişikliklerinin nedeniyle ortaya çıkar da bu güdemizde bozukluk olur. İnsan varınca hep öyle bu anomalilerin yüzünden bir elektronik olarak yok olsun. Bu yüksek hem de stabil olan yer çekirdeğin büyük korkunç işlerine getirir. Ayrıca birkaç atipik anomalilerin, manyetik anomalileri pek büyük risk verir. İnsanlar kim uçuş yapar uçaklarda getirir büyük aviakatastrofalara. Büyük temperatürün değişikliklerine yol açar. Pek açık hem de detaylı öğrenmek isterseniz bakın forumda global krizisi bir çıkış yolu var. Bakalım depremin progresiyasına. Her bir insanın ne kadar korkunç hem de kötü durumda olduğunu bize gösterir. Bakın bu progresiye kendiniz. Seismik aktivitesi o kadar hızlı büyür, yani şok eder insanı. Her bir aşamada deprem sayısı 3 katına artır. Yerlicem sizin gelişim olarak bu planetada progresi yaparsak siz hem zengin insan olacaksınız. Ama yazık ki bu progresiye başka bizim sonucumuzu getirir. Bu progresiye dünyadaki katastrofasını getirir. Nerede varınca her bir diri işi yok etsin. Ne zaman önce bu katastrofalar olacak? Bakalım fragmentte global krizisi bizim kurtuluşumuz birleşmekte.
Bizim ekonomikler her bir ülkeden saydılar nice dünyaca ekonomikaya etkileyecek. Burada siz görüyorsunuz bu progresyon grafiğini. Dinamika pek açık. Global olarak ekonomika sistemi yok olacak 30. yıldan. 2030 yılda dünyaca ВВП yok nice her bir klimat kaynaklarından çıkan zararlarını kapasın. Bütün dünya biznesine kaldı 6-7 yıl. Sonra da prosesler daha da kritik duruma gelecek. Ne iş için? Pek üzücü bir sonuca geliriz. Eğer 12 bin yıllık döngüsünün öncesinde yaşasaydık, biz bu katastrofaları geçecektik da öte doğru yaşayacaktık. Ama 24 bin yıllık bir çıklına girdik. Nice bizim planetamız bu zorlu geçti. Süper vulkanlar patladı. Görüyoruz nice bu işler oldu. Bu farkları görme getirir ona hiçbir şey yapmamazlık bizi yok edecek. Yıkımlar büyüyecek durmadan maştap olarak. Felaket yangınları patlayacak. Bütün dünyayı saracak. Onu Mars'a döndürecek. Magnetik kutupları ters dönmesine göre magnetik alanı 10-8 kritik olarak zayıflayacak. Da kosmostan gelen radyasyon varınca zayıflaştırsın ortalığı. Magma varınca birden dünya üzerine çıksın da yok etsin, kül etsin lavlarından bütün dünyayı. Volkan küllerinden atmosfere dolacak da pek çok yıllara bize güneşi kapayacak. Bizi karanlığa sokacak hem de soğuğa. Volkanik çamurları ölümcül bir kislot yağmurlarına dönüşecek. Magma bütün suları ısıtacak. Durmadan buharlayacak. Okyanuslar hem de nehirler büyüyecek, yükselecek. Çok su olacak. Buzlar eriyecek. Bu patlamalar, vulkanlar, yeraltı vulkanlar uyanacak. Bütün yerden felaketler olacak. Hepsi yer altına, su altına girecek. Yeryüzü insanların da ileriden hiç karşılamadı. 10. üzerine büyüklükte pek güçlü bir deprem göreceğiz. Bütün def olarak tsunamiler bütün dünyayı kaplayacak. Rüzgarlar hem kasırgalar daha ileriden görülmemiş bir gücü kazanacak. Dünyada pek büyük yangınlar olacak, gazlar patlayacak. Büyük doğal yangınlara yol açacak. Hızlandırıcı aşırı radyoaktif parçaları bütün kasabaları toz edecek. Milyarlarca insanlar ölecek felaketin yüzünden. Bu büyüklükteki felaketlerin artmasını biz tüketici hem de pek korkunç bir benzer yaşamaya geçeceğiz. Tamamen yok olacak gıda, ekonomika, enerji hem de sosyal krizisleri. Normal yaşamak artık dünyada olmayacak. Hiçbirisine. İçme suyu hem de yemelikler insanlar için bir parça ekmek için birbirlerini öldürecekler. Öfkeli, silahlı gruplara dönüşecekler. Sağlıksız koşullar olacak. Epidemiyalar, hastalıklar, yağma hem yıkım zorda kalacaklar. Yaşamakta kalan insanlar gezecekler, arama, hem de yiyecek. Ölülere pek çok görecek yaşayanlar. Böyle 12 bin yıllık felaket içinde bir sıkla dönüşeceğiz. Bu noktaya geleceğiz. Da bu sertlik eski zamanlardan daha da güçlü olacak. Çünkü o gelecek öyle bir vakitte hangisi peki hasta hem de ekoloji olarak tüketim bir planetamıza geleceğiz. 24 bin yıllık bir sıkla. Buna şehircem bizim bitkimiz değil.
değilse yaşamak 2028. yıla kadar hiç dayanamayacak hale gelecek. 6 yıl sonra düşünün, sizin güzel yaşamanız, aileniz, yok olacak planlarınız 6 yıl sonra. Biz saydık, farklı senaryoları gördük. Hem yumuşak varyasiyasına baktık. Anladık hani hem yakın 2036 içinde yıla kadar matematik modelimize göre yok olacağız. Bu olayların daha gelişmesi bizim yer kabuğunun yok oluşuna gelecek. Kabukta mikro çatlaklar olacak ve manyetik aktivitesi daha da artacak. Kabuk en ince yerinde olan okyanın büyük bir kırılmasına yer açacak. O kadar hızla artacak. Bu hiç kaçınılmaz. Bu yırtılmasının Mariana Çukuru'nun meydanına gelecek. 99.9%'ına kadar. Magma bulutundan gelen büyük bir buharlara yol açacak. Mariana Çukuru'nun altından gelecek. Milyarlarca su karşı karşıya gelecek magmayla. Büyük patlama olacak. Bu patlama dünyadaki hem büyük atom bombalarını tekrarlayacak. Aşırı basın altında okyanus suları kaynaklanacak ve patlayacak. Tozla karışacak. O kadar yükseğe patlayacak bu sular. Hani bizim atmosferimizi yırtacak. Bizim atmosferimiz bir yorgan gibi kıvrılacak ve güneş rüzgarının tarafından yok olacak. Biz dediğimiz gibi bütün suyla beraber insanlar da yok olacak. Aynı vakitte de bu büyük devasa bir patlama planetanın hidra patlamasına şoka gelecek. Bizim planetamızın merkezinde magma içinde doğru gelen büyük bir patlama olacak. Bu da büyük bir provokasyon açacak. Kavitasyon sürecinin patlaması. 10 katına daha büyük magma olacak. Bu bizim planetamızı içten yırtacak. Böylelikle magma bir gaz haline gelecek. Hepsi volkanlar, çatlaklar, kırıklar, bütün litosfera plitaları sınırlarından yok olacak, parçalanacak. Dünya tıpkı Mars gibi ölecek. Laf akıntısından. Doğal olarak dış çekirdeği etkileyecek, iç çekirdeği bizim planetimiz ölecek birkaç milyonun içinde. Ama biz insanlar bunu hiç görmeyeceğiz. Çünkü biz bundan daha önce yok olacağız. Siz gözlerinizle gördünüz. Bakın, dünya sayısı olarak artık planetamız bir yeşil, güzel bir planeta gibi. Başka varınca olmasın. Bu 10 yıllık büyüyen bir fakt. Bugünkü günden bundan biz daha da öte doğru lazım yaşayalım. Siz de biz de. Hepsi insanlar gördüğünüz gibi. Naş varınca bizi beklesin Ercem. Öteye doğru insanlar hiçbir şey yapmazsa bu kötülüğe karşı. Bizim bütün yaşayan ki yok olacak 2036. yılda. Da bu prognoz bütün matematik modelini açıklar. Hangisini şimdi biz görüyoruz bütün dünyada. Görüyoruz ne kadar hızlı yıkıcı kataklizmalar üstümüze gelir. Ki o naşı biz şimdi gördük videoda, bu halizden pek kötü. Aslında bize hem de sevdiklerimize, ailemize, uşaklarımıza kaldı sadece 5 yıl sıradan hisler yaşamak. Bundan sonra nasıl olacak hiç belli değil. Daha da ürütücü stres olarak bilimsel klimat olayları bizim peygamberlerimizin sözlerini aklımıza gelelim.
Yüzyıllarca yıl önce bizi onlar anlatardılar, söylerdiler. Eskiden peygamberler söylerdiler, bu tabloyu bize göstererdiler. Afetler, kataklizmalar olacak. Örneğin Tanah'ta peygamber Eşyav böyle dedi. Nice siz görürsünüz, bu yazılar bütün katastrofayı anlatır. Hangisi varınca olsun 2036 yılda su vuruşuna, ne zaman bizim dünyamız atmosfera yok edecek ya da ay düşecek bütün dünyanın üstünde. Hep öylece de söyler. Gelir gün ve hepsi olacak. Kim yapar suç, nince soloma. Da hiç kimse kendisini kurtaramayacak, dedi Allah Teala. Hiç kalmayacak. И также пророк Даниил в 12 главе говорит: «И будет время бедствий, какого не бывало, с тех пор, как стали они народом, и до этого времени». Эти слова четко указывают на то, что такого бедствия еще никогда ранее не переживала наша Земля, что также соответствует результатам той математической модели, которая была озвучена на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Как могли наши пророки знать о том, что произойдет спустя несколько тысячелетий, как не от самого Бога? Это ли не милость для нас, что мы были предупреждены об этих страшных событиях нашими пророками, чтобы мы могли изменить этот сценарий? Елизавета, по вашему мнению, как ученого, как возможно изменить этот катастрофический сценарий развития событий? Что для этого необходимо? Спасибо большое за этот вопрос. Он очень своевременный. Тем более понимая, что аномалии температуры показывают, что Израиль греется в 2 раза быстрее остального мира. И это говорит о том, что в скором времени жить там будет невозможно. И не только из-за засухи, но и из-за риска землетрясений. Этот вопрос надо решать. Но решить его можно только в созидательном обществе. Чтобы решить такую серьезную проблему, как изменение в ядре и спасти жизни людей, требуется изменение формата общества с потребительского на созидательный, где человеческая жизнь будет цениться превыше всего. Только в таком формате будет возможно объединить умнейших людей планеты и дать науке неограниченное финансирование на решение данных проблем. Хотя внешнее космическое воздействие, влияющее на ядро планеты, еще не изучено современной наукой, во многих закрытых лабораториях уже ведутся исследования в этом направлении. Но, к сожалению, не для стабилизации ядра нашей планеты, а для военных целей. И у ученых уже есть необходимые навыки, опыт и понимание, но они не могут поделиться с миром своими исследованиями и знаниями. Их таланты не могут быть использованы в поиске решения проблемы для выживания цивилизации, так как ни одна страна в потребительском формате общества не раскроет всему миру свои лучшие умы. Потому что в мире продолжается гонка за доминирование, влияние и власть. Ученые не могут объединиться в единой цели преодоления климатического кризиса в нынешнем потребительском формате общества. Чтобы выжить, необходимо изменить модель нашего общества. Мы должны создать формат общества, который не будет способствовать развязыванию войн и которым не будет управлять меньшинство. Это формат, который ценит жизнь человека и который мы называем созидательным обществом. Bu format biz yaratıcı toplum diyeriz. Yaratıcı toplumda biz varınca bulalım çözüm, hangısını varınca korusun bizim kataklizmalardan. Destabilizasya yer çekirdeğinden. Biz varınca birlik bir sivilizasya kuralım, angıları garantiye verecek. Da gelecekte pek güzel bir gelecek yapacağız.
yaratıcı toplumda kendimize güzel bir şans vereceğiz. Elizaveta, biz size sağ ol söyleme. Hani siz bize dokladı söylediniz, doğru, güzel, hem de açık. Hep öyle de biz isteriz sağ ol söylemek hepsici volontörlere bütün dünyadan, hangisi durmadan savaşır yapma insanlara güzel bir gelecek anladır. Nasıl kritik durum bütün dünyada var. Magmanın büyümesine, durmadan yer depremi büyümesine, hem de önemli. Bütün dünyada insanlar lazım artık şimdi bir şey yapma, davranma. Biz pek seviniriz hani bu büyük informasyon insanlar varınca işitsin 50 dilde bütün dünyada. Sağ ol ister söyleme hepsici çeviricilere, Anglılar her kendi diline savaşır anlatma kendi milletine. Biz dünyaca bir toplum olarak yokça susalımlaş olur bütün klimatta dünyada. Biz artık görürüz ne kadar büyük dünyada seismik aktiviteleri olur. Bu da hiç yokça bununla etme. Sadece bitki aylar biz varınca söyleyelim nice volkanlar birbirinin ardından patlar. Dünyada, Kolombiya'da, Nevada'da Rus büyük bir volkan patlaması. Farklı başka kontinentlerde başladı iki volkan bir arada patlama. İtalya'da Etna, Meksika'da Popocatépetl, Kamçatka'da, Kuril'de, Endonezya'da, Hawaii'de, her bir yerde bir sürü volkan patlama başladı. Bilim adamları daha büyük soruları Amerika Birleşik Devletleri'nin Yellowstone, Japonya'daki Aira, bu süper volkanların birisi patlarsa varınca yok etsin bütün dünyayı hem de insanları. Bizim planetamızda o kadar çok yıllara karanlığa hem soğukluğa varınca kapatsın. Onların zincirleme reaksiyasından sonra da bir sürü volkan varınca uyandırsın. Bir zincirleme olarak, sonuç olarak bütün depremler dünyada hava, kül, açlık hem soğukluk açacak. Biz varınca durgudalım bu patlamaları. Buna bize anlatacak halklar arası uzmanı laboratuvarın gelecek dairesinde projenin ekibinin üyesi. Halklar arası laboratuvar Livermore bir öğretmen hizmetlerinden Egon Çolaken. Hepsine selam söylerim. Benim adım Egon Çolaken. Halklar arası vergi hukuk uzmanıyım ben. Şimdi ben pensiyadayım. Ben bir fizikçiyim. Parçacıkları öğrenirim. Ben Cambridge'de yaşıyorum. Burada var bir Massachusetts Teknoloji Üniversitesi. Hukuk hem de fizik bilimine göre ben pek yerken bu profesyamı açmaya başladım. Hukuk hem de akademi alanlarım profesyonel olarak. Bugün ben klima değişikliğinin adına söyleyeceğim. Geofizik karşılıklarını bunun haklarını hem de bunun hakkında laf edeceğim. Seçtiğim konularda ben isterim söyleme özellikleri bütün bu korkunçları. Başlayacağım ondan hani başkan kendi kariyerimin başında ben halklar arası satış hem de yatırım politikasının komisyonunda vergi hukuku analisti olarak görev aldım. Hem de Harvard aşamada Harvard Hukuk Dergisi'nde de bir kuruluş olarak bunun müdürüydüm. Amerika mesajı yollar hem de araçlar olarak ortak komitetinde vergi hukuku analisti yaptım, görev aldım. Sonra ben Reagan'ın kalbindeydim. Beyaz Saray'da
çalıştım. Ben 4 bakanla yaşadım, işledim. Şimdiki profesyonumu, zanaatımı ben Washington'da sürdürüyorum, Kolumbiya'da. Ben başladım öğrenme hukuk praktikasını hem de klimatın değişikliğini. İsterseniz anlama var, ben bilimi şimdi daha sürdürüyorum mu? Yaparım. Şimdi her bir ben işlerim laboratuvarda gelecek halkla çarpılış FCC durum. Запуск которой намечен на 2024 год. CERN является ведущей лабораторией. 2024 yılda planlanan NASA NISAR görevinde de yer alırım. Yarın dünyasında şimdi parçacık fizik laboratuvarında açıklık yaparım. Bu projesinin başındayım. NASA olarak kosmos araştırmalarının da işlerine gene görevlisiyim. Mikro diyapazonlar dalgalarını araştırırım. Böylece bu görevler buzların hem de buz tabakalarını nice yer değiştiriyorlar, depremlerin hem de volkanik proseslerini görüyorum, araştırırım. Pek çok volkan dinamiklerini araştırırım. Hepsi bu forumda pay alanlar varınca baksınlar da görsünler bunu. Böylelikle okyanusların, volkanların hem de antropogen durumlarının aralarında farkı varınca görme. Elcan başlarsak okyanuslardan antropogen faktörleri böyle gösterir. Yani onlar yumuşadır volkanik patlamalarını. İstorya'dan sonra bir insan olarak yer kabuğunun altında varınca görelim hani magma hem de plitlerin bütün dünyanın okyanusun güvenlik içinde tutar. Plitanın hem de magmanın soğutmasını okyanuslar her kere durgudur onların ısınmalarını. Şimdi ne yazık ki insanlık okyanın içinde yaşamasını vermiyor bu fonksiyasını gerçekleştirsin. Pek çok fakt gösterir onu hani mikroplastik kırıldığın zaman okyanus suları durmadan moleküler olarak kirlenir. Mikroplastik kirliliği okyanusun atmosferine yayılır da plitaların altında o magmaya yol açır. Bu katastrofa durmadan pek birden artış büyük seismik volkanların patlamalarına yol açır. Düzenli olarak bunların ölçüleri magmanın akışını büyütür. Onların aralarında da farkı pek büyük değil. Buna ek olarak daha önce derinliklerin içinde magma pek rahatlıkla yer üstüne çıkar da gösterir. Yani bu bilimler hepsici doğruluk olur. Volkanlara bakalım. Bu benim işlerimden birisi. Yaklaşık insanların geleceklerinden yoksa volkanlar etkileyecek bizi. İşlerin halklar arası güvenlik doğal olarak magman girişi durumunda biz varınca görelim bu problemaları. Bu amaçla 12.000 yıllık sıklığının bütün dünyada bu faktörlere göre yol açıyor. Bunun ayrılması 12.000 yıllık döngü, buz çekirdekleri, tortu, buzun erimeleri, paleomanyetik işleri hem de arkeolog, historika gibi araştırmaları bu anormal geo durumları durmadan stabile etmiyor. Bu da stabil olmayan bir durum dünyanın çekirdeğini yerden değiştiriyor. Birkaç hafta geri biz bunu araştırdık da gördük. Yoğun bir durumda magma patlaması olarak anladık. Bugün önümüzde yer depremi Türkiye'de hem Suriye'de olan
должны служить достаточно. korkunç volkan patlamalarına yol açtı. Da büyük korkuluk getirdi dünyaya. Yakın zamanda Türkiye'de yaşayan deprem Çin'de geolojik olarak bu bölgelerin birinde planetanın volkanların aktivite edecek bölgesine Amerika'daki Yellowstone. Bu volkanlar birbirine pek bağlı. Böyle olaylar meydana gelirse onların sonuçları pek yıkıcı olacak. Yellowstone patlamasına yer açacak. Dahası da böyle katastrofalar bütün dünyada varınca her bir volkan uyandırsın. Bu senaryo olarak insanların kaderi yer üstünde kalacak. Volkanlar patlar belli koşullarda. Şimdi dünya altında biz görüyoruz hani magnetik katastrofaları durmadan çoğalır. Magma üstüne çıkar. Bu durumda volkanlar hem de süper volkanlar durmadan artar. Yalnızca çekirdek üzerindeki dış etki durarsa hep bu kadar volkanlar patlamaya başlayacak. Bir soru var. Belki insanlar kontrol edecek hem de regülasyon edecek bütün bu patlamaları. Bu volkanları nice varınca durdurma. Volkanik bir patlama, magmanın yükselmesi hem de volkanın kaynaklarından başlar. Açan ulaşır o yeryüzüne magma gaz olarak fırlar. Patlama plitalarda yerini değiştirir, yukarıya çıkar. Volkanlar planetanın için magmanın çıkışına yol açar. Destabilize olarak magmayı yeryüzüne çıkarır. Yer depremi o değil, sadece plitanın dağılmış merkezi. Bütün planetanın mekanizması bozulur. Bizim koruma mekanizmamız bozulur. Yeraltı depremlerin kendi yer kabuğu çatlaması magmanın kalkmasının yüzünden olur. Böylelikle yer depremleri durgudur volkanların patlamaları. Patlama sırasında magma yalnızca bir kısmı çıkar yukarıda. Öbür payı da magmanın durmadan süreç olarak devam eder. Hizmet etme da durdurur yer depremlerini. Ancak böyle bir mekanizma süper volkanları uyandırmıyor. Bu süper volkanların yer kabuklarının içine yerleştirilmiş, nereden magma varınca çıksın rahatlıkça, nerede tektonik plitalarını çatladır da volkan varınca patlasın, yol açar. Normal yanardağ volkanları yer kabuğu hem de plitaların gezişi bu süper volkanları patlatmıyor. Bunun yerine tektonik plakaları magmanın büyük basınç altından magmanın odasından daha çok lav çıkarır. Bugünkü güne bu katastrofalar varınca durduralım. Bu değil sadece prensip olarak hangisinden biz işleriz bugün. Biz pek çok bilinç aldık. Nice bunları kontrol etme. Geleceğim biz bu stratejileri kullanırsak bütün süper volkanların basınç olarak engelleyeceğiz, durduracağız. Böylelikle magma da yer kabuğunun üstüne çıkmayacak. Bu da bize verecek bir imkan, hani süper volkanlar durgunacak. Degazasyon doğru yapma adına, bizim mekanizmamızı düzeltme adına biz lazım bu magma halini durduralım, bu kanalları açalım, kapatalım. Bu prosesleri kontrol etme adına varınca sürekli litosfer plakaların çok etkisini bütün bölgelerde
serbest olarak bırakma. Başka lafla bu depremleri varınca durgutma, düzenleyerek. Sonuç olarak biz varınca süpervolkanları durduralım. Ancak her 12.000 yılın döngüsünde, sıklığında planetanın dış etkiden gelen bir enerjiden bahsederiz. Geleceğim hiçbir şey yapmazsak da düzeltmezsek ya da yanlış yaparsak degazizasyon, o zaman getirecek pek büyük bir magma kavitasyon sürecine yoğunlaşacak da magma basınçtan kabuğu dağıtacak da büyük bir patlamaya yol açacak. Onu bir asteroid olarak araştırmaya patlamaya getirecek. Bu soru hangisi her bir hükümetin, bütün dünyanın hükümetinin sorusu olması lazım. Zerrecim bir şey yapmazsak olacak büyük katastrofalar. Halizden biz lazım da yapalım bunları hepsini daha dün. Paradoks olarak ben pek ciddiyim. Bugünkü tüketici formatın paradoksu onda, hani biz ne kadar da anlasak bu durumu, hep kadar bu problemi yokunca çözelim. Zerrecim bilimimiz yok. Bu degazasyon durgutma dene biz lazım her bir ülkenin teritoriyasına yol verelim. Şimdiki bütün devletler ayrı. Bu konularda halklar arası düzenli bir anlaşmaya yokunca olsun, zerrecim insanlar da ayrım durumda. İkinci faktör da varınca bu problemleri lazım da daha dün biz yapalım. İkinci faktör olarak bunu engelleme lazım. Finansı sağlayan resurslara rağmen bize var o paralar ama fonlar bütün cenklere hem de çatışmalara verilir. Tüketim toplumda insanın yaşamasının varlığı o kadar önemsenmiyorlar. Bu nedenle tüketici halklar arası ilişkiler modeline göre olmuyor. Ama ben isterim söylemeye, geleceğim biz bunu böyle devam ettirirsek bizim yolumuz yok olacak, yaşamamız yok olacak. Bunun koşulları da öyle, hani biz yokunca bunu realize edelim. Biz insanlar tüm krizisleri durgutmak için lazım yapalım. Bir sürü yanlış yaptıktan sonra varınca durgunalım da hepsini yeniden yapalım. Ama şimdiki duruma bakarsak klimatın korkusu bizim başımıza gelir. Da en ufak hem ufak bir yola çıksak da bu dönüşü yokunca durgudalım. Yakında klimata karşıya gelemeyeceğiz. Klimanın içinde bulunduğu ısınması bugünkü günde yaratıcı topluma lan geçelim de tüketici formatı bırakalım. Toplum modeli klima değişikliği pek hızlı değiştirecek. Birincisi pek önemli, yaratıcı toplumda insanın yaşaması pek büyük varlıktır ve onu lazım koruma hem de güzel tutma. İkincisi, yaratıcı toplumun içinde her bir ekonomik olarak açık hem de doğruluk içinde. Onda yok ne cenk, ne geopolitik çatışmaları, ne de saklı gündemde olan durumları. Global durumda bu bize strateji yardım edecek. Bitki olarak yaratıcı topluma bilim insanları klimat sorularını lazım çözsünler. Bu bilim insanları klimat sorusunu çözümünü hazırladıktan sonra birçok resursu elde ettikten sonra varınca başa çıksınlar. Yaratıcı toplumu yeterince kaynaklar, resurslar var. Volkan patlamalarını kontrol etmek için. Bu tektonik plakalarında durgutması, bütün bütün bunları durdurmak için, Yellowstone'u durdurmak için Haliz'den bizim amacımız lazım olsun.
Buna ek olarak Türkiye'de hem de Suriye'de olan bir depremi değil sadece prognoz etme. Biz varınca onu durduralım da. Hepsi önemliler, lazım uygulama. Bütün planetada geodinamik proseslerini. Bu sadece uzman varınca olsun. Açen biz durgutacağız dıştan etkiyi. Ben bilirim. Hani biz varınca doğru kararlar verelim. Pek de önemli. Hani biz başlayalım pek kısa zamanda buna. Bakın ne kadar kontrol atmosferlerin üzerinde varınca çıksın. Hem de tayfunları kontrol etme. Selleri, anormal yağışları, başka ne olsaysa katastrofaları. Biz biliriz hani insanlar gelecekte varınca bundan tutsun elde etsin. Yaratıcı toplum bu felaketleri durgutacak. Hem de insanın dünyada yaratmak için her işi yapacak. Bu perspektiva uzun zamandır düşünülüyor. Washington'a yaratıcı toplumun prezentasyasına katıldıktan sonra ben anladım hani bu teori bize lazım. Yaratıcı toplum bizim için pek büyük bir çıkış yolu. Ve ben bunu anladım. Bu bir mutluluk. Hani bizde o var. Bu formatta bütün bilim adamları varınca sınırsız yapsınlar, durgutsunlar, dış etkili, planetamızı korusunlar da insanların yaşamaklarını da korusunlar. Bana göre bu pek büyük bir aspekt. Bilirimce bu problemi çözme. Benim var elimde anahtar. Ama ben lazım imkanım yok bu imkanım yok bunu yapma. De sadece yaratıcı toplum bu imkanı varınca versin. Klimatın felaketlerini durdurmak için sadece yaratıcı toplum varınca bize yardımcı olsun. Hepsine sağ ol söylerim. Pek onur duyarım hani ben size bunları hepsini anlattım. Sağ olasınız. Sağ olasınız profesör. Siz söylediniz ki o fakt. Hani yaratıcı toplum yardım edecek bize bu stratejiyi. Bütün dünyada. Şimdi bize lazım finanse etme bilim adamları araştırmak için de bütün problemleri çözmek için. Bilim potansiyelini toplamak için biz varınca dış etkiyi durgulayalım. Geodinamik proseslerini de durgulayalım. Tayfunları, anormal yağışlarını, depremleri hem de bir sürü kataklizmaları. Bir lafla biz varınca klimatla yönetelim. De sadece yaratıcı toplumun içinde. Bugünkü günde klima değişikliği pek büyük bir korkunçluk insanın için. Eğer biz bir şey yapmazsak bizim için varınca kalmasın vakit. Hani bunu durdurma adına. Situasyon pek ciddi. Klimat bu pek büyük bir düşman. Onun yok ne milleti, ne devleti, ne statüsü, ne de hiçbir şey. Yok önce onu satın alasınız. Sizin yüksek biz lazım ki hepsimiz bir araya gelelim, birleşelim. Bütün bilim insanların potansiyellerini toplayalım. Ve bizim insan bu pek büyük güçlü bir potansiyel. Biz evreyiz. Pek büyük bir halk, dünyanın halkı. Bizim sadece 0,2% bütün dünyanın prosentinden 5% de bizim halkların bilim adamları. Bütün matematik kongresin adından verilmiş pek çok İsrail bilim adamına ödüller. Bizim dünyamız, bizim ülkelerimiz pek büyük bir teknoloji державасы. Onun pek çok trans halklar arası kampanyaları, onların var merkezleri, onlar investisiya ederler. İsrail'de işler 70 fond. Her yıl onların inovasyasına 12 milyar dolar harcanır. Ya da 4,7% kullanılmışı harcanır. 300 büyük kampanya İsrail'de bulunur.
Google, Intel, Facebook, bunun gibi birçok İsrail bilimi pek büyük bir katkı verdi insanların yaşamasına, geliştirmeye diyene. İsrail ülkesi kosmosta da büyük gelişim yaptı. Bu gelişime göre İsrail yokça yalnız başına çıksın bu durumdan, bu klimatın durumundan. Bu problemi insanların içinde bir İsrail yokınca yapsın. Yaratıcı toplum bütün İsrail'in teknolojilerinde toplasa yokınca kurtarsın. Yerleşen başka ülkeler kalarsa da tüketici formatında. Bizde pek çok imkan var. Ama şimdi biz tüketici formata bütün imkanlarımızı veririz. O için pek çok biz lazım kendi entelektüel potansiyelimizi yönlendirelim klimatın değişiklik sorularına. Biz Evrey halkı lazım gösterelim örnek hangisi toplanacak bir araya birlik olacak. Biz varınca bunu yapalım. Zerrecim bizim bütün bilim insanları bütün dünyada yayılmış. Bakın bizim insanlar her yerde. Elcem bir ülkenin başkanı Yahudi değilse onun yardımcısı bizim kişimizdir. Vakit pek az kaldı. Ama biz biliriz nasıl yapma. Biz lazım birleşelim. Maksimum olarak bütün potansiyelimizi toplayalım. Hepsi resursları Evrey halkının toplayalım. Bizim akılımızı, bizim potansiyelimiz bile varken lazım kurtaralım İsrail'i hem de bütün dünyayı. Biz lazım değişiklik yapalım. Geleceğim. Biz bir şey değiştirersek ta iyiliğe değiştirelim. Tüketici formatı, yaratıcı formatına değiştirelim. Formatı nerede her bir insanın yaşaması korunma altında hem de pahalılık içinde olacak. Pek güzel hem de yaratıcı toplum. Pek karlı bütün Evrey halkına, bütün toplum bize garanti verir. Koruma hem de sınırsız gelişme bizim halk için. Büyük onurla çağırırız sizi bakma video. Pek güzel perspektivalar için yaratıcı toplumun adına. Her birinin karını yaratıcı toplumun. Sizin için özel, her birinin için. Yaratıcı Toplum projesinin dünya çapında anketi. Her insan nasıl bir toplumda yaşamak ister? Dünyanın dört bir yanında insanların nasıl yaşamak istediğini göstermek için 180 devlette 10 milyonlarca insanların anketi yapıldı. Yüz binlerce saatlik video görüntüsü. Dünyanın dört bir yanında Yaratıcı Toplum projektin katılımcıları 15 milyon saatten çok kişisel zaman verdi. Sadece yaratıcı toplumda bütün insanların rahat, güvenli hem mutlu bir yaşam arzusu 10% garanti altına alınacaktır. Bütün bunlar mutlu geleceğimizin temel olarak yaratıcı toplumun 8 temelinde ortaya koyulacaktı. Bu videoyu seyredin ve yaratıcı toplumu neden tam olarak sizin istediğiniz olacağını anlayacaksınız. Birinci temel, insan yaşaması. Yaratıcı toplumda en yüksek varlığı insan yaşaması. Yani sizin yaşamanız. Kim her bir başka insanın yaşaması olacaktır. Bütün insanlık birleşik bir sivilizasyon haline gelecektir. Bu da cenklerin, birçok konfliktlerin hem krizislerin olmayacağına garanti eder. Sonunda halizden korunduğunuz güveni kazanacaksınız. İkinci temel insan rahatlığı. Yaratıcı toplumda özgürlük olacak hem korunacaksınız. Hiç kimse hak hem özgürlüğünüze karışamayacak. Siz bir dünya vatandaşısınız ve özgürce gezebileceksiniz. Da eğer isterseniz yaşamak yerinizi kolayca değiştirebileceksiniz. Yaratıcı toplum halis özgürlük hem eşitliktir. Yaratıcı toplumda azınlıklar halklar için savaşmaya lazım olmayacak. Çünkü üstün ya da aşağı kimse olmayacaktır. Herkes bir
en yüksek statüse sahip olacak, insan olma statüsüne. Dünya üzerinde hiç kimse hem hiçbir şey bir insandan, onun özgürlüğünden hem haklarından üstün olmayacak. Üçüncü temel, insan güvenliği. Yaratıcı toplum güvenliğinizi garanti eder. Yaratıcı toplum ekonomisine her insan için krizisler hem enflasyalar olmamasını sağlar. Korunacak hem de her türlü yaşam konfortuna sahip çıkacaksınız. Yaratıcı toplum geçiş döneminde özel mülke kişi başına en az 60 metrekarelik parasız ev verilecek. Hem kamu hizmetleri için ödeme yapmamak zorunda kalacaksınız. Her ev sizin hem ailenizin parasız hem sınırsız enerjiye sağlanacak bir yakıtsız jeneratörle donatılacaktır. Daha da geçiş döneminde her ay herhangi bir vergi ödemek zorunda kalmadan bugünden sonra $10.000 eşdeğerli bütün dünyada bir temel gelir alacaksınız. Sadece paranızı nasıl harcayacağınızı karar vereceğinize lazım olacak. Bunu şimdiden düşünersiniz iyi olur. Önce bütün borçlarımı ödeyeceğim mi sanırsınız ama onlar silinecek. Bu parayı sağlığıma mı yoksa üretime mi harcayacağımı düşünersiniz. En iyi öğretim hem sağlık hizmetleri 7x24'te parasız olarak sahip olacaksınız. Yaratıcı topluma güvenliğiniz en önemli olacaktır. Hem hepsi teknolojiler yaşam kalitenizi arttırmaya yönelik olacak. Her ev size en sevdiğiniz yiyecek, giyecek hem başka lazımlı işler sağlayan bir replikatörcü ile donatılacaktır. Sağlık kapsulasının yardımından hastalıkların sonuna kadar unutacaksınız. Hem her zaman sağlıklı olacaksınız. Ömür boyunca isteklerinizi kurduğunuz şey bu değil mi? Ama henüz hepsi bu kadar değil. Dördüncü temel, herkes için doğruluk hem bilgiye açıklıktır. Yaratıcı toplumda medya yalnızca topluma ait olacaktır. Medya, halkın çıkarlarına hizmet edecek de bilgiyi doğru, açık hem dürüst yansıtacaktır. Ek olarak siz kamu fonlarının işlerine hem dağıtımını adına istediğiniz zaman doğru bilgiyi alabileceksiniz. Kamuya ait para hem her şeyden önce sizin tarafınızdan, sizin paranızdır. Da nasıl hem hangi amaçlar için harcanacağını bileceksiniz. Beşinci temel, yaratıcı ideolojisi. Artık aklımızı manipüle edilmeyecek ya da kafamızda düşmanlarla korkutulmayacaksınız. Artık birbirimize yüzleşmeye hem biz hem onlar olarak bölünmeye zorlanmayacağız. Çünkü yaratıcı toplumda her türlü şiddet, insanlık dışı ya da ayrımcılık propagandası yasaklanacaktır. Yaratıcı toplum büyük onura sahip bir insan gelişimi hem üretimi için tüm koşullar oluşturulacak. Uşaklarımız insanlık prensiplerle dostluk hem karşılıklı saygılı ilkelerinle göre üretilecektir. Bu özel üretimler yaratıcı toplumda insanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturulacaktır. Altıncı temel, kişisel gelişim. Yaratıcı toplumda istediğiniz yerde okuyabilecek hem istediğiniz kişi olmak için üretim alabileceksiniz da bunları hepsi tamamen parasız olacaktır. Yaratıcı toplumda üretim, bireysel potansiyelimiz %100% açık olacak. İntelektüel yeteneklerinizi en üst düzeyde çıkarmak için size özel olarak hazırladığımız bir program sunulacaktır. Her türlü üretim süreci interes hem ilgi çekici olacaktır. Üretim hem gelişim alandaki en son teknolojiler elimizde olacak. Size uygun olan herhangi bir zamanda dünyanın herhangi bir yerinde üretim alabilirsiniz. Yaratıcı toplumda bilgi dünyası sizin için açıktır. 7. temel, doğruluk hem eşitliktir. İşlemeye karar verirseniz size keyif veren bir zanaat ayırabileceksiniz. 4 saatlik bir iş günü, 4 günlük bir iş haftası olacaktır. Hem de yılda 2 tam parasız izin olacaktır. Her işin güzel bir aylık parası olacaktır. Aynı pozisyalar, uzmanlıklar hem zanaatlar için ödenen para bütün dünyada bir türlü olacak. Dahası adalet hem eşitlik yüzünden artık özel monopoli kaynakların rasyonel olmayan kullanımı olmayacaktır. Hepsi doğal kaynaklar sizde, hepsi insanlara ait olacaktır.
8. temel, kendi kendine yöneten toplum. Yaratıcı toplumda insanlık datasında ilk kez bütün insanlık birleşip bir sivilizasyon yaratılacaktır. Tüm güç hepsi insanların sizin olacaktır. İnsanlar ne isteklerini hem nasıl yaşamak isteklerini bilecekler. Sosyal açıdan önemli tüm konular açık bir canlı platformada insanların kendilerinin tarafından kararlaştırılacaktır. Uzmanlar kendilerine verilen görevlerini uygulamasından sorumlu olacaklar. Bu kişisel halkın kendisi tarafından atanacak da kontrol edilecektir. Hepsi süreçler doğru olacaktır. Yaratıcı toplumda yolsuzluk hem diktörlük olmayacaktır. Yaratıcı toplumda nasıl yaşayacağımızı kendimiz karar vereceğiz. İnsanlık historiasında ilk kez geleceğimiz sizin elinizde olacaktır. Yaratıcı toplum 8 temeli insan olarak yaşama isteklerinden oluşmuştur. Herkes cenksiz, zorbasız, tiranlık olmadan, yoksuzluk olmadan, enflasyasız ya da krizissiz, ahmaklık toplum tüketimi olmadan bir dünyaya yaşamak ister. Birlik, güven, parasız bir kaliteli sağlık hem üretim, dünya çapında özgürlük, dünyaca bir temel gelir, parasız enerji isterseniz, yaratıcı toplum hepsi isteklerinizi yapacaktır. Tüm bunlar önümüzdeki yıllarda kolayca başarabileceksiniz. Bunu nasıl yapabileceksiniz? Sadece bunu mümkün olduğu çok insana anlatın. Hepsine. Aklınızdaki dünyayı komşularınızın hem hepsine henüz yaratıcı toplumu bilmeyen herkesin tarafından sizden ayrı duysunlar. Yaratıcı toplumun hızlıca gelmesini ister misiniz? Şimdi davranın. Yaratıcı toplumu herkese anlatın. İnsanlık historiasında ilk kez geleceğinize sizin elinizde. Ne kadar ben isterim yaşama yaratıcı toplumda, nerede hiç olmayacak cenk, o kadar isterim mir, hiç kimse güvende değil de her bir yerde, her bir vakitte varınca olsun cenk. Ama sen onu hiç istemirsin de beklemirsin de. Ama yaratıcı toplumda durum başka olacak. Hem büyük varlık değerlik insanın yaşaması olacak. Bizde pek güzel, güvenli bir dünya olacak bizim için hem bizim uşaklar için. Doğru. Evreyler de isterler mir. Yaratıcı toplumun içinde bütün dünya barış ve mir içinde olacak. Hepsice sorularımız yok olacak. O kadar büyük bir ipoteka gibi problemler de çözülecek. Hiç biz başka ödemeyeceğiz onu. Ben varınca gideyim bütün dünya gezisine benim uşaklarımla. Onlar da doğru olma isterim, pek isterim öğrenme yeni bir zanaat. Olga, yaratıcı toplumda nasıl sen istesin yapma. Ben bir müzisyenim. Benim ailem var hem de sorumluluklarım var. Ben bambaşka bir şey yaparım. Pek büyük istekle isterim çalma ve bir kemençide. Bu video baktıktan sonra varınca sorma. Nice bunu yaşamakta gerçekleştirme. Hem de daha bir iş. Nereden biz bunları para alalım? Varınca düşünsünler hani o kadar uzakta bir gelecekte hani biz buna yaşayamayacağız buna kadar. Ama halizden böyle değil. Birin ilk koşulu yaratıcı toplumundan ötüyor hani yeni ekonomika modeli gelecek. Bakalım bu ekonomika modelinin sunumunu. Yaratıcı toplum geniş dönümünde her insana sahip olacak. 10.000 dolarlık eşdeğerli bir temel gelir. Ücretsiz ev hangisi 650 kare metre. Her bir kalite ücretsiz sağlıklı hizmetleri, ömür boyunca ücretsiz üretim hem de güvenlik. Haftada 4 gün işleme, 4 saat işleme.
2 ay bütün yılda izin. Hepsinde bir türlü aylık paraları. Birinden küçük ya da orta bir biznes işletme vergi olmayacak. Her bir mala bir fiyat, bir cena. Bunlara bakarsak aklımızda böyle bir soru gelir aklımıza. Bu inanılmaz. Bu o kadar güzel bir şey ki ben isterim böyle bir yaşama. Ama her bir insanın olduğu gibi ben bir skeptikim de ben düşünüyorum. Yokunca bunu yapma. Elcan varsınca da değil sadece benim yaşamamda. Bunu başka bir yerde. Hiç kimsecik bize vermeyecek bunu yapma. De bilirsiniz ben söylerim. Belki sen doğruysun. Halizden. O da doğru. Şimdiki ekonomika tüketici formatının içinde yapamayacaksın sen bunu realize edemeyeceksin. Bize lazım başka bir model. Lazım çıkma sınırlarının ötesine sistemanın. Ben isterim sizi tanıştırma yeni ekonomika modelinin hakkında büyük bilgileri hem de her bir insana kârlı olma. Bu model dünyanın dört bir yanından uzmanın tarafından geliştirilmiş bir model. Bu insanın ekonomik isteklerin, ekonomik progreslerin hem de bütün sivilizasyonun gelişimine bir varlık. Bu yenilikçi bir model değiştirecek bizim bütün yaşamamızı. Bugün isterim size gösterme hani onun varınca sadece değiştirersek tüketici formatı yaratıcı formatına. Ben size anlatacağım ne için. Bugünkü ekonomika modelinin farklı olarak yeni modele karşı bambaşka bir şey olacak. Bütün planetanın insanlar için yüksek yaşam standartı sağlanacak. Yeni ekonomika modelinin amacını o ikinci temel olacak. Birinci, yeni ekonomika modeli ancak bütün dünyanın ölçülüğünde olacak. Tek bir ülkede işlemir bu iş. İkinci koşul, insan kendi yönetim yapacak. Bütün güç halkta olacak. Ekonomika başka stratejilerin alanlarında birlikte seçim platformasında her bir insanın sesin tarafından elektoral platformasının içinde karar verilecek. Bu nedenle yeni ekonomika modelinin amaçların pek uygulama hem de geliştirme koşulları. Bu koşullar varınca yapmaz sadece yaratıcı toplumun içinde. Şimdi bu modeli devam edelim. Yaratıcı toplumun içinde kurarken varınca 3 aşama yaratıcı toplumun kuruluşunda bilgilendirme, siyasal hem de büyük global reforma. Yaratıcı toplumun içine geçtikten sonra hepsimiz göreceğiz. Başlayacağız bu momentten. Hani ekonomika yaşamamızda lazım yeni bir model yürütsün. Bizim sayılara göre bu sürecek 5-6 yıl geçiş süre yaratıcı toplumunda. Nasıl biz başlayacağız? Sadece girsek bu döneme 60 metrekarelik bir evimiz olacak. 10.000 dolarlık bir karsız temel gelir olacak. Herkesin olacak. İlaçlar hem de üretim olacak parasız hem pek kaliteli. Elektrik, su, ısınma onlar parasız olacak. Borçlarınız olmayacak, kreditler olmayacak, hepsi silinecek, vergiler olmayacak. Büyük hem de küçük biznesler artık vergilenmeyecek. Elbette pek çok soru çıkacak ortaya. İnsanlar işleyecek mi? Nasıl fiyatlar olacak, cenalar? Enflasyon olacak mı? En de sık hem de önemli bir soru. Parayı nereden varınca alma? Bunu adım adım bakalım. Nereden siz alacağınız parayı? Yaratıcı toplumda geçiş döneminde. Yeni ekonomikada para birlik fond toplumuna ait olacak.
birlik bir fond, global finansı açık hem de sadece insanlar için olacak. Global Finans Fond için bir insan kazanamayacak parasını. Bütün fondların gibi para biriktiremeyecek. Derece olmayacak bankalar. Parayı siz yok nice toplarsınız. Çünkü paralar elektronik olarak olacak. Çünkü bize o para da lazım olmayacak. Bunlar sadece sayı. Hani neyle varınca biz değiştirelim. Sen varınca onu değiştirersin. Bu sınır ekonomika ne kadar daha çok büyürse daha çok koşul da bizim için ürünecek. Hepsi tüketici formatının içinde bütün operasyonlar olduğu gibi yaratıcı toplumun içinde başka türlü olacak. Global finansman fondlarda görevi hem de toplum için bunlar olacak. Sayıları da sadece insanlar için olacak. Neyse bu işler toplum olarak karar verecekler. Neyse projeler, inisiyativeler yapabilecekler. Uzmanlar kendi amaçlarını anlatacak da sonra karar verecek. Ne kadar para ona verme. Yapay zeka da onu sayıklayacak. Global Finansal Fond gerekli sayıda parayı da verecek. Bir köyde diyelim ki bir proje uygulama lazım. Yeni bir asfalt koyma. Veriler bir soruş. Bütün global finansman verir parasını. Tıpkı ailedeki gibi. Siz bilirsiniz hangi kişiye hem de kime ne kadar lazım hem ne iş için lazım. Derece onlar laf edilir. Burada da hep öyle halklar arası, kasaba arası hem de dünya arasında onlar karar verecekler. Ve biz varınca onlar harcalı ne kadar isteyeceğiz. Ekonomika pek gelişir. Bizim de paramız büyür. Yeni modelde olmayacak ülkenin ya da kasabanın bütçesi. Devlet parası da her bir birlik olacak. Paranın birikimini bir yer kişisel hesabınızda olacak. Sen de onu istediğin gibi kullanacaksın. Her ülke, şehir ya da bir köy bütçet varsa de savaşarsa da birisi onun bütçetinde para kazanma, etkileme, bu bütçeti alamazlar. Nerede bizde sorun cevabı. Hırsızlık, bürokrasi olmayacak nice başka bir vakitlerde olardı. Kimse bunun üstünde para kazanır olmayacak. Çünkü monitör sisteması garanti edecek pek açıklık bütün operasyonlarını. Bütün kontroller insanların tarafından, teknolojilerin tarafından sayıklanacak. Örneği olarak çok amaçlı kompleks vasıfot. Sen yok nice kurarsın ya da satın alarsın. Yoksa bir mal da pahalı ne kadar başka yerlerde. Alıp sattıklarını anından varınca görme. O pek açıkta. Her bir insan görür. Her bir kuruş nereye harcanır. Şimdi tüketici formatta bu bilgiler pek kapalı. Ama yaratıcı toplumda bu dönemde, geçiş dönemde bunlar her tarafından açık olacak. Nerede de sen olmazsan bütün dünyada göreceksin nereye o parayı harcadılar. Çünkü bunlar senin paraların, toplumun paraları, sizin paranız. İşlemlerin kolay için hem de açıklık için dünyanın her yerinde varınca kullanırsınız da sadece para birimi getirecektir. Toplumun parası olarak global finansman bir fon tarafından oluşturulacak. Siz yokunca onu dondurarsınız ya da kaybedersin. Yokunca onları çalınsınlar da yokunca. Zerrecim onlar hepsi belli. Yaratıcı toplum geçiş döneminde ilk gününden itibaren paralar birikim yerde
değiştirilmeyecek. Kişilerin kapitalları, aktifleri hepsi açıkta olacak. Ne için birlik para olacak elektron olarak? Çünkü öncelikle bütün finansal açık durumda garanti eder. İkincisi, modern teknolojiyalara göre parayı yok istemiyorlar parayı elde etme. Onlar elektronik olarak olacak. Dijital para her yerde kullanılacaksın. İnsanın pasportu, cüzdanı ya da uçak bileti hepsi bir yerde olacak. Bütün bu informasya birlik bazının içinde korunacak. Hangisi bütün toplum olarak kontrol edilecek. Onlar ayrı insanların altında olmayacak, belli slujbaların altında da olmayacak. Böyle büyük yüksek teknolojinin yaklaşımı her bir yasa dışı içinde yok nice çalınsın. Bunlar hepsi durulacak. Yaratıcı toplumun içinde insanlar yok, neden korksunlar? Onlar açık. Hepsi başlar yeniden. Yeni ekonomik mekanizması olacak toplum olarak birlikte aile başına bir sınırlı para miktarı. Bugünkü günde biz bir sayı olarak 10 milyon dolar her bir ailenin içinde olsun. Bu toplam para her bir insan için kullanılacak. O pek yeterli bir sayı. Belli değil nasıl güç alabilirsin sen. Açan insan çıkar bunun limitler dışından. Bu fondlar başlar ortadan kalkma. Biz açtık tüketici format içinde biz onları biriktiririz. Burada biz lazım anlayalım, burada bambaşka değil banka sayısı. İnsanlar parayı toplayamaz. Bu paralar geleceğim lazım olarsa insanlar Global Finansman Fondu insana verir belli bir sayıda durmadan sınırsız ne kadar lazım hem de neye lazımsa. Geçiş döneminde pek lazım olacak bir para. Grup insanları kuramaz kendi fondlarını. İnsanlar yok nice kursunlar kendi imperyalarını. Bu bütün insanlar için yüksek bir yaşam standartını varınca yaratsın. Toplayalım bunları hepsini. Tüketici formatının içinde gücü elinde tutan insanlara belli bir grup insan. Nar savaşlarla biriktirme, saklama, alıp götürme, çalma. Yaratıcı toplumun içinde para o bir toplumun amaççı için kullanılan bir iş. Yalnız geçiş döneminde paralar yalnızca yaratıcı toplumun içinde 5-6 yılın içinde kullanılacak. Sonra onlar size hiç lazım olmayacak. Onu anlatacağız ne iş için. Bugün söylerler yani para lazım olmayacak hiçbir yerde. Önce siz anlarsınız yeni ekonomika modelinde böyle bir sorunlar olmayacak. Ancak soru başka türlü durar. İnflasyaya getirmeyecek mi bu? Cevabı pek kolay. İnflasya olmayacak hiç. O yokça olsun. Şimdiki ekonomika modeli getirecek insanların sınalarını inflasyaya. Ama yaratıcı toplumun geçiş döneminde ekonomika modeli yapamayacak inflasya. Ne için? Çünkü fiyatlar bütün kaynaklar, mallar, kendi hizmetler için bütün dünya çapasında olacak bir türlü kanun olarak. Yokınca bir malın fiyatını, cenasını yürütme. Başka bir soru varınca sorarsınız. Ama başka bir soruya para düzenli olarak fikse olacak mı? Ekmek büyük para olmayacak mı? Biz karar verirsek bütün toplum olarak olmayacak demek ki. Optimal olarak hepsi cenalar yapay zekanın üzerinden sayıklanacak da bütün mallar hepsi bir cenada olacak. Da o için bir düşünün. Hiç kimse istemeyecek hani ekmek 1000 dolara satın alınsın. Biz hepsimiz isteyeceğiz hani o daha ucuz
olsun. Bugünkü günde hep scenalar mallar için olacak pek küçük. Ne için? Zerrecim bütün fiyatlar bugün olduğu gibi daha az olacak. Ya da parasız olacak. Elektrikler, sular hepsi parasız olacak. Yaratıcı toplumun içinde ekonomik ortam olarak olacak. Bunun sınırlaması hem de harcaması, vergi olmayacak, harç tükemi olmayacak. Robot teknolojisini kullanarak onlar sayıklanacak. Aynı zamanda kalite standartlarının bütün dünyanın bir malı için bir derecede fiyatı olacak. Örneğin Amerika'da 6 dolara hem de Rumanya'da 1 dolara mal 40 sente kadar inmeyecek. Her bir yerde olacak tatlı hem de sağlıklı yeme. Pek pahalı tatlı yemeler olacak her yerde. Şimdi 88 milyar insan pek çok yaratıcı topluma 50 milyar yeterince olmayacak. Ancak geçiş döneminde biz görüyoruz hani üreten güzel hem de kaliteli yiyecekler daha da büyüyecek ve onların da parası teknolojilerin yardımından parası olacak. Bugünkü günde yeni ekonomik modelinde çiftçilik de güzel olacak. Bugünkü günde böcek bize verirler. 2 milyar insan artık ölür. Yaratıcı toplumun içindeyse bunlar olmayacak. Daha bir soru gelir. O kadar 10 bin dolarlık temel olarak bütün insanlar için nereden olacak? İnsana parasız verilecek, insanın ilacı parasız olacak, üretimi parasız olacak. Nasıl bu olacak? Sizin başınıza gelecek yeni bir soru. Neresiz varınca 10 bin doları harcarsınız? Çünkü mal seçeneği pek çok var olacak. Yaratıcı toplumun geçiş döneminde hemen ekonomik büyümesi büyük bir artış göreceksiniz. Çünkü insanlar yeterince paraya sahip olacak da koşulsuz bir temel gelir olarak bunu harcayabilirler. Da bunun alışveriş için büyük bir artış yapılacak. Pek güzel koşullar olacak. Yüksek ücretsiz, parasız işler için ideal koşullar olacak. Krediler, küçük hem de orta biznes için vergi olmayacak. Su, gaz hem de elektrik parasız olacak. Mallar da bir paraya olacak. Daha çok mal yaratmak için, gelişmek için hem de geliştirmek için daha büyük istek olacak. Yeni ekonomik modelinde tüketiciler hem de girişimciler için bu cennettir. Bu sizin paranızda, hiç kimse yokunca sizin yerinize o parayı alsın, çalsın. Her bir zamanda ekonomika bugünkü günde veriler olmayacak. Vergilerin halis kaynaklı için olacak, servis sınırı olacak. Bunların sayısı fondlar içinde toplum olarak hiç lağım olmayacak. İkincisi, krediler hem de orta hem küçük biznes için olacak prosentsiz. Demek olur ki yokunca lazım olmayacak, sen borç alarsın ya da ödemersin. Belli ki kontrol makinesi olacak. Bunu kredileri geri ödemekle sayacaklar. Birinin başkanın sırtında geçinmeyeceksiniz. Her bir kişi başkan olduğu düşünülecek. Hiç kimse seni kullanmayacak, sen de hiç kimseyi kullanamayacaksın. Üçüncüsü, daha bir önemli business modeli ekonomikası. O kadar güzel kurulu, hani her bir üretici lazım anlasın, hani onun malı lazım satılsın. Global düzeyde yapay zeka kullanacağız. O sayacak bütün planlarınızı ekonomik modelinde.
Bu demek olur hani her bir adamın, her bir business'in seçim platformasına girerken yapay zekanın yardımından varınca anlasın. Hangi hizmetlere varınca başvursun. Varınca verileri saysın. Yapay intelekt verileri saydıktan sonra başarılı olduğunu gösterecek. Örneğin sen istersin bir kafe açma. O geçecek platformaların içinden bakacak hangi kafeler, kaç tane kafeler var, nasıl kafeler var, ne kadar onlar dolu ya da insansız. Sen varınca anlarsın. Böyle bir kendi kendine başarısız olur mu yoksa olmaz mı? Bunu da karar verecek. Yoksa o sana zarar mı verecek? Bunu yapay zeka, intelekt karar verecek. Açarken bir business sana verecek, yapay intelekt sana verecek birkaç varyant. Nerede sen varınca onu açarsın. Sayacak kreditlerin sayısını sayıklayacak, lazım olacak mı sana bu lojistika firmasının harcamalarını, hizmetler için size insan ayıracak. Hepsi kendin varınca bunlar hepsini ayırarsın. Hepsi bitki kararları sen verirsin. Yapay zeka sadece varınca sayıklasın, ne kadar vakit sana yetecek. Hani sen bunları hepsini gerçekleştirirsin. Seçim platformasında başvuracaksınız da ondan sonra yapay zeka size yardım edecek. En kolay insanlar işleyecek 4 gün hem de 4 saat, 4 gün haftada hem 4 saat günde. Her bir gün sana lazım olacak insan. 3 kişi. Sen ondan sonra anlayacaksın hani sen halis biznesmensin. Çünkü biznesi kurmak için lazım olarsın, motivasyon lazım olsun, karakterin belli lazım olsun, sorumluluğun lazım olsun. Buysa organizasyon bilimin lazım olsun. Birçoğu için bu yizici bir durum. Haftada 4 gün, günde 4 saat işlemek için. Kendi biznesini kurma diyene, kendi biznesini devam ettirme diyene yapay zeka sana yardım edecek. Yapay zeka için hesaplamalar yapsa bile işleri bütün yapacaksın sen. İnsanlarla laf edeceksin, bütün sorumluluğu sen alacaksın. Ayrıca dizaynı, ayrıca insanlığını hiçbir yere gidemeyeceksin. 24 saat sen meşgul olacaksın da kendi biznesini yürüteceksin. Sen karar vereceksin. 4 saat mi işleyeceksin, 4 gün haftada mı işleyeceksin ya da hiçbir şey yapmayacaksın. Kimse daha çok ister işleme, kimse daha az ister işleme. Kimse istemiyor işleme de özgür olma, güzel bir yaşama. Doğal olarak vergiler olmayacak, krediler olmayacak. Gördüğümüz gibi aylık paralar da yükselecek. Şimdiden de regüler olarak onları da açacaklar. Ücretsiz düzenli olarak artış gelecek, koşulsuz temel gelecek. Kaliteli mal satın alacaksınız. Örnek olarak orta bir biznese bakalım. Bir insanın var bir çalışma yeri, birkaç insan işleyen insanı ya da hem de 10 milyon dolarlık dönüşü. Bütün paraları onun. O da lazım olacak, parasını da ödesin. Çünkü piyasada var pek çok rekabet. Yaratıcı toplumda bu işler olmayacak. Onların lazım olmayacak. Biz geldik
pek sık soruya eğrileceğim. Güzel yaşamakta olacaksak niçin bize işleme, bize verecekler $10.000 ayda? İnsanlar hepsi işleyecek çünkü kişi başı $120.000 yılda verilirse o bir ortalama parası olacak. Hiç kimse istemeyecek ortalama yaşama. Hepsi isteyecek Tesla yaşama. Örneğin bir insan isterse güzel bir araba, onu lazım alsın, satsın. Bir aylık parayla onu alamayacak. Onu daha hızlı almadan elinden geleni yapacak. Demek ki o ekstra parasını lazım kazansın ayda. Da varınca bir yılın içinde kendi arabasını alsın. Hem de sen isteyeceksin kendin için yeni telefon, yeni saat. Ne için? Çünkü sende var öyle imkan. Sen isteyeceksin bir restorana gitme, sen isteyeceksin güzel yemeği yapma. Bu için lazım para. Da bu büyük bir stimul işlemediğini. Yaratıcı toplum geçiş modelinde insanlar 4 saat işleyecek, 4 gün haftada. Ona göre de 2 aylık izin alacak. Yeni teknolojileri geliştirmekten sonra her bir zanaat olacak pek enteresan. Ağır işleri yapacaklar robotlar. Her bir yeteneklerini açacak. Herkes varınca yeni zanaat alsın parasız ürettikten sonra. Böylece insanlar anlarsa her bir koşullar olacak. Hani yeni araba alsın yani. Ya da başka bir şey. Daha bir soruya geleceğiz. Şimdi kendi mülkümüz nasıl olacak? Hepsi insanlar ne kazandıysa hepsi olacak onun. Kişisel olarak onun varınca olsun magazinleri, restoranlar, kafeler hepsi. Ancak dünyadaki bütün mineraller, kaynaklar toplumun olacak. Böylelikle insan bunun içinde insanlar küçük hem de orta biznesin vergisi de olmayacak. Su, gaz bunlar hepsi parasız olacak. Böylelikle ekonomika modeli hem işlenmekte hem de gelişmekte maksimum olarak bütün insanlara ait olacak. Daha bir sebep niçin yaratıcı toplum geçiş döneminde dünya ekonomikası kat kat daha büyüyecek. Bu dünya çapasında planlı olarak yapılacak. Kalan üreten başka bir artmak için belli bir prodüksiye üretmediğine karar verilecek. Hazır üretimi insana verince bir sanırız hani var öyle ülkeler nerede insanlar hiç bilmeden yoksa bir malın adını. Ekonomika yeni modeli bu problemleri, bu planlamaları, logistika durumunu hepsini sayıklayacak. Logistikayı da sayıklayacak her bir insan için ayrı. Hani insanlar alabilsinler kendi istediği malları. Yapay zeka da onlara yardımcı olacak. Yaratıcı toplum geçiş döneminde insanın yaşamasını iyileştirecekler hem de daha güzel yapacaklar. Bu da hak olarak devlette olacak. Pek önemli, en önemli de olacak insanın yaşaması. Çözüm özetleyelim dostlar. Şimdi siz anlarsınız nasıl yeni ekonomikayı varınca işlettirme. Her bir insan için pek önemli standartları anlattık. Her $10.000 aylık para her bir insan için gelecek. Bütün cenalar bir mal için bir türlü olacak. Parasız üretim hem de ilaçlar olacak. Koşullar güzel olacak biznes kurma dini. Dahası da tüketici formatının içine göre avantajlar bir kısmı.
Незачем совершать преступления, незачем рисковать счастливой жизнью. Простой вопрос. Зачем? Когда жизнь человека на первом месте, мир резко меняется. Твоя счастливая жизнь — это то, что ты будешь ценить. Это твои возможности, и это возможности всей цивилизации. Сегодня человечество стоит на пороге управления материей. Это реальность сегодняшнего дня. От управления Bu, материей нас отделяют лишь bu незначительные bugünkü günün промежутки doğrulukları. времени. Единственное, чего нам действительно не хватает для Bizim восполнения için naş этого дела yetişme и bugünkü günde совершения научного прорыва — это bütün ученые bilim со всего мира, работающие в insanların, направлении и обеспечение их bilim insanları неограниченным toplama, финансированием. И это будет bütün возможно dünyanın только insanın благодаря finanse etme. цивилизованному обществу. А самое главное, En önemlisi, неограниченное финансирование науки — это bütün единственный bilim способ insanlarını da развивать finanse науку, etme. так как это является первостепенным, Çünkü жизненно bu важным вопросом pek сегодня. önemli bütün И dünyada. на этом этапе мы сможем Bu спасти etapta планету от biz varınca климатического bütün коллапса и planetayı запустим kurtaralım процессы bu решения kolapstan. экологических проблем. Ekolojiye Переходный problemlerini de период çözelim. займет около 5-6 лет. 5-6 По его yılın завершении içinde. мы войдем в созидательное De biz o общество. zaman А gireceğiz созидательное yaratıcı общество toplumun — это içine. мир Yaratıcı невероятных toplumda возможностей, где будут доступны новейшие технологии. bu pek güzel bir dünya. Капсула здоровья, Nerede которая yeni позволит teknolojiler каждому человеку bizim elimizde продлить olacak. жизнь за Kapsula видовой предел и жить в здоровом, молодом теле как минимум 1500 sağlık лет. kapsulası nerede sen varınca yaşarsın 1,5 bin yıl. Сможем создавать всё, что Varınca угодно, replikatörle замечательных kurarsın bir функций, sürü güzel işler. квантовом уровне. И эти Kvantı технологии ötesinin каждому seviyesine göre И her это bir ответ evin на то, içinde почему kurulacaktır. деньги нам больше не будут Biz нужны. anlarız artık bize de Созидательное para общество lazım решает olmayacak. все наши Yaratıcı экономические toplum проблемы и bizim открывает hepsi новые, problemalarımızı çözer. невероятных возможностей, Bizim которым bütün ты koşulları сможешь реализовать yardım eder. свой настоящий потенциал. Sen bütün Если kendi ты хочешь potansiyellerini жить в таком varınca мире, то именно koyarsın. сейчас важно Geleceğim действовать с миллионами людей. güzel bir yaşamak istersen şimdi biz lazım bir şey yapalım. Bütün dünyaca bir soru bırakma isteriz. Nerede hem önemli insanlar için. Her bir insan lazım bilgilendirsin her birini. Bu pek önemli. Her biri lazım bilsin. Tüketici formattan biz pek kötülük yaşarız. Ama bunun çıkışı var. Nerede? Yaratıcı toplumun içinde. O işte kim anladı pek önemli, bunu pek güzel anlasın. Yaratıcı toplum açacak bütün perspektifaları, gelişme her bir insan için. Bu bizim özgürlüğümüzdür. Halizden tüketici format içinde biz özgürlük alamayız. Her bir zaman her biri tarafından biz korku içindeyiz. Ancak bu birkaç kişi içinde formatın kölesi olarak kalırız. Bugünkü günde halis özgürlüğü sadece yaratıcı toplumun içinde varınca bulalım. Потрясающе. Денег будет всегда столько, сколько всем нам нужно. Уверена, что все мечтают об этом. Да, все в наших руках. Мы можем жить в таком прекрасном мире. Мало того, нам еще придется думать, куда потратить деньги. Я уже даже начала писать список. Я же знала об этом. В детстве мне мама рассказывала, что настанут времена спасения, времена объединения нашего народа, когда, объединившись, мы возродим в мире все наивысшие человеческие ценности, и это будет время настоящего счастья. Первая основа созидательного общества — это ценность человеческой жизни. Жизнь любого человека нужно хранить, как свою собственную. В Мишна Санедрин, 4 главе, в
5 стихе сказано: «Каждому, кто сохранил одну душу, жизнь из еврейского народа, засчитывается, как если бы он сохранил целый мир». В Торе Ваикра, 19 главе 16 стихе сказано: «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего». Ваикра, 19 глава, 17 стих сказано: «Не ходи сплетником в народе твоем, не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего». В Торе Дворим, 30 главе 20 стихе сказано: «Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Господа, Бога твоего, слушая глас Его и прилепляясь к Нему, ибо Он — жизнь твоя и долгота дней твоих». В наших Писаниях нам были даны наставления беречь свою жизнь и жизнь других людей, как свою собственную. Нам указано избирать жизнь, а в наше время избирать жизнь — это значит выбрать созидательное общество. А когда я увидела технологию капсула здоровья, созидательного общества, я по-новому поняла смысл сказанного в Писании, что все будут излечены. Не будет для человека такой проблемы, как неизлечимая болезнь. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда поскачет, как олень хромой, и запоет язык немого, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи. Это будет доступно благодаря технологии капсула здоровья. Чтобы подробнее понять, что такое капсула здоровья, предлагаю посмотреть фильм о капсуле регенерации и ее функциях. Cody, benim için ne soysa haber var mı? Yenilenme kapsülü kuruldu da yapılandırıldı. Ayrıca kişisel medisine asistanınızla da senkronize edildi. Süper. Cody, çikolatalı kokteyl isterim. Gabi Kotsağ'ın yaptığı gibi mi? Da, o kokteyl pek güzel. Tamamlandı. Vay canına, sen Halis de pek güzelsin. Görüyorum ki tüm dizayn isteklerimi yerine getirdiniz. Süper. Selam, ben birinci kuşak bir yenileme kapsulasıyım. Güğde yenileme proseduralarından geçmeye istersiniz mi? Bana lazım mı? Sizin medicina asistanınızdan gelen verileri analiz ederken 10 yaşındayken bir yerinizi kırdığınızı anladım. Kemik kaynamış ama ekleminizi deforme eden küçük bir çıkık kalmış. Spor yaparken acıdır. Hem kemik kıtırdağında potansiyel çatlaklara sebep oluyor. Apendisitinizi aldırmışsınız. 16 yaşında geçirdiğiniz operasyon derinizde bir yara izi bırakmış. Sık sık yanlış beslenmeniz de organizmanızı kötü hala getirmiş. Bu sonuçları ortadan kaldırabiliriz. Hem de güğdenizi güzelleştirebiliriz. Proseduraya başlama istersiniz mi? Da, sanırım. Ama önce seni daha yakından tanımayı isterim. Tanıtım videosunu başlatalım mı? Da, devam et. Birinci nesil yenilenme kapsülü 1.0. Yenilenme kapsülü, güdedeniz için aşağıdakileri içinde benzersiz bir günlük genel bakımıdır. Güdedenin diagnostikası, psikik rahatsızlıktan kare, her türlü hastalığın profilaktikası hem alıştırılması, kayıp güde parçalarının hem organların eline getirilmesi, isteğinize göre güde forması, hijyenik prosedürler hem kozmetik güde bakımı. Bu yenilikçi inovasiyeye göre sadece güdenizi canlandırmakla kalmayacak, daha da ömrünüzü 1500 yıla kadar uzatabileceksiniz. Yenilenme kapsülü bilgi hem fiziki seviyelerde işler. Fizik seviyede yenilenme kapsülü güdedenizde parazitleri,
Virüsleri, bakterileri ya da toksinleri buler, onlardan enerji çeker de sizin için yararlı elementlere dönüştürecektir. Kan trombları, kanamalar ya da taşlar gibi patolojiye değişiklikleri hızlı alıştırır, soğuklamakları ortadan kaldırabilir hem de güdedenizde bozuk organ hem dokumaları alıştırır. Bu teknolojiye göre artık duş alma ya da diş paklama gibi hijyenik prosedürlere yapmayacaksınız. Epitel parçacıkları ya da başka bir temel parçacıklara ayrılacak da güdenizi dönüştürmek için yararlı yapı materyal olarak kullanılacaktır. Bilgi seviyesinde, sağlık kapsülü güdenizi tüm işlerini geri yükler ve bedenin nasıl çalışması gerektiğine dair tüm bilgileri içerdiği için bedeninizi DNA seviyesinde gençleştirir. Kapsül sadece DNA'nın içindeki programı değiştirir ve kuantum ötesi seviyede sadece bir pikseli düzeltir. Geri kalanı organizmanın kendisi tarafından yeni bilgilere göre yapılır. Bu şekilde, herhangi bir hücre yeniden programlanabilir. Gereksiz olan her şey çıkarılır ve gerekli olan her şey eklenir. Bu teknoloji sayesinde görünüşünüzü değiştirebilirsiniz, boyunuzu, kilonuzu, beden hacminizi değiştirebilir, uzuv ve organların yenilenmesi için bir program ayarlayabilirsiniz. Kuantum ötesi seviyede bilgiyi değiştirerek, bir hücrenin yanı sıra tüm bedenin gençleşmesini ve uzun bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik tüm süreç mikro seviyede, tamamen ağrısız da sizin için güvenli bir şekilde gerçekleşir. Yenilenme kapsülü sayesinde hastalıklı herhangi bir organ anında onarılabilir ve işlevi geri kazandırılır. Kalbinizin atmaya başlaması için yerine başka birinin kalbini koymanıza gerek yok. Yenilenme kapsülü üzerinde gerekli programı çalıştırmanız yeterli. Artık istediğiniz görünümü seçebilirsiniz. Tüm bedeni dönüştürmek için antropometrik değişikliklerin ölçeğine bağlı olarak bedenin DNA'daki yeni bilgilere göre dönüşmesi zaman alır. İnsan bedenindeki fiziksel dönüşümler 9 ila 14 aylık bir süre içinde gerçekleşir. Kapsülünüzdeki gençleştirme ve yaşamı sürdürme programına başladığınızda, programınız tarafından tanımlanan biyolojik gençlik yaşına ulaşana kadar her gün kendinizi daha sağlıklı, daha genç ve daha güçlü hissedeceksiniz. Genç ve sağlıklı bir bedende insan ömrünü ortalama 1500 yıla kadar uzatmak mümkündür. Ayrıca bedeninizin özelliklerini tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Kapsül teknolojisi, istediğiniz beden tipine, kas tonusuna ve antrenman seviyesine sahip bir sporcu olmanızı ve bu formu sizin belirlediğiniz parametrelere göre korumanızı sağlıyor. Egzersiz yapmak için kişisel zaman harcamanıza gerek yok. Sabahları kapsülün içinde geçireceğiniz sadece 30 saniye, saatlerce süren egzersizlerin yerini alabilir ve kişisel gelişiminiz için zaman kazanmanızı sağlayabilir. Hijyen de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemler dönüşüm programıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Kapsül teknolojisinin kullanımı çok kolaydır ve herkes için tamamen güvenlidir. Kişisel parametreleriniz ve tercihleriniz hakkındaki bilgiler birleşik veri tabanında saklanacaktır. Seyahat ettiğinizde, dünyanın herhangi bir yerinde, kişisel programınızı başka bir kapsülle etkinleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kişisel kodunuzu kullanmaktır da mükemmel şekilde ayarlanmış bir kapsül hizmetinizdedir. Yenilenme kapsülü, yüzlerce yıl boyunca sağlıklı ve genç kalmanızı sağlayan yenilikçi bir teknolojidir. Tüm hastalıkları unutun ve yaşam kalitenizi artırın. Yaratıcı kullanın. Vay, bu süper. Hepsi hastalıkları şimdi Haliz'den alıştıracak mısın? Elbet, bütün hastalıkların kökünde infeksiyalar duruyor. Onları çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirim. Diyelim, Alzheimer hastalığına parazit infeksiyası sebep oluyor. Bu mikroparazitler kendi dolayanında kalsiyum kılıfı oluşturarak aksonlarda aşırı kalsiyuma toplanmasına sebep olurlar. Bu da nöron bağlantıların bozulmasına da immün hücrelerin ölümüne yol açıyor. Bundan başka bunlar yaşayan mikroorganizmalar. Bu yüzden onlardan enerji alabilirim. Toplanmış çok kalsiyum askorlardan çıkarabilirim. Başka yere taşıyabilirim. Çok kalsiyum daha sonra organizmadan uzaklaştırılabilir. İlgili bütün nöronlar bireysel DNA programınıza göre restorasyon edilecektir. İmmün fonksiyasını arttırmak isterseniz aktif nöronlar da oluşturabilirim. Sayılarını arttırabilirim. Zaman geçtikçe artan immün fonksiyasına yavaş yavaş ulaşacağınız bir insanı iyileştirme programının bütünü 30 yıl sürer. Da kişi kapsuladan sağlam çıkar. Alzheimer için korkma değil lazım. Ama beni güzelleştirebilecek misin? Yüzünüz de, güydeniz de pek güzel.
Ne gibi değişiklikler yapmayı istersiniz? Burnum pek güzel değil. Hem olsaydı kalçalarım daha küçük olsun. Yok problema. Sadece bir program seçin. Wow, şimdi artık spor salonuna da mı gitmedin lazım, öyle mi? Ancak zevk almak hem başka insanlarla sosyalleşmek için isterseniz, sağlığınıza zarar vermeden güdenizin görüntünüzü değiştirebilirim. Diyelim toyansınız. Dokularınızdaki yağ kalıntılarını çözebilirim. Çok yağ hücrelerini çıkarabilirim. Bu işi siz kendinizdeyken yapabilirim. Ağırlığınız da, büyüklüğünüz de azalacak. Bundan başka kaslarınızı arttırmanıza yardımcı olabilirim. Fiziksel gücünüzü hem dayanıklılığınızı geliştirmenize, kemik dokunuzu hem bağlarınızı güçlendirmenize şans verebilirim. Bütün bu programa 9-14 ay içinde tamamlanır. Artık hiçbir diyet tutmayacağım mı yani? Ne istersin hem ne kadar istersin ye. Artık diyete var nasıl tutmaysın. Organizmana lazım olan her şeyi ekleyeceğim. Zararlı olanları çıkaracağım. Bu 30 sekund içinde günlük bakım fonksiyasına girer. Kapsülün kullanırken sınırı, kısıtlaması var mı? Örneğin yaş olarak. Hiçbir kısıtlama yok. Ya dur bekle. Yeni doğan uşaklar da kapsül kullanabilir mi? Elbet bu lazımlı bile. Kapsula gebe kalındığı andan çocuğun doğmasına kadar fetal gelişimini kontrol eder. İlk hücre bölünmesinden başlayarak fetüsün gelişimi üzerinde bir kontrol olacaktır. Fetüs organizma içinde bir organizmadır. Uşak doğduğunda tam bir gözetim hem bakım altında olacaktır. Kamil bir program, kamil bir bağışıklık sistemasından kamil bir güdede olacak. Kapsula gebeliğe eşlik edebilir, doğumak sırasında kullanılabilir. Fetüsü hem anayı bakar, doğumak sırasında kesinlikle rahat hem uygun bir durum yaratabilir. Dur, biraz kafam karıştı. Artık kendimizi yıkama zorunda değiliz derken nasıl sen söylemeye istersin? Yani ellerimizi de mi yıkayamayacağız şimdi? Bu artık lazım olmayacak. Şimdiye kadar normal bir duş aldınız, öyle yıkandınız. Bundan sonra ben sizi taisle paklayabileceğim. Günlük bakım işlerinden sonra bütün artık tüyleri, mikroplar, kulak kiri hem başka güde salgıları derinizden temizlenecektir. Bunlar kamil bir yapı materyali olarak organizmanızın başka taraflarına yollanacak. Faydalı elementlere dönüşecek. İsterseydiniz güdenizde istenilmeyen tüyleri de alabilirim. Şimdi bu bana pek sıla gelir. Kulağıma pek daha sıcak gelir. Ama biraz sorularım var. Deneyeceğimiz hem güdemizde parçalarımız yapılan tüm bu manipülasyonlar bir kuvvetli nokta mı? Ben mutant olmayacağım mı? Yok, olmazsın. Yaratıcı toplumun ilk temeli insan yaşamasına kıymet vermektir. Bunun için bütün fonksiyonlarım yalnızca sağlığınızı hem rahatlığınızı iyileştirmek hem yaşatmak için kurulmuştur. O ilk temel. Nasıl unutabilirim ki? Şimdi ben inandım. Ben hazırım. Hangi programı seçersiniz? Bir başlangıç olarak günün rutin. Solumu almayayım hem düz durayım mı? Rahat olun. Prosedura'nın kesinlikle acısız hem güvenli olduğunuzu aklınıza getiriyorum. Şimdi güdeniz taranıyor. Sol orta serebral arteriyada anevrizmanız var. Çıkarılmasa kanamaya sebep olabilir. Damar duvarlarının bütünlüğünü yeniden düzeyerim. Anevrizma çıkarıldı. Artık felç riski yok. Vay canına, bu süper. Bu inanılmaz bir şey. İnsult riskini sadece birkaç minutta mı ortadan kaldırdın? Elbet sağlığınızı sağlamak benim işim. Günlük bakım işine başlarım. Bu 30 sekund alacak. En sevdiğiniz videoyu açmamı isterseniz mi? Da, sağ ol.
Güdenizin günlük bakım işi bitti. Nasıl istersin söyleme? 30 sekund bitti. Hayırlı günler dilerim. Sağdan bütün gün geçirmektense bu bana daha iyi gelir. Anacığım, zaman hayır olsun. Bak ne aldım. Güzel görünür. Sen onu sadece şimdi mi denedin? Ben benimkisini artık bir hafta denerim. Bu nesi? İnanılmaz. Kapsulun az önce beni insulttan kurtardı. Bir anevrizma buldu da birkaç minutta çıkardı. Gerçekten mi? Neyse. Hani şimdi hepsi insanlarda olacak kolaylık kullanma bu kapsüllerle. Bu doğru. Ya sen başka bir değişiklik görüyorsun mu? Da, ben benimkisini hemen çalıştırdım. Sağlık hem gençleştirme programına göre. Artık hem derim iyileşti, hem lekeler gitti, hem buruşuklar da artık azalmaya başladı. Ya bak, ama en önemli benim kemiklerim artık acımır. Ben geçen gün daireme asansörsüz yayan gittim. İsteyipçe. Hani bakma, hem de benim kemiklerim hiç acımadı, hem de soluk ağırlığı kayboldu. Ben şaşbeş kaldım. Mamo, senin adına çok mutluyum. Aman, kullanması çok kolay. O kendi hepsini anladı. Söyledi. Hani hepten geçleşme bana sürecek 9 ay. Ama şimdi ben duyarım kendimi. Sanki 25 yaşındayım. Mamo, senin adına pek mutluyum. Sevgili kızcağızım, ben de pek sevinirim. Hani biz becerdik kurma yaratıcı toplumu. Da şimdi hepsi hastalıklar hem ihtiyarlık kaldı geçmişte. Doğru. Oh, bana telefon açıyorlar. Gitmeye lazım. Kal sağlıcakla. Sonra laf edelim Mamo. Acaba bilim insanları başka hangi şaşırtıcı işler yapacaklar? Soluğum kesilir. İnanılmaz bir şey. Ben de öyle teknoloji istiyorum, nice kapsula sağlığı. Hiç istemiyorum gitmez güzellik salonlarına. Nere ben harcarım paramı hem de vakıdımı. Varınca hepsi için yapmanlar sen istersin. Daha enteresan hani teknolojiler artık şimdi var. Pek güzel bir kapsula. Düşünsenize bize olmayacak başka hastalıklar genetik olarak. Ne kadar çok yaşamak varınca kurtaralım. 1,5 yıl yaşama ne güzel perspektivası. Artık bunlar masal değil. Bunlar o faktlar, anıları iOS kitaplarda yazılı. Bu teknolojiler halis vardılar da onlarla kullanardılar. Onlar da varınca olsun sadece yaratıcı toplumun içinde. Sara'yı düşünsenize 90 yaşında pek güzeldi de pek akıllıydı da vardınca hamile olsun da doğdursun uşak. Düşünsenize nasıl genç olacağız. O vakitler insanların yaşaması pek uzundu. Bugünkü güne karşı. Bu da Tanah'ta yazılıdır. Adam 930 yıl yaşadı. Noy 950 yıl yaşadı. Müteşallah 969 yıl yaşadı. Set 912 yıl yaşadı. Yani her birinin ömrü pek uzundu da güzeldi teknolojilere karşı. İbrahim zamanında zamanına kadar yaşlanma yoktu. Da her kere Set'in bugünkü günlerde 912 yılda öldü. Bu tür teknolojiler
yaratıcı toplumun içinde kullanılacak. Bir düşünsenize, Nyosa varınca kendi annenle babanla buluşarsın, onlar genç olacak. Bizim dostlarımız ya da benim dostlarımız mı, onlar benim olsa da benim ailem mi? Hepsici anne dedeler, hepsici genç olacak. Hep öyle iOS kitaplarda yazılır, hani hepsici Meşrik çağında olacak, cinsiz hem de kötülüksüz olacak, büyük bir mir kardeşlik olacak. Sadece yaratıcı toplumun içinde da her bir insan için bunlara ait olacak. Sadece yaratıcı toplumun içinde dikkatimize gelecek, bütün problemalarımız çözülecek. Angıları bugünkü günde bizim gelişmemize köstek koyar. Sadece yaratıcı toplumda biz olacağız hem büyük insan, her birimizin o zamanlar olacak pek akıllı hem de hukuk olarak o çağda yaşayacağız. Yazılı iOS kitaplarda gibi. Hepsici bilimler, Allah'ın bilimleri, bütün topraklar dolu olacak. Orada da yazılı olduydu. O vakitler hepsici evreler hem de başka milletlere ait olacak. İsa'ya 66.23. Başka halklar arası doğruluklar olacak. Hepsici çünkü hangisini gökyüzünü hem de yer yenilenecek, hangisini ben yapacağım. Sizin adınız da sizin hepsiniz doğumu olacak. Bu doğru. Bir düşünsenize, böyle yazılı. O vakitlerde ne kıtlık ne de cenkler olacak. Kıskançlık olmayacak, rekabet olmayacak. Çünkü iyilik hem de doğruluk içinde, güzellik içinde olacak. Bu replikator mı anladır? Hepsimiz bakalım bu filmi. Forumda global krizisi bir çıkış yolu var, gösterildi. Yaratıcı toplumun içinde bu teknolojiye göre replikacı olarak her bir insanın olacak imkanı kabul etmek hepsini. Onun mikrodalga gibi bir fırın gibi olacak. Yemek pişirme yakında. Biz işlemeyeceğiz başka evin içinde. Hiç satın da almayacağız bir şey. Çünkü yapay replikacının yardımından hepsini elde edeceğiz. Nice bu işleyecek. Replikatorcu parçacıkların içinde manipüle edecek. Fakt olarak o manipüle edecek o parçacıklarından. Angıların adı yılancık. Her bir parçacıkların içinde var birkaç aktif yılanı. Onlar arka arkaya informasya toplayacak. Böylelikle onların değiştireceğiz parçacıklarını. Bir ya da birkaç yılancık ya da varınca yeni bir büyük parça yapma. Demek ki başka bir obyekt varınca yapma. Diyelim büyük bir hamburger arasında hem de bir başka bir ürün arasında o kadar özelliği yok. Bu replikatorun prensibi, işleyen prensibi. Parçacıkların bir şey yapmak için parçacıkların kendilerini bulmamız lazım. Parçacıkları nereden bulacağız? Her için farklı türlü yiyecekler lazım. Bu biz kullanıcıyı kullanacağız. Oraya atacağız da o onları parçalara bölecek. Diyelim kirli ruvanızı koyduktan sonra o ayıracak onların doğru parçacıklara, onların nano cartridge'lerin içine yerleştirecek da yeni obyekt size verecek. Biz biliriz onlar dönüklü olarak nano cartridge'in içinde duracak. Zerrecim başka bir durumda onları yokunca tutmaz. Zerrecim onlar gezerler de varınca dağılsınlar. Onları kartridge'in içinde tutarlar. Pek çok vakit, milyarca vakit, yıllar. Bu çok parçacıklar burada tutmak için nerede varınca tutalım. İnsanın bir saçı milyonlarca kartridge varınca tutsun. Varınca saklama onları 10 üzeri 36
kvark içerisinde. Demek ki bir insan saçında varınca tutma o kadar çok parçacık, hani varınca ondan sonra üretme pek çok işler. Böylelikle cartridge bir insan saçı olarak varınca hizmetine versin insan bütün dünyamıza. Biz sanırız hani böyle küçücük bir miktarda yokunca yapma, ama kartuşta var küçücük kompakt olarak kullanılacak da saklanacak. Maddi obyektleri oluşturulacak. Büyük ara yolları verilecek. Mikro dünyadaki onların parçacıkları yol açılacak. Kosmostaki yıldızlar hem de galaktiler gibi aralarında bir yol benzeri yaptıracak. Bu bilgiye sahip olduktan sonra farklı materyaların başka bir düşünsenize, o pek güzel bir büyük bir hidrokarbon bir yumaklara dönüşecek. Onların 33 sortu var. Biz varınca her bir objekti yapalım. Hamburgerde altında bu bir parçacıktan varınca bir sürü çok parçacık oluşturalım. Replikatörü nice işler varınca taisle anlama. Diyelim ki mikrodalgaya benzeyen bir makinenin içine bir kofta koyacağız. O sırada özel bir makine rubanın formasını hem de rubanın ipliklerini her bir ayrıntı olarak okuyar. Ondan sonra makine halka şişe gibi özel hem de ipliklerin alır da ayırır onları. Rubayı ipliklere kadar söker, sonra onları toplar başka parçacıklara. Ondan sonra isterseniz yeniden bu rubayı alma, onlar sepette sığır, bir sepete sığır da orada korunur. Varınca soracağım yeniden bunu sviteri yapma. Bütün bu bilgiler bütün dünyada her bir şey programı olarak yaratıcı olduğu anlayışına verir. Bunda hiçbir şey zor yok. Şimdi programların içinde sadece sınırlama var. Oysa kuanta ötesinde dünyanın birkaç yüz kombinasyaya varınca yaparsınız. Onun karşılıklı diyelim ki alfabemizde 30 harf var ama 1 milyonlarca daha çok söz varınca bularsınız o harflerde. Bu kişilerin harflerini manipüle etmesi demek. Demek ki burada da ilancıkları kombinasyasınlar varınca kurma ve bir sürü obyekt üretme hem de yapma. Bu ilancıklar varınca bir sürü kopya yürütsün. Вау, я тоже такой хочу. Ben de böyle isterim. Hiç lazım olmayacak bana artık bir şey yapma, yıkama ya da toplama. Bugünkü çöp olacak pek önemli replikatör için. Böylelikle bütün mısırı biz varınca yapalım. Ben şimdi anladım, 40 yılın içinde nasıl evreler çöllerde yaşardı. Tanaha'ya göre gökten gelen bir man ne demek olur? Hani insanlar çıkarır, büyük yola çıkarıyordu Egip'ten. Musa'ya böyle dedi, bak bu benim. Gökten ekmek gelir, hem de insanları dışarı çıkar da gün için lazım olan toplayacaksın. Böylece onların benim ürettiğimi anlatacaksın. Akif, biz biliriz hani o vakitler artık bu teknolojiler vardı, Haliz'den de vardı. Forumda daha bir güzel bir teknoloji sunuldu. Antik çağından beri Vajra olarak bir fragment göstereceğiz bu teknolojinin adına. Allah'ın gözü Vajra. İkinci olarak sunulan hipotezaya insanlık varınca eski zamanlardan beri 6 değil 32 enerjiye sahip türü kullanacaktır. Bu da büyük bir teknolojileri hem Allah'ın gözü gibi için kullanabilen hale getirecek. Bunlar nasıl işler bir bakalım. Allah'ın gözü nerede olursa ol insanın orada onu nöron signalına göre varınca tanısın. Vajra ise nöronların işletmesi
kendisini uzaktan etkiler. Bunlar ikisi beraber bir teknoloji gibi nöronlara göre bütün insan organizmasını bulur. Nöronlar işlerler sıradan, bilim tarafından henüz hiç bilinmeyen, yapay bir retina gibi, yispar parmak izi gibi olan belirler bu radyasyayı, bu signal çıkarır. Bu doğumdan sonrasına bir türlü kodlarına sahiptir. Allah'ın gözü Vajra kullandığı enerji türüne kalkan koyamaz. Şimdi bu signalları görürüz, hani bir türlü onlar araştırılır. Demek olur hani ne işimize bu kadar nöron lazım olur. Onların halis fonksiyonu nedir? Yaratıcı toplumun içinde geniş döneminde Vajra hem de Allah'ın gözü pek çok perspektiva bize açıyor. Bu bizim yaşamamızı iyileştirir. Güvenlik. Allah'ın gözü teknolojisinin sayesinde dünyanın hiçbir kişi yokunca kaybolsun ya da kaçırılsın. Pek çok insan kaybolur ama Allah'ın gözü varınca onu bir yerlerde bulsun. Her yerde, hem her zaman. Hiç önemli değil, mağaralarda mı, kosmosta mı bulunur. Allah'ın gözüne göre, Vajra'nın teknolojilerine göre başka bir suç işlemeyecek insan. Çoğu insan hangisi isteyemiyorsa bir suç işleme, onu hızlı tutuklarlar da sonra da tutarlar. Vajra yokunca okusun senin fikirlerini ama senin emosiyalarını görüyor uzaktan da seni durgular. Örneğin bir grup insan isterse saldırma bir uşağa, hangisi korku içinde, Vajra görüyor o kişinin korkusunu da gelir da durgular. Bu kişinin güvenliğini sağlar, hızlı uygun önlemleri alır. Bütün agresyalar grubu kontrol altına alır. Yaratıcı toplumun içinde teknolojiler Voxcode gibi senkronize olarak bunun için sadece herhangi bir zararı görmekte kalmıyor. Aynı zamanda kimsenin bağlantı oldukça öğrenilir. Finansal açıkları. Allah'ın gözü hem Vajra zor durumda bir insan başı dertte olduğu için kötülerine uğradığını ya da başka bir olacaktır. Diyelim ki hepsici deprem içinde insanlar yıkıntılar içinde kaldı. Allah'ın gözü teknolojisi uzaktan görür, değişiklikler insanın güdesinde olur. Vajra teknolojisi uzaktan güdesini, acı şokunu alır. Kontrol eder komasını da daha insanlar yardımcılar gelene kadar kontrolün altında tutar. Bu prensipe göre de Vajra yardım eder insana daha hızlı ambulansı bekleme, tutma kendi sağlığını. Artık olmayacak transport avariyaları. Vajra teknolojisi alkollü insanı bırakmayacak otursun arabaya, transport kullanma. Düşünsenize, dünyadaki güvenli olacaksınız. Ne kadar güzel bir şey. Cinsiz, suçsuz, her bir insanın her bir dünyadaki yerde varınca kurtarılsın. Nuşan'ın aşırı düşünsenize, o zamanlarda insanın yaşamasını kontrol altında tutardılar. Peki o bize hatırlatır Vajra fonksiyasını. Oysa insanın yaşamasını tutar, hem de varınca hepilerde öldürsün. Da Allah söyledi Muşa'ya, yap kendine bir sarafa, da koy onu, olsun ki hepsici korku içinde yerleyeceğim kalarsa da yaşamakta. Tanah Tora 21.8 da yaptı Moşa bir yılan demirden, koydu ona bir yapay içine da yerleyeceğim yılan dalarsa insanı da insan kalarsa yaşamakta, zaman iyi insandır. O zaman Moşe koydu kendi eline, vurdu o dağa kendi sopasından 2 kere, oradan su geldi. Da bir sürü insan içti su, malları da içti su. Al kendi sopanın eline de
yapacağın hepsi bilimleri. Geleceğim söyleyecek senin faraon. Göster ona bu oluşu. Aaron'a öyle değilsin hani. Sıvıtsın kendi sopasını da o sopa olacak bir büyük bir yılan. Şimdi ben anlarım hani iOS yazılarının içinde pek çok doğruluklar var. Bakın düşünün, bütün dünyada insanlar varınca enteresan işler, faktlar görelim. Ne kadar çok bu durumu varınca bulalım. Daha sonra da Tanah'ın öğrenirken anlamardım. Niçin insanlar öyle kötü olur? Sonra da yılanın daladıktan sonra yaşamakta kalardılar. Vajra teknolojisi hem de yılan teknolojisi yeni değil. Binlerce yıl geri onu kullandılar. Yaratıcı toplumun içinde bu teknoloji hepsi insanların iyiliği için edilecek, kullanılacak. O yardım edecek insanlara yaşamakta olma, mirda, hasta olmama. En önemlisi de bütün dünyadaki insanlar kaybolmayacak, olmayacak suçlar. Suçlu insanlar olacak pek kötü. Onları tutuklayacaklar. Uşaklarınız da güven içinde olacak. Ne güzel perspektivalar. Halis doğru. Bu teknolojilerle yaşamak değişecek. Güven içinde yaşayacağız. Hiç düşünmeyeceğiz hani bütün planeti var lazım geçirme. Yaratıcı toplum içinde bize söylerler değil 50 milyar kişi yaşayacak. Bilirsiniz mi? Bizim yazılarda da bunu söylerler. Da senin yakınların olacak toz gibi olarak batıya hem de güneye hepsi bütün dünyanın toplumu olacak seninle beraber. Ben isterim bunu. Ben isterim biz çok olalım. Demek ki büyük perspektivalar olacak bizim. Büyük ailemiz olacak. Bütün dünya. Peki hepsi güzel. Ama varınca soru gelsin. Nereden biz alacağız bu kadar enerji? Hani tutturma bütün bu teknolojileri. 50 milyar insan yaşattırma. Siz nasıl bilmiyorsunuz mi yakıtsız generatörler mi? Bu teknolojiler çoktan yapılı. Biz onu yok nice tüketici format içinde kullanalım. İsterim size video gösterme yakıtsız generatör için. Global kriz bizim kurtuluşumuz birleşmekte. Enerji o değil sadece bir manipülasyon instrümenti. O milyarlarca enerji korporasyası hangi bir vakitte bence yok olsunlar. Demek ki yok olacaklar enerji kaynakları da. Ancak hepsi enerjilere göre artık resmi olarak birkaç yaratıcı kişinin birkaç çalışan tezisi var. Şimdi birkaç gelişme. Magnetik generatörü. Atası onun kuruluşu magnet olarak kullandı. Bu John Searle olarak kabul edildi. Amerikan bir kampanyası 2019 yıldan beri müşterilerin 25 kilowatt kadar kullandığı enerjiyi. 2019 yıldan sonra artık bilim kurulumu olmaktan çıkmıştır. Yakıtsız generatör sadece bilimsel uzak hem de yeni teknolojiler gözlemletti. Kim güler yakıtsız generatörün üstüne o kalacak. Ukrayna'da daha bir yakıtsız generatör geliştirildi. Bunun prensibi işleme prensipli döngülü bir elektromagnet tabancasıyla. Onun güç ürüşü örneğin tezisi biri 3 kilowatt kullanışı. O verirdi, harcardı da 25 kilowatt serbest enerji üretirdi.
yer çekimi generatörleri. Bu pnevmogidrolik prensibi kullanır. Bu generatörler Archimed'in yasasına göre kullanılır. Bunun tesisleri gücü boyutlarına bağlı. Bu türün en iyi bilinen generatörü Roche generatörü olarak bilinen kinetik güç santralı olarak adlandırılır. Meksika'da, Serbia'da hem de Şveycarya'da, Kolombiya'da bunların Alman firmasının tarafından üretildi. Resmi olarak onlar 4,5 kilowatt üretiyor ama tüketiyor kendisini 11 kilowatt. Da görüyoruz hani onların verimleri 200%'dan fazladır. Bu ne kadar? Bu sadece 6 kilowatt. Radyo dalgası generatörleri. Bu bir Afrikan Tesla, Zimbabwe'den bir bilim adamı. Oldukça kompakt olan fabrikada teknolojisi sadece serbest enerji generatörün yaratmaya değil, aynı zamanda da arabaya yakıt bir şarj olarak üretmiştir. Nerede 50 wattlık çok bir küçük paketin tanıtımı gösterildi. Seçenek ülkelerde ABD, Malezya, Gürcistan, Hindistan, Türkiye, Japonya, Özbekistan, Meksika, Yeni Zelanda hem de başka birçok ülkede bu generatörü gösterildi. Kampanyaları var. Nasıl olur? Bu teknolojileri nasıl ürettüler? Niçin bu insanlar, üretici insanlar öyle değil daha yaşarlar? Çünkü onlar bu enerjiyi parasız alırlar ama tüketicilere, insanlara onu satırlar. Birkaç prosent insan anlar kabul eder. Bu enerjiyi insanların üzerinde bütün insanlığı toplam olarak küçüktür. Dolayısıyla halihazırda olan yakıtsız generatörler hiçbir durumda hepsi insanların enerjisine bağımsız hale gelir. Peki bu güzel teknolojilerin neden hepsi kullanımda değil? Çünkü tüketici formatında yaşarız. Eğer yakıtsız generatörler toplumun formatını değiştirdikten sonra global olarak uygulamaya konulursa bu büyük bir korkunçluk olacaktır. Milyonlarca insan işsiz kalacak. Yöneticiler, temsilciler kadar enerji sektöründe işsiz herkes kalacak. Bu durumda kaçınılmaz olarak ekonomik sistemi de çökecek. İşsizlik artmasına hem de yoksulluğa, suça hem de kaosa yol getirecek. Ekolojiye zarar veren hem insanlar için korku oluşturan hepsi enerjileri, santralleri, fabrikaları, zavodları, barajları, petrol boruları hatlarını kapatılacak. Hepsici insanlar kalacak işsiz. Da enerji sektöründe işleyen insanlar tıpkı bütün planetada gibi bütün koşulları bu toplam tarafından korkunç hale gelecek. Bakalım yakıtsız generatör nasıl işler? İnsanlık parasız bir güvenli hem de stabil olarak enerji kaynağı olacak. Artık bunun için para ödeme lazım olmayacak. Artık enerji tarafından faturaları elektrik ödemeyeceksiniz. Her evin kendi kompakt müstakil elektrik hem de ısıtma kaynağı olacak. Bu merkezler enerji sisteminde bağımsız hale getirecek de bu da klimatın başka bir bozukluğu dönümünü gösterecek. Arabalar artık yakıtsız olacak. Yakıtsız generatörler sadece evlerde hem arabalarda değil, aynı zamanda helikopterlerde, uçaklarda, gemilerde hem de kosmos stasyonlarda olacak. Bütün bu zor işlerini yapacaklar robotlar, otomatik sistemalar lazım olduğu yerde güç sağlayacak. Bizim planetamız dolayısıyla kablolardan hem de borulardan kurtarılacak. Sıradan parasız enerji geçmediğine biz yaratıcı toplumun geçiş vakitinde enerji dünyasında her yerde her bir insan için lazım olsun parasız. Sen istersin mi yakıtsız generatör olsun yaratıcı toplumun içinde? Hepsicine anlat yaratıcı toplumu da hepsi olacak.
Yaratıcı toplumun yararları bizim için pek açık hem de bunlar bütün bizim iOS kitaplarımızda yazılı. Öylelikle bizim peygamberler hepsini anladılar ve biz de lazım bütün dünyaya anlatalım. Paylaşın bu informasyayla hepsice yakınlarından, tanıdıklarından, komşularınızla. Biz Yahudiler, evliler lazım hem de olacağız. Birlik. Kendimiz toplanacağız hem de her birimizi toplayacağız. Bütün dünyayı da kuracağız yaratıcı toplumu. Bilirsiniz mi? Yaratıcı toplumun insanı kuran yaratıcı toplumu ödül alacak. Çünkü hepsice kim pek zor iş yapar, bilgilendirme etabında pay alır. Bunlar hepsice kahraman. Angıları kurtarır bu dünyayı. Bunlar lazım ödül alsınlar. Örneğin, bugünkü günde ki insanlar kim bilgilendirir yaratıcı toplumun adına da söyler hani ben yaratıcı toplumu tutarım. Onlar her yerde alay ederler. Dostlarından, kolegalarından, tanıdıklarından böyle aktif katılımcılar alacaklar bu ödülü $1.000.000. O insanlar angılar bilgilendirir insanlar haberler. Onlar varınca olsun. Kafe sahipleri, bloggerler, yani çoğu insanlar angıları anlatır, gösterir, korkmır, utanmır. Otobüslerde, başka bir yerde masa olarak insanlara, onlarca insanlara anlatırlar. Hepsici alacaklar 2 milyon ödül. Hepsici kim yüzlerce insan haberler, onlar alacak 3 milyon. Ki o insanlar hangisi haberler bütün dünyayı, onlar 4 milyon alacaklar. Demek ki milyonlarca kişiyi haberlersen, bloggerler, büyük konferansiyada pay alan insanlar, örneğin konser veren insanlar, milyonlarca insan onlara bakıyorlar. Demek ki orada 5 milyon insan işidir. Yaratıcı toplum geçiş döneminde biz geçersek, bunları hemen onlar alacak bu paraları. Bu TOTE paralar, angıları hep gidecek ekonomikaya. Her bir ekonomist diyecek hani büyük bir karlılık. Nerede olacak büyük bir alliye, nerede her bir insanın adı yazılacak, kim yardımcı oldu. Her bir volontör adı yazılacak. Başka her bir katta insanlar yazılacak. Herkes kim yaratıcı toplumu kurdu, yardımcı oldu. Her biri 4., 5., 6. katta herkesin adı olacak. Politikacılar da burada yer alacak. Angıları tuttu yaratıcı toplumu. Ama bunu yapma dini biz lazım yaratıcı toplum hakkında sözleri hepsine anlatma da yayma. Nice varınca yapma. Ülkelerimizde yapma koordinasyon merkezleri. Ne kadar büyük teritoriye siz varınca alarsınız sadece sizin isteğine bağlı. Unutmayın. Yani hepsi için lazım yapma. Kanunu olarak. Koordinasyon merkezleri oluşturma zor değil. Mahallenizde ya da yaratıcı toplum ülkenizde varsa da anlarsınız nasıl hiç beklemeyin. Açın koordinasyon merkezlerini. Başka insanları yaratıcı toplumun hakkında bilgilendirin, haberledin. Bir haftadan sonra 5'ini, bir ay sonra 25 kişi. Sonra durmadan birçok insan öğrenecek yaratıcı toplumu. Biz beraber bunu varınca yapalım. Bundan da en güzel bir investisiya kendiniz için, hem de kendi uşakların için, geleceğin için bu investisiya yaratıcı toplum investisiyası. Siz öğrendiniz nasıl yaratıcı toplum. Da bilirsiniz hani biz insanlık olarak varınca global krizisi durgulayalım. İkincisi o kadar güzel bir yaşamaya varınca gelelim. Hangisini herkes istedi. Bu parasız ev küçük değil. Koşulsuz aylık para $10.000.
Parasız medisina hem yeni teknolojiler anglar her bir insan için elde edilecek. Siz hepsiniz sağlıklı olacaksınız. Uzatacaksınız kendi yaşamanızı. Size garanti olacak mir dünyada. Parasız üretim her bir yerde dünyanın. Böylece sizin potansiyellerinizi varınca açarsınız. Fırsatınız olacak. Her bir insan için çok varlıklı, güzel bir yaşamak olacak. Yaratıcı toplum formatında bilgilendirme desteği bütün dünya 180 ülkeden gönüllüler tarafından uygulanacak. Yaratıcı toplum yok nice kurma bir ülkede. Onu varınca kurma sadece bütün dünyada. Kanun olarak hem de mir içinde. Bu da demek olur hani yıldan yaratıcı toplumun içinde lazım bilsinler hepsi insanlar bütün dünyada da tutsunlar onu. Böylelikle varınca kursunlar elektoral soruşu. Bu yüzden yaratıcı toplum kurmak için en büyük hem de ilk adım demek ki her birin haberlemeye lazım. Hani var böyle insanlar. Ne kadar büyük imkan var her bir insan için. Burada lazım maksimum aktif olma hem de büyük kreatif olma. Neden varınca başlama? Siz varınca dostlarınıza, ailenize, her tarafından insanlara anlatarsınız yaratıcı toplumu. Onlar da hep böylece bilgilendirmeye varınca bilgilendirsinler kendi yakınlıklarını. Yaratıcı toplumu lazım bilsin ki hepsi de her yerde. Daha çok informasyon isterseniz öğrenme yaratıcı toplum hakkında. Sizin büyük yardımcınız olacak birincil kaynakları creativesociety.com. Özellikle halklar arası forumlar, sorunlar, и начать применять их на практике. Если вы рассказали хоть одному человеку о созидательном обществе, ваше участие уже началось. Этим простым действием вы уже присоединились к первому и самому важному этапу построения созидательного общества – информированию, и сделали шаг к своему счастливому будущему. Да, вот так просто. В проекте «Созидательное общество» не дают партийных значков и не создают списков волонтеров, не собирают членских взносов, не эксплуатируют друг друга и проект в личных целях. «Созидательное общество» — это не коммерческий проект, на нем никто не зарабатывает и никто не получает выгоду за счет кого-то. Здесь люди со всей планеты объединяются и строят общество на одном простом принципе. Лишь улучшая жизнь всему обществу, ты улучшаешь ее себе. И это главный принцип созидательного формата общества, который гарантированно обеспечит благами всех и каждого. Реализация проекта держится исключительно на доброй воле и инициативе самих людей. Даже один человек может сделать очень многое для построения созидательного общества. Но объединяясь, получится сделать больше за меньшее время. Когда мы взаимодействуем сообща, увеличиваются наши возможности информирования. Вы хотите быстрее и эффективнее оповестить всех о созидательном обществе, чтобы оно поскорее наступило? Объединяйтесь с другими людьми, с соседями, друзьями, родственниками, коллегами и вместе создавайте координационные центры по информированию о созидательном обществе. Ваш координационный центр — это сообщество людей, sizin koordinasyon merkezleri orada nerede sizin bölgeniz, kasabanız. Volontörlerin koşullarına göre kanunu olarak yerleyeceğim sizin yanınızda yoksa koordinasyon merkezleri bunu lazım yaparsınız. Hızlı lazım yaparsınız bunu. Hepsiniz beraber lazım bunu yaparsınız. Nasıl lazım? Aynı yaratıcı toplum koordinasyon merkezini açma. Bunu varınca her bir kişi yapsın. Birinci nasıl lazım yapma. Kendin lazım karar verersin. Yaratıcı toplumun içinde.
Sonra hepsine birlikte varınca hepsini yaparsınız kanunu olarak. Her bir insanı bilgilendirmediğini. Siz insanlarsınız. Siz bu merkezisiniz. Siz varınca toplanarsınız. Nasıl yüz yüze, nasıl hep öyle de herhangi bir uygun sosyal yerlerde varınca toplanarsınız. Toplantılar hem de koordinasyonlar varınca geçsinler online olarak. En önemli bu koordinasyonları sizin paylaşım süreci. Siz lazım anlarsınız nasıl bu prosesler varınca yapma. Eğer siz koordinasyon merkezine ulaştırırsanız demek ki siz yaparsınız öyle bir platforma nerede siz varınca edersiniz yaratıcı toplum hakkında kendi adımlarını anlatarsınız. Konferansların görüşmeleri yapabilirsiniz. Toplamları, bütün kararları platformanızda varınca laf edersiniz. Eğer sizde varsa neyse bir ideya hangisinden siz varınca toplanarsınız da bunda edersiniz beraber onu varınca yaparsınız, gerçekleştirme. Örneğin birlikte varınca çıkarmalarını, logoların, rubalarınızda, arabalarınızda her yerde varınca bu maketleri koyarsınız. Yaratıcı toplumun creativesociety.com sitesinde varınca maketleri alarsınız. Varınca insanları çağırarsınız değil sadece kendi bir sürü grup varınca toplarsınız. Kaynaklarını varınca meydanda toplarsınız. Herlicem siz bütün ülkenizi haberledersiniz. Varınca organize edersiniz. Koordinasyon merkezinin değil sadece kendi yaratıcı toplum hakkında varınca kendi isteklerinizi de söylersiniz. Ayrıca farklı bir şey koordinasyon merkezlerinden beraber iletişim kurarsınız. Yaratıcı toplumun içinde her bir insanın birliğidir. Burada kuruluşlar hem de insanlar yaratıcı toplumun kim ister yaşama yaratıcı toplumun içinde. Tüketici formatının içinden çıkmak isteyen insanlar. Yaratıcı toplum hepsine faydalı hem karlı. Nice varınca anlama yaratıcı toplumun etabı geçti mi yoksa geçmedi mi? Da varınca mı biz ikinci etaba geçelim? Politikacı etapına. Bir düşünün. Gidersiniz kasabalarınızda her yerde görürsünüz yaratıcı toplumun logotipini. Hepsi insanlar sadece onu da ederler yaratıcı toplum hakkında. Hepsi sosyal bağlantılar yaratıcı toplum hakkında anlatırlar. Bu başlar akış yapma. Hepsi ülkeler, şehirler bilirler yaratıcı toplumu, desteklerler, tutarlar. Bu demek olur hani pek çoğu bu ülkeden insanlar kendi elektoral soruşunu kurdular. Politikacılar için yaratıcı toplum kurma adına. Böylelikle biz geçeriz başka bir aşamaya adıma, politika adımına. Bu etapta bizde olacak pek çok sorumluluk hem de zadaçalar. Lazım oy verme o politikacı için hangisi tutar yaratıcı toplumu da ister 8 temeli bütün dünya için koyma. Hem de seçim platformasını toplumun kendi kendine yönetme şekline olarak çıkarma. Hepsi için hepsi varınca kontrol etsin hem de her bir politika için pay tutsun. Kanunları tutsun. Bu resurslar hepsi için olacak açık hem de koruyucu. Seçim platformasının sayesinde güç geçer insan ellerine, halkların. O bizim elimize gelir. Yaratıcı toplum kurma adına bu yeni bir adım. Yok hiç revolüsyon. Hepsi olur kanunu olarak her bir ülkede. Buna göre bütün mir olarak evolüsyonumuz varınca birlikte tüketici formattan yaratıcı formata geçelim.
Da değil sadece kendi yaşamanı kurtarma ama bütün dünyanın yaşamasını kurtarma. Açma kendine imkanlar, perspektivalar, angılarını biz hiç bilmiyoruz da. Yaratıcı toplum bu bir format. Bütün dünyada nerede çözecek hepsi problemaları, krizisleri. Hiç insanın historiasında yoktu böyle bir şey. Onu oluşturma diyene sadece bize bağlı. Şimdi yapın. Beklemeyin kimse yapsın. Sizin yaşamanızı taisle. Siz yapın. Her zaman istediğiniz gibi yaşama isterseniz şimdi yapın. Özgür, güvenli hem de pek güzel bir yaratıcı toplumun içinde yaşamak için. Nice biz görüyoruz yaratıcı toplumu pek kolay kurma. Ercan beraber anlaşıp da yaparsak. Hem de bizim için, evreler için. Biz pek toplu bir insanız. Biz sizinle beraber varınca yeni sposoblar bulalım da informasyayı yayalım bütün insanların yaratıcı toplumun adına. Açan biz her yerde karını kendimiz için yapalım. Hepsi bizim elimizde. Gösterelim bütün dünyaya nice evreler, Yahudiler var nice her bir amaca ulaşsın. Elcem bilirsin ne iş için. Biz şimdi biliriz ne iş için. Şimdi yaratıcı toplum verir hepsine daha bir güzel varlık. Yaratıcı toplumu açır pek çok insana imkan. İnsanlar, tiyonlar, angıları aktif olarak onlar alacak. Biz biliriz yani bütün güç bu insanların bildiği. Biz biliriz yani tüketici formatında hepsi hiyerarşiyada elinde. Biz lazım kontrol altına tutalım bunları. Lazım pek büyük bir güç. Biz demeriz hani kuvvet. Biz deriz güç. Hani insanları işittirme. Bu gücü toplama adını bu insanlar töreler kurarlar, ritüeller. Tüketici format içinde bu güç her zaman olacak bir küçük grup insanların elinde. Da kendi istediklerini yapacaklar. Bu iş için biz sıradan insanlar olarak bu gücü elde edemeyiz. Ama biz insanlık olarak başlarsak bir sivilizasyon olma, her birimiz varınca bu güce sahip olalım. Da bu bizim yaşamamızı güzelleştirmeye dönüştürülecek. Ona göre biz manipüle edeceğiz bataryalar hem de küçük parçacıklarla ve hepsini elde edebiliriz. Hem de enerjiyi kendi sağlığımızı kontrol etme varınca. Biz enerjiyi manipüle edersek hepsi güç elimizde olacak. Biz bilmiyoruz ne kadar büyük güç hem de enerji ne demek olur. Bizim bilimler bu sadece tüketime değil sadece yaratıma gelir. Tüketici format içinde bu pek büyük güç, dikkatliktir. Da sadece şimdi insanın materyayı değiştirir. Bu onun büyük bir farkı enerjiden. Biz yokunca yaratalım. Gücün enerji arasında farkını biz Igor Mikhailov'un передачасından varınca öğrenelim. Güç hem de enerji. O enerji yani bize açılacak. Nerede biz kuracağız yaratıcı toplumu. Bu tür güç hangisi olur açar bizim gözümüzü. Biz bir sivilizasyon olarak ya da değil sivilizasyon olarak bir toplum olarak nereye biz bu gücü savaşırız koyma. Bütün kendi bilim tartılar koyma. Bu bir dünya küçük parçalardan oluşan bir mikro enerjiler. Biz görüyoruz belli kanunlar, angıları pek büyük farklar gösterir materyal dünyasında.
Bak şimdi. Orada var güç. Enerji hangisini biz kullanıyoruz? Oysa varınca obyektleri değiştirsin. Taysla anlama dine bakacağız. Karşılaştıralım örneğin enerjiyanın hem de başka bir durumu. Diyelim ki bizim karıncadan oluşan bir dünyamız. Biz görüyoruz hani bu güç karıncalarla yönetir. Onun kendi forması var. Onun var kendi enerjisi. Onların belli bir yaşam forması, enerjisi çıkar. Çıkarır gücü ama kabul eder enerjiyi. Biz öğrendik bunu. Bilirsin mi, naş insanla üretir bilgi. Bu açık bir düzenlen bilgi. Bu hepsine açık bir bilgiler. Ne için mi? Biz var nice yıl seviyeye gelelim, hani güce sahip olalım. Ama ne için bize bu güç? Neyin içinde bu güç? Pek sıradan soru. Önce sen düşünesin. Bilgi, manipülasyalar, bilgiyle. Ancak bilgiye sahip olan güç, sahip olduktan sonra çok daha önemlidir. Ne için mi? Güce sahip olacak birisi bilgiyi kontrol eder. Kontrol edemiyor. O zaman onun gücü hiç işe yaramıyor. Tıpkı bugünkü olduğu gibi. Gücümüz var dostlar. Allah'ımız var. Planımız var. Dikkatimiz, bütün gücümüz bizim elimizde. Ama biz bu enerjiyi çıkartmadıktan sonra anlayamıyoruz ne kadar o önemli bizim için. Biz anlamıyoruz hani gelecekte bu rezultatlar pek güzel varınca olsun. Hani varınca bizim gelecekte anlamıyoruz varlığı bu informasyonun. Hani bizim yaşamamız bütün sivilizasyada pek güzel. Biz varınca bütün bu gücü toplayalım yaratıcı toplum için, öyle mi? Demek ki bütün insanlar için. O zaman bizim var büyük imkanımız. Biz gücü elde ederiz. Bizde var imkan informasyayla kurulma. Sağ olasın Sigor Mikhailovich. Doğru. Yaratıcı toplum bu sadece eğer biz yaratıcı toplumun içinde materyayla kullanırsak yetişiriz pek güzel bir güce. Değil sadece güce ama informasyayla biz varınca sadece güce değil bilgiye kontrol edebiliriz. Bugünkü günde biz bilmiyoruz ne kadar bizim dikkatimiz önemlidir. Ve biz onu harcıyoruz nereye olursa. O ise bize pek önemli. Onu lazım yaratıcı toplumun içine koyma da kurma onu. Doğru. Halis. Dikkatlik o pek büyük bir güç. Herlicem biz bu gücü belli bir yere önerirsek biz güzel sonuçlar varınca alalım. Hepsi kendi dikkatini bir amaca sokarsa yaratıcı toplumu kurma dini insanlara lazım bilme bu amacı. Da bu iş için pek önemli bilgilendirme, haberleme yaratıcı toplum hakkında ya da için. Yaratıcı toplum için anlatma her bir sposobla varınca. Giyme, ruba, yaratıcı toplumun logotipinden insanlarla laf etme, anlatma komşulara, kolegalara. Kimse sosyal bağlantılarda bunu yapıyor.
Kimse türkü söyler. Sesleyelim bir türkü. Teoti gücü için hangisi pek güzel bizi anlatır. Yaratıcı toplum için kurulmuş bir türkü. Это прекрасная песня. Действительно, только вместе мы сильнее. Мы, евреи, по воле судьбы, рассеяны по всему миру, но мы остаемся едиными, и в этом наше преимущество. Это увеличивает наш шанс построить созидательное общество на всех континентах в кратчайшие сроки. А не это ли является миссией всего еврейского народа? Pek kısa zamanda bu değil mi insanlar İsrail misyası? Pek enteresan. Nasıl söylerler, düşünürler İsrail insanları. Hangi dünyada, ülkede isterler yaşama? Düşünürler hani Yevrey insanların var özel bir misyası. Biz yapmak istedik bütün dünya İsrail'de bir gezi. Birkaç soru sorduk. Başladık biz yolculuğumuzu bir Nazaret kasabasında. Hangi ülkede siz istersiniz yaşama? Hem de nasıl istersiniz değiştirmeye bu toplumda? Biz otobüs şoförleri insanlarla işleriz, sorarız. Pek çok insanlardan tutarız kötülük. Biz pek güzel dünyada yaşarız, pek güzel ülkede. Biz beğeniriz kendi ülkemizi. Bir düşünün, siz yaratıcı toplumun içinde yaşarsınız. Ve sizde var ev hipotekasız. Sizin var parasız sağlığınız, hem de üretim de parasız. Hem de her ay koşulsuz paranız var.
$10.000 dolar. Diyelim, naş siz vardınca yaparsınız o paralarla. Ben sanırım hani biz imkanı olmayan insanların yaşamasını iyileştirecektik. Siz düşünürsünüz, bizim halkın misyası nedir? Ben düşüneyim hani güvende, hizmette hem de büyük güzellikte, mirde yaşama birbirimizle. Kendimiz lazım, kendi gücümüzü işitelim, görelim. Kendimizi geliştirelim. Güzel yaşamayı tutalım. Selam sevgili dostlar. Bugün çikolata festivalindeyiz. Halklar arası hangisi büyün olur? Nova Gali'de. Nasıl bir toplumun içinde siz istersiniz yaşama? Biz isteriz insanlar sağlıklı olsun, hepsi peksle olsun ve hepsimiz beraber yaşayalım. Söyleyin bize, nasıl bizi toplayabilir bütün insanları? Sevgi, sevgi, sadece sevgi. Nasıl istersiniz değiştirme hem de iyileştirme bizim toplumumuzda? Bir güzellik hem de destek. Nasıl bizi toplar, birleştirir? Sevgi, birlik. İlkten bakmayalım politikaya, bu birinci. Çünkü oradan hiç değişiklik olmayacak. İnsanlar içinde başlayalım değiştirme. Neden başlayalım mı? Sosyal, mental değişikliklerinden. Ben isterim size sorma. İsrail halkının bir misyası olduğunu bilirsiniz mi? Bilirim. Ben sanırım hani bizim insanımız pek güçlü, yaratıcı insanlar. Hem hepsinin için pek çok fayda var her biri için. Bildiğimiz her birimizi geliştirme lazım. Her yerde nasıl biz biliriz. Biz gittik başka bir kasabaya da hep soru sorduk. Nasıl bir gelecek istersiniz kendi uşaklarınız için? Nasıl gelecek mi? Her bir ana kendi uşaklarının hiç gitmesinler, askerlik yapmasınlar, parasız kalmasınlar, sağlık yılktan olsun, yaşam standartı büyük olsun, pahalı olsun, büyük her bir insanda olsun, medisina elde etsinler, o kadar pahalı olmasın, satın alabilebiliriz. İnsanlar sağlıklı bir yemeği yesin ama pahalı olmasın Allah'ın yardımından. Siz düşünürsünüz. İsrail halkının var mı özel misyası? Var. İnsanlar halk olarak pek kabul edilen, pek ayız. Allah'ımız ayırdı bize halklar arasında. Biz öyle de sayılırız. Ayrılan bir halk. Nasıl bütün dünyada insanı toplayır bir araya? Hiç önemli değil. Onların millet, devlet olarak onları birleştirmek lazım. Bir sevgi, özveren bir sevgi. Birbirine hiç kötü hisler düşünmesinler. De o zaman gelecek Maşiya. Siz düşünürsünüz. Nasıl toplar insanları hiç bakmadan dini, milliyet, sosyal statusları, politika. İsterim bütün dünyada, İsrail'de yaşamak güzel olsun mir içinde. Cenksiz hem her biri sevsin birbirini. En önemli siz mutlu lazım olarsınız gelecekte. Her bir işini siz yaparsınız. Pek zor ya da pek yetenekli lazım pek beğenirsiniz nasıl siz yaparsınız. Ne kadar siz yaşarsınız o kadar kazanarsınız. Pek önemli. Her bir insan için. Sevin her birinizi. Bu benim lafım.
Hepsini sevin. Biz isteriz hani bütün dünyada olsun pek çok emir, Yahudizm. Biz biliriz hani vakit geldi, Meşe gelecek. Hangi toplumda istersiniz yaşama? Doğru insanlarla hangileri birbiri için pek canı acır. O toplum hangisinde ben isteyim yaşama? Benim toplumum insandır. Biz birbirimizden pek farklı değiliz. Ama pek çoğu iyidir. Nasıl siz düşünürsünüz? Nasıl her bir insanı bağlar hem de hepsinin bir noktası var. Pek yaşama istemesi, iyilik istemesi, birlikte olma. Ben sanırım hani umut, her sabah kalkma hani yaşama dini. Sevgi, birlik. Bu benim bütün dünyanın hakkında bakışım. Siz düşünürsünüz, nasıl toplar insanları bütün dünyada? Nasıl toplasın varınca? Gördüğümüz gibi. Bütün doğamız, deniz, ağaçlar hepsini biz görüyoruz. Düşünüyorum hani bu bir güzel toplum. Var mı özel misya Yahudiler halkı için? Bu halis Allah'ın ayrıldığı bir halktır. Biz lazım İslam olalım. Hepsi cizdesin lazım hani böyle insanlar lazım olsun. Ben sanırım hani bizim halkımızın misyası yabancılar için pek büyük. Biz lazım bu güzelliği hepsine verelim. Yıldan inanıyorum hani Allah yardım edecek hepsine. Biz Yahudi halkı dinsiz, inansız hiçbir şeyiz. Biz sıfırız. Pek çok vakit geçti. Bizi tutar sadece dinimiz. Bizim halkımızın misyası Allah'ı bütün yayma her yere. Hani hepsi bilsin. Bilsinler hani yarattılar bu dünyayı. Bütün dünyayla yönetir kimse. Biz düşünüyoruz hani kimse. Belki birisi, belki öbürü yönetir, kontrol eder. Ama var bir kim bizimle yönetir. Bu da Allah. Misya bu yıldan herkesle aralarında bir tutma. Sonra da bakacağız nasıl olacak dünyada. Hepsi nasıl olur bu dünyada. O Yahudi sayesinde Yahudi halkı pek çok sevgi var, iyiliği var. Şimdi Türkiye'de büyük deprem oldu. Kim geldi yıl? Evreler geldi, İsrailler geldi, Yahudiler geldi. Garanti etme dini pek önemli dünyada. Biz hepsimiz birlik için burada. Biz inanırız Allah'a. İsrail halkın her yerde, her zaman tutacak hem de sevecek birbirinize yardımcı olacak zor vakitte. Bu bizim misyamız. İyilik yapma bütün dünyada. Başkalarına açık olarak biz bir ışıkız, biz bir örnekiz. Yıldan kendimiz için büyük bir örnekiz biz. İsrail insanları. Her bir insan kişisel olarak kendi ailesine örnek lazım olsun. Her bir dünyaya, bütün dünyaya örnek lazım olsun. Planetanın en ünlü bir yeri Yerusalim. Dünyanın her yerinden insanlar buraya gelirler. Kendi güzel istediklerinden. Pek önemli hani insanlarla etsinler birbirinden. Çünkü onlar bu için biz toplanırız bu ülkede. De birlik olarken biz nasıl isteriz gösterme hani hepsici insanlar mir içinde isterler yaşama. Hiç önemli değil. Hangi dindeyiz biz hem de hangi renkte bizim tenimiz.
Biz görüyoruz, hani Evreyler sadece isterler rahatta, sevgide, mutlulukta yaşasın. Biz pek isteriz bir mir, yerde güvenlik içinde varınca yaşama. Biz pek isteriz yaratıcı toplumun içinde yaşama. Yahudinin halkın ayrılmışı nedir? Biz bir svetiz, progres içine gideriz. Biz bütün dünyanın sorumluluğuyuz. Ve sadece biz varınca değiştirelim hepsini. Hepsicini söylerken isterim söylemeni. Bize lazım hepsici değişiklikler. Kim varınca bunu yapsın kısa zamanda? Kitapta öyle yazır, hani biz varınca tohumumuzu oraya bırakalım ama onu büyütme de yetiştirme, onu bütün dünyaya yayma. Bu statıyı anlama dini biz Ravin Avram Mordechai'yle ettik. O bir öğretmen. Size söz veririz. Hepsine selamlıyorum. Hepsiciniz hoş geldiniz. Genel olarak İsrail halkı Yaradan gücünden oluşmuş. Demek ki güç verme, isteme, sevgi içinde güç, açık bir pak sevgi verme yakınımıza. Hepsi sevgileri, demek ki ruhu insanın İsrail köküdür. Bu var İsrail halkının özelliği. Doğaüstü bir sevgisi, onun DNA'sı var, ruhsal DNA'sı. Büyük bir sevgi verme, dini, inanç, hem de sevgi, onlar gider yan yana. Çünkü açan sen beğenirsin birbirini, sen ona inanırsın. Açan sen inanırsın kimeyse, hep öyle de beğenirsin onu. Teoti, naş insanın, İsrail'in halkında varsa, bu onun temel DNA'sı. Hangisi yukarılardan gelir? Hangisi gelir orada? Pek önemli söyleme, hani var. Onun her bir adamda hem de karıda, İsrail halkında var Allah'ın parçası. Var parça, hangisi İsrail'le bağlı da değil. Bu demek olur hani başka parça. Demek olur ki alma parçası. Demek ki egoizm. İsrail halkında değil sadece millet olarak ama ruhu olarak da hepsici elde edebiliriz. Bütün dünyanın halklar arası insanlığın varınca anlayalım hani hem karıda hem adamda var içinde parçaları. Allah'ın da materyal da parçaları. Çünkü başkalarını sevme hem de kendini sevme çifti. Yaratıcı hem de yaratma gibidir. Bu bir svet hem de bir objekt olarak her yerde var. Ama İsrail'in halkında onun Allah'ın parçası daha da büyük. Başka dünyanın milletlerinde de bunu varınca bularsınız. Açan biz söyleriz hani bütün insanların aralarından bizi ayırdınız derken bizde var egoizm karakteri de. Açan yaratıcı Allah bizi ayırardı. Eğer başka milletlerde de varsa Allah'ın parçasıysa demek ki Allah onları da ayırmış. Çünkü İsrail'in parçası demek ki İsrail sözü ikiye bölebiliriz.
yaşar hem de Allah. Demek ki ben yaşarım Allah'a karşı. Allah'la beraber. Demek ki bütün dünyaya benim etkim olur. Ben bütün dünyayım. Ben isterim birleşme bütün dünyayla. Demek ki benim yolum direkt Allah'a. Ama erleyeceğim bütün dünyanın insanları böyle karaktere sahipse o zaman bu insanlar Allah'a yakındır. İsrail'in hakkında hem de İsrail devletlerin rolü Allah'ın hem de insanlar için sosyal hem de sevgi modellerini yaratır. Bu model zorlamadan öyle bir güzel bir yaşamak kurulur. Nerede hiç ne güç var, ne polis var, ne askerlik, ne bir güç yok, ordu da yok. Onlarda var sevgi, anlayış, dostluk, kabul etme her bir işi. Ne kadar enteresan. Çok sağ olasın size. O kadar güzel bir informasyon bize verdiniz. Kurma toplumun modelini birbirine sevgi hem de saygı. Bu demek ki İsrail halkının misyası. Önce dediniz olmayacak. Ne askerler, ne polisler. Olacak çok dostluk, sevgi, birbirimizi kabul etme hem de saygı. Bu yaratıcı formata karşı doğru. Ne kadar güzel. Biz anlarız hani bu bizim halkının misyası. Açan Allah bize ayırdı. Evrey halkına büyük önemli iş verdi bizim elimize. Yaratmak, yapmak, onun sözlerini, onun laflarını bizim halkın varınca yapsın, organize etsin insanları. Biz evreyiz. Hiç bizim bütün amaçlarımızda hiç kuşku duymuyoruz. Da bunu varınca her bir insanı öğretelim. Her bir güzel örnek verelim. Hızlı hem de efektif amaçlarımıza ulaşalım. Da sadece biz o insanlara, Evrey halkı olarak lazımız. Yaratıcı toplumu kurma adına. Biz pek unikal tradisyaları elde ettik. Biz işleriz, biz savaşırız. Bizim mental olarak büyük yeteneklerimiz var. Biz duyarız insanları, biz anlarız onları. Bizim önemliliğimiz onda toplumu toplayabiliriz. Ravim Chaim Do'in kendi kitabında öyle der. Allah verdi insan evreylere büyük bir rol bütün historiada. O dedi onlara olsunlar büyük örnek bütün dünyaya. Daha detaylı bize söyleyecek bizim onurlu misafirimiz. Şimon, size söz. Hepsine selam. Benim adım Şimon. Ben 20 yıldır özel hem de kutsal yazıları araştırıyorum. İsterim size anlatma Evrey insanın halkın misyasını. İnce ben onu görüyorum. Biz misyayı anlayabiliriz. Bir misya bu amaçtır. Her kere söylerim Yahudilerin halkının dini din değil. Misyası onların böyledir. Evreyler Yod, Hey, Vav, Dalet olarak elcamı Hey harfini değiştirirsek aya olacak Yehudi. Demek ki kader. Yevreyler, Yahudiler demek ki kaderli insanlar. Bu da demek misya demek. O yüzden Yahudilerin var misyası doğrudan. Biz halis misyalı insanız. Bu bizim adımızda. Çünkü geçmişte açan dilleri değiştirerdiler de her bir yazar istediği gibi yazardı. Yazardılar H ile de A harfiyle de birçok yerde değiştirdiler H'yi A'ya.
Ama halis evri bu kaderlik demek. Onun var misyası. Ne su görevi var. Yabancı çevireye göre Amerikan ya da İngiliz diline Yahudilerin derler ki onlar İsrail ışıkları. O demek ki derin olarak biz bir ışın bütün millet için. Halizden ışın kaynağı demek Yahudilerin insanıdır. Bu dünya saklı, karanlıkta da bütün İsrail insanı halkı geldi de açsın bu karanlıklıkları. Yoksa da ışık karanlık kapatacak bizi. Resmi bilime göre bu elektrik hem de ışıktan yapılan bir büyük bir elektrik 10% varınca kullanma. Niçin 100% değil? Çünkü 90% karanlıkta bulunur. Karanlık içinde, zorlar içinde. O iş için biz sadece 10% ışığını kullanırız, bizim aklımızı. Bu enerji halis ışık enerjisi. Yahudilerin halisden büyük enerji kaynağı. Misya olarak olmazsak Yahudi halkı o zaman bütün dünyada olmayacak. İlk Yahudiler istediler kuma bütün dünyanın karanlığını. Nerede var yaşamak, orada da var ışık. Her yerden nerede var ışık hem de var çok ses. Demek ki o ev yaşır. Demek ki bizim misyamız karanlığı uzak tutma. Bizim öyle bir türkümüz var. Biz geldik karanlığı kovma. Biz geldik bu iş için. O iş için pek önemli tutma Yahudileri halkı olarak. Olmazsa İsrail halkı olmayacak bütün dünya. Şimdi sen halis Yevreysen sadece o zaman açan sen sevgi içindesin. Hepsini yaparsın hani insanın gelişmesi olsun. Hep öylece de yaratıcı toplumda oraya giriyor. Hepsini siz yaparsınız insanın geliştirmeye yardım etmeye hem de güzellik yapmaya siz Allah'ın istediğini yaparsınız. Bakın hani evreler başka bir amaçla geldi. Bakın biz misya olarak geldik. Biz değil hani kipa sakal ya da başka bir şey giymediğini. Biz sıradan insanlarız. Allah bize vermedi bir pasport hani biz özeliz. Bizi öyle yaptı Allah. Yollandırmadı bize. Bizi kaderimizi ayırdı. Bize verildi misya nerede biz lazım tutalım insanı. Yerlicem sen ayırdın kendi yaşamanı hani misyayı değiştireceksin. O zaman sen silahsın. Ama sen başka bir şey seçtiysen o zaman düşmanla beraber de ol. Sağ olasınız Sayın Şimon. Siz açtınız güzel faktları evreyin. O kim yayır sevgiyi hem de iyiliği, kim Allah'ın açıklığını anladır. Naşı varınca ta ıslah yapma. Bu sevgiyle birbirinize gelme. Allah'ın iyiliği bizim elimizde. Onun adı. Biz insanlar doğru insanıyız. Bizim güzel yaşamamızın Allah bize açtı. Verdi bize kendi Torasını. Şimdi biz de onu bütün dünyada lazım açık taşıyalım, gösterelim. Her bir insana karşı iyilik olsun. Bu yaratıcı toplumu kurma demek. Böyle sevgi içinde lazım yaratıcı toplum kurulsun.
Эти цели, о которых вы говорили, они сочетаются и Şu соответствуют amaçlarını, друг другу. angılarını siz söylediniz. Onlar birbirine bağlı. Первое, о чем вы говорите, Birinci, о жизни. naş siz söylediniz. Bu yaşamak. И у нас это называют Bizde de святостью жизни. То есть в иудаизме жизнь Yudeylerde yaşamak o pek ayuzlu. а согласно учению нет Bilime сомнений, göre de hiç kuşkunuz olmasın. Lazım в любви друг к другу, tutma, yaşamayı sevgi içinde birbirine. без всякого обмана, Hiç birbirinizi без всякой aldatmama, прибыли, hiç без karlı всякого olmama, посредничества и запутывания. hiç yaşam tarzı oluşturma, Нам нужно соединение değiştirmeme. религиозного и Biz социального. dini olarak lazım toplanalım. Нам нужно соединение правых и Biz левых. lazım sağ Нам нужно solları соединение toplayalım. ашкеназов и Biz сефардов. lazım Aşkenazileri hem de Sefardaları, Yahudileri hem de Yahudi olmayanları bir araya lazım getirelim. Называет это тремя Ay-ı строками. Zohar bunu söyler. 3 Правое и левое satır içinde. это то, о Sağ чем hem мы de sol говорили. o tiyo naşibisla ederiz. Средняя линия. Senkronize Это olarak o ortada синхронизация. olan bir çizgi. Мы также видим, что наше тело Öylece имеет biz парные görüyorsan bizim органы, güdüğümüz много parных organlarımız органов. Два var глаза, pek çok çift два уха. organları. 2 göz, 2 kulak, Правая сторона sağ происходит tarafı от Творца, organı левая Allah'tan сторона oluşturur. принимающая Sol силы от tarafsa сотворенной силы. Нам нужно yaratandan сотрудничать. gelir. Мы Biz не lazım можем anlaşalım. предпочесть один глаз Yokunca bir другому. tarafta Поэтому нам yalnız необходимо kalsın. полное сотрудничество O со için всех biz сторон. lazım anlaşıp da her Сотрудничество taraftan birlik называется olalım. средней линией. Onun da adı orta Решение bir всех çizgi. этих вопросов, Hepsi bu в soruları том числе и проблемы çözmediğini hem глобального problemaları da global состоит в sıcaklığı том, da чтобы показать всем çözmek нам, için что demek мы olur hani подобны hepsimize рукам lazım ногам gösterme. одного тела. Biz bir И как я уже говорил organizmanın ранее, ellerim, я не bacakları могу birlik предпочесть olarak правый глаз левому. da sonra biz Так не yok nice получится. sağ Мы gözümü все части одного тела. На самом деле, sol gözüme все человечество tercih является edelim. частью одной Hepsimiz великой души. bir güdeye sahibiz. Если это так, то нам нужно Hocam bu сотрудничать böyleyse и o zaman biz евреям, lazım и anlaşalım. неевреям, Evrelere de, evrey изучать и olmayan начинать insanlara da понимать, как это araştırmam lazım. применять. Это Nice biz значит bunu прийти var к nice середине, к средней bir araya линии. getirelim. Demek ki biz Когда ortalama средняя lazım линия olalım. следит за тем, Ortak чтобы сила bulalım. отдачи была Açan немного gelecek больше, o чем сила ortalama получения. vakıda yerine Мы biz также lazım должны anlayalım hani получать, но kabul при этом ederken сила lazım желания verelim de. отдавать Bu должна gücü dillem преобладать. kaybedelim. И вот Aldıkça что verme. происходит. Tenaşı olur bu Без этого ortalama. знания и без Bu этого bilimlersiz, изучения Каббалы bu сила получать üretimsiz доминирует с размахом. biz toplarız bir Мы видим, dominant что mир büyük разрушается, и каждый oluşta biz görürüz заботится hani только о bütün себе. dünya yok olur. Ve Хочется hepsici пожелать düşünür всем sadece kendisini. перезагрузки. Hepsine Начать isterim söyleme с yani чистого başlasın kendisinden hem de bak bir sayfadan. Спасибо, уважаемый Рав Готлиб. Sağ olasınız Вы Raf. сказали, что путь к решению Siz множественных pek doğru проблем söylediniz. Hani в нашем pek обществе çok лежит через объединение людей в одной цели. Это настолько вдохновляюще. o kadar bizi duygulandırır. Hani biz anlarız hani insanların aralarında lazım olsun birlik. Böylelikle biz birbirimizi doldururuz. Torun anladarken en önemli ravin öyle dedi. Evliler kendi halkını bir instrument olarak varınca kullansınlar. Nerede amaçlarını varınca bu insanlar Народ Израиля избран, чтобы быть светом для всех İsrail halkı для всего человечества.
ayrıldı o iş için hani bütün dünyayı açma. Onunla bağlı değil hani güçlü olsunlar ya da onların privilegiyaları olsun. Onlar lazım sorumluluk alsınlar. Her bir insan adına Allah için laf etsinler. Biz varınca olalım bir ışık bütün dünyaya. Biz beraber varınca yaratıcı toplum kuralım. Demek yaratıcı toplum bize peygamberlerin adından verilmiş. Bu demek olur hani pek büyük bizim insanın misyası. İçten hizmet etmek her bir insan lazım duysun bunu. Hepsi lazım anlasınca bunu yapma. Kendi oputunda bizimle paylaşık bir poet, çalgıcı, kompozitör Rav Itsek Sandroy. Ben Itsek Sandroy. Ben 41 yaşındayım. Benim 9 uşağım var. Allah verirse daha da olacak. İsrail insanı halizden yaşar. Yaşar da bugünkü günde daha da çok yaşaması lazım. Nasıl kurtarmak? Kurtarma bu Alep. Alep ne demek? Bu da Allah demek. O da kurtuluş demek. Alep'i de koy. O zaman cin göreceksin hani biz toplam sözlerinde göreceğiz hani Allah'ın tomu demektir. Herlicem ben bakarsam her bir evreye, bütün dünyada, her bir insana, bütün dünyada hiç önemli değil kim o. Ben götürüyorum bir kurtuluş. Şimdi her yerde, her birimiz biz başlarız. Biz hepsimizde lazım görelim iyilik. Biz bütün dünyada kurtuluş yaratırız. Yani aslında bunlar meleklerin sayesinde. İsrail halkı bu bir ayrılmış halktır. Pek ayos olan bir halktır. Onun başta gibi onlar ayrıldı Allah'la. Bu halkın amacı bütün dünyayı hem de insanlığı değiştirme. Bizim misyamız her birimizin içimizde var. İnce söylerler hasidikler. Bulma her yerde ışık. Siz nasıl söylersiniz yaratıcı toplumun içinde pek güzel. Dünyanın her bir yerinde insanın yarattığı yerini görme. Her bir insanda insan olarak görelim onları. Çünkü onlar bakarlar insana nice bir insan gibi. Bundan başlayalım değişme. Hiç yok bir şey. Hiç yok bir şey. Biz varınca değiştirelim. İnsanın rolü bu değil pozitsiya, diskriminatsiya pozisyası. Bu millet, bu halk pek büyük yardımcı misyasını almış. Ayırmış bunları çünkü onların ruhları pek yükseklerden çıkma. Her bir Yahudi örnek olarak büyük bir kova su gibi. Açan sen dağıtırsın o kovanın suyunu her birinin içine. Sen görürsün hani her bir şişelere dağıtırsın. Sen görürsün hani her bir şişenin dolmuş. İçinden toplam bir yerden çıkma bir su. Sonra biz onu ayırmışık ayrı şişelere. Benim güdemde, senin güdemde herkes kabul etmiş kendi ruhunu. Nasıl bizi ayırır? Bizi ayırır bizim vücudumuz, bizim ruhumuz. O inanır hani bizi bu ayırdı ama nasıl bizi varınca toplasın, bizim ruhumuzu lazım nasılsa toplasın. Lazım bizim güdemizi mi dağıtma? Bu da yanlış. Ama nasıl İslam yapalım? Biz lazım kendi ruhumuzu kaldıralım bizim güdemizin üstüne. Bütün dünyada insanlara isterim söyleme. Bütün İsrail halkına deme hani Allah'ın yardımıyla biz bugünkü günde istemiyoruz sabahki günü bekleme. Her biri
kurtarsın kendini hem de bütün dünyada insanları. Спасибо, Раф Ицик Сандроy. Sağ olasınız Raf Ицик. Ben güzel söylediniz. Hani Allah bizi ayırdı. Hani biz bir halk, ayrılmış halkı değil olalım ama yaşayalım. Değiştirelim bütün yaşamayı, dünyayı. Amacı İsrail insanı değiştirme bütün dünyayı başka bir real olarak kurma yaratıcı toplumu. Bu da pek büyük amaç, pek büyük misya bizim halkımızın angısını Tor bize bıraktı. Tora. Biz şimdi göreriz bu dünya nice yok olur. Ki o vakitler geldi, angısın bizi ayos kitaplarda söylediler. Bu Maşiyah'ın vakıdı. Kriz her yerden gelecek bizim yaşamamızı. Teoti halk angısı inisiyator olarak açacak. Bizim misyamız Teo yaşamayı kurma. Nerede Mişa gelecek de güzel değişiklikler yapacak. Biz bütün dünyaya göstermeyersek nice biz varınca toplanalım, birlik olalım. Yaratıcı toplum kurmayasak o zaman bize hem de bütün dünyaya bitki günler gelecek. Bizim resurslarımızı hem de potansiyellerimizi nereye biz tüketici formada harcarken biz bunu yapamayacağız. Hepsi bizim elimizden lazım bunu değiştirme. Yerlice biz yaparsak kendi misyamızı hepsi halklar bize tutacak. Zira onlar bunu bekliyorlar. Biz evreler lazım toplayalım bütün dünyayı kendi tarafımızda. Yaratıcı toplumu bir İsrail içinde yokunca kurma. Biz varız bütün dünyada. Biz bütün dünyayı yönetiriz. Pek az vakitimiz var. Hepsi elimizde var. Oputimiz var, bilgilerimiz, motivasyonlarımız. Biz lazım birlik olalım. Kendi potansiyelimizi kullanalım. Bizim pek büyük varlığımız, bizim intelekt, bizim fikrimiz, aklımız, motivasyonumuz. Bu o iş için hani insanları kurtarma, bütün dünyayı kurtarma. Kim bunu varınca yapsın? Sadece bizsiz hiçbir şey olmayacak. Geldi vakit hani değiştirme bu vektörü. Biz lazım kuralım bu dünyayı. Bizim de demek olur olma bütün halklara bir ışık. Hepsine gösterme. Hani hepsi insanlar birlik olsun. Büyük ruhu olarak ne söyledi bizim misafirimiz Raf. Ayrılıkla birlikte bizim sorumluluğumuz da var. Biz yokunca başkasının eline verelim bu sorumluluğu. Maşiyah'a gelince biz bekleriz onu. Elbette hepsi bu yıllar biz onu beklerdik. Hem bugün de bekleriz. Değil hani biz bilelim ne halizden olacak sonra. Ama biz biliriz hani olacak islah. Ne biz lazım yapalım hani Maşiyah gelsin. Olma daha islah. Herkesi kendi yerinde olma daha iyi. Ne kadar biz varız şimdi. Beklersiniz mi siz Maşiyah'ı? Elbette ben inanırım onun gelmesine. Nice siz düşünürsünüz. İnsanlar lazım mı neyse yapsınlar. Ki o gelsin. Elbette ilk sev yakın insanı nice kendi kendine. Bu en kıymetli hem en önemli. Yardım etme fukara insanlara. O zaman o kendi gelecek. Ama bu olsun diyene lazım inanma. Hani o gelecek. Ben düşünerim hani sıradan ilk bize lazım iyi davranma birbirimize. Yaşama usulukta. Yardım etme hem destek olma. Da o zaman Maşiyah gelecek. Bizim kendi götürmemize göre. Biz her zaman bekleyeceğiz onu. Hiç kimse bilmiyor. Lazım mı neyse yapma ki o gelsin. Ama biz savaşırız olmak da islah. Ne kadar olabiliriz? Ne siz bilirsiniz Maşiyah'ın gelmesi için. Biz her gün dua ederiz. Biz umutlanırız hani Maşiyah gelecek. Her gün biz bekleriz onu. Hem her gün umutlanırız hani o gelecek. Bu Teoni biz söyleriz dualarımızda. Dualarımın bitkisinde. Biz inanırız hani o gelecek. Hem bitkide o gelecek. Ama alem biz daha kazanmadık. Hani o gelsin bu insanla. Neyse nişanlıklar var mı? Var her türlü nişanlıklar. Zohar anladır. Hani var birkaç nişanlık. Ki Maşiyah gelecek. Siz Maşiyah'ı beklersiniz mi? Elbette beklerim. Ne lazım insanlar yapsınlar ki Maşiyah gelsin. Pişman olma kendi günahlarından. Elbette.
Biz lazım pişman olalım ki Maşiyah gelsin. Bizde var pek çok sorun İsrail toprağında. Yazık ama sorun çok. Elbette ben beklerim Mesih'i. Her bir gün hem her bir kapım. Niye lazım yapma? Hani o gelsin. Birbirine daha iyi davranma. Ama en önemli o koşulsuz sevgi. Ben beklerim Maşiyah'ın gelmesini. Lazım mı insanlar neyse yapsınlar? Hani bu olsun. Sanırım ki de lazım. Ben düşünerim hani bu Maşiyah'ın özelliği. Gelmeye abansızdan. Açan o pek lazım insanlara. En zor vakitte. Biz onu bekleriz. Hem bekleriz artık pek çoktan. Açan o bize pek lazım olacak. Biz bunu duyacağız. Olacak pek zor vakitler. Ama ben sanırım hani biz artık şimdi bulunuruz öyle zor durumda. Hani o gelecek. Belki 1 ya da 2 yıldan sonra. Ama siz beklersiniz mi Maşiyah'ı? Elbette. İnsanlar lazım mı neyse yapsınlar. Hani bu olsun. Sadece koşulsuz sevgi. Sevmeye birbirini. Eğer biz bugünkü günde Şabat'ı bakacağız. Eğer biz seveceğiz birbirimizi. Maşiyah burada. Söyleyin. Niye insanlar lazım yapsınlar ki o gelsin? Bakma kanunları. Hem bize lazım bulunma. Koşulsuz sevgide. Hepsi ne şimdi olur? Hepsi kim öldü teraktlarda. Hepsi onlar. Bizim kardeşler hem kız kardeşler. Hepsi rabinler gösterirler koşulsuz sevgiye. Bize lazım sevmeye. Koşulsuz sevgiyle. Bakmayarak ona. Ne olur memlekette? Bağımsız. Sen sağ tarafta, o siz sol tarafta. Bize hepsimize lazım koşulsuz sevgi. Lazım sevmeye birbirini. Hem o zaman elbet ki o gelecek. Maşiyah artık burada. Allah'ın yardımıyla. Раскрыться. Как показал наш соцопрос, все ждут Машиаха. Вера в его приход. Gördüğünüz gibi hepsi bekler Maşiyah'ı. Hepsice inanır hani o gelecek. Сказано в 12 принципе иудаизма. 12 prensibi Yudilerin gösterdiği gibi. Her gün bekleriz onun gelmesini. Onun vakitini varınca görme. Ben onu hızlandıracağım. Vakit gelince demek olur hani o bir data, o önemli bir gün. Demek olur hani varınca olsun. Nice bunu varınca anlama. Ne demek ben onu hızlandıracağım? Yazılarda, ayet yazılarda öyle söylerler. Hani Maşa varınca gelsin her bir vakitte. Sadece insanlar istesinler. Siz isterseniz ben de isteyeceğim. Bugün siz isteseydiniz beni, hepsi daha hızlı olacaktı. Bildiğimiz gibi 6000 yıl bütün dünya durar. Maşiyah lazım da gelsin daha 4000 yılda. Öylelikle söylenilir 9. bölümde. 6000 yıl olacak. Her o 2 yıl her birinin periyodu var. Maşiyah periyodu en bitki periyod. Bizim günahlarımız bize vermiyor. Bütün dünyada eşitlik yok. Birbirimizden haz etmiyoruz. Şimdi hiçbir kere olmadığı gibi anlarız hani. Dünya anısında biz yaşıyoruz. Pek büyük kriz içinde. Pek çok ekonomika düşmüş, cenkler pek çok, pek hepsi insanlar hasta, insanlar korku içinde. Hepsi kavga içinde. Toplum bir kötülük içinde. Bu büyük bir görüş bitki vakitlerin. İnsanlığın düşüşü bu vakit demek vakit gelir Maşa gelişi. Traktatta dediği gibi dertlere onu bir nehir gibi doldurur. Bir nesil gördüğünüz Maşa'ya gelmesi bekleyin. Orada Maşa'nın da geleceğini anladır. Maşa'ya ayak izlerini
müstakil yaratacak. Görüyoruz hani devlet günahların içinde batacak da kimsecik onu düzeltmeyecek. Vakit gelecek de yerler, Galileyler, her yerler yok olacak, bir yıkıntılar içinde kalacak. İnsanlar gezecek, hiçbir şeyi olmayınca. Hiç kimse ona yardımcı olmayacak. Onun akıllı kitapları ondan haz etmeyecekler. Hepsi günah içinde yaşayacak, doğruluk da olmayacak. Gençler beğenmeyecek yaşlılar beğenmeyecek gençleri. Oğlu kendi babasını haz etmeyecek, kızı haz etmeyecek kendi mamusundan. Gelin haz etmeyecek kendi kaynanasından. Birbirinizden haz etmeyeceğiniz. Biz görüyoruz hani şimdi naşı yazılarda çoktan bunlar şimdi olur. Detayla bakalım. Biz görüyoruz hani biz lazım ilkten kiliseyi kuralım da sonra gelecek Maşiah. Yoksa biz ilkten Maşiah'ı bekleyeceğiz de sonra kuracağız kiliseyi. Bunun sebepleri görüyoruz hani o kadar devam eder, sürdürür, sürgünlük içinde insanları tutar. Her bir insanlık kuruyor kendine öyle bir kilise, hangisini o da dağıdır. Kitaba göre 16 yüzyılın içinden tapınaklarda, her yerde varınca seçilsin insanlar, dini, filozof. Nachman Krokman dedi ki pek pak bir güç olarak sevgi içinde filozof Meymun'dan yola çıkan idealistler filozof Hermann Cohen söyledi hani zemin olarak mutlaka olacak mir. Her biri de Kabala'da da yazıyor hani kitaplar pek açık bir ışıkta olacak. Karının başlangıcı kız. Bu informasyonlar varınca her yerde işlersiniz. Şhina, karının Allah'ın verdiği bir güzellik. Yaratılan dünyanın kaynağından da ayakta tutan güç. Anladığınız gibi tapınaklar Allah'ın yeri. Onlar bütün yaratan her bir besleyen ruhu olarak gücüdür. Bu tapınaklar nasıl oldu? Yahudilerin tapınakları Maşiah tarafından pek güzel olması lazım. Onlar lazım onu kursunlar. O olmayacak bir materyal yer olarak nereye insanlar varınca gelsin. Bu pek pak bir yaratıcı ruhsal gücün yeridir. Her bir insanın kalbinde kurulmuş bir tapınaktır. Ne demek Maşiah'ın bütün kalbin tapınağı? Kalbinden gelen büyük bir sevgi Allah'a doğru. İnsanlar dil lazım kavga etsinler. Onlar mir içinde lazım yaşasınlar. Bunu da söylerler ayet kitaplarında. Hani her kere birlikte olsunlar. Da Allah'ı sesini işitsinler. Melekleri tutar. Şehina'nın gücüdür. Haba'daki doğrudan güçleri. Bu Haba, bu laf gelir ona hani geçiş olarak Hristiyan dünyasına geçiyor. Konferansiyayı hazırlayana kadar
Biz insanlarla laf ettik de insanlar dediler hani onlar duyarlar Maşiyah gelmiş. Ama o çıkamıyor bütün dünyaya ziracım. Pek çok günah insanlarda var. Maşiyah çıksın ortaya da yani biz lazım kendi evimizde paklık yapalım. İnsanlar durgutsunlar bütün cenkleri. O zaman yapacak bizim yaşamamızı daha da güzel. Diğer bir millete gelecek. Bunlar ayet kitaplarda yazılı. Benim evim, benim dua evi olacak. Her bir insanlar için. Her bir insan için iyilik olacak. O Maşiyah öyle diyecek. Hani mir olsun insanlar için. İnsanın varlığı demek ki mir, iyilik, güvenlik, özgürlük hem de başka bir şeyler. Maşiyah'ın kendini göstermesi için kendisini göstersin yani yaratma lazım kendi içimizde sevgileri. Her birin planetanın insanların ruhunda mutluluk hem de sevinç lazım kursun. O zaman hiç kimse istemeyecek kötülük ne kendisine ne de başkasına. Açın her bir insan toplayacak kalbinde, ruhunda sevgi, şükran, iyilik dolu, özgürlük o zaman Maşiyah varınca dünyaya çıksın. Maşiyah lazım ki her birinin kalbine gelsin. Her bir kalbine lazım dokunsun. O lazım kendinize hem bütün dünyaya bir şeyler içimizde lazım uyansın. Bizim sorumluluklarımızı, aklımızı, güzelim doğru isteklerimizi bunun içinden geçen Maşiyah o zaman her bir insana gelecektir. Da ayet yazılarda dediği gibi açan gelecek Maşiyah'ın epohası o zaman olmayacak ne kötülük ne de kavga ne de kıskançlık. Bitki kurtuluş sadece bir halka gelmeyecek, bütün dünyaya gelecek. Bütün insanlık, bütün topraklarda değişiklik olacak. Onun büyük toplumunda değişiklik formatında değişiklikler yapacak. Maşiyah gelince bütün dünyayı mir yapacak. Onu sevindirecek, açacak, olmayacak cenkler, olmayacak kavgalar. Böyle bir güzel yaratım toplum olacak. Nerede çok sevgi hem de saygı. Her bir insan kendi evinde kendini hissedecek. Biz kuralım yaratıcı toplumu. Daçan bu olacak. Bütün mir güzel olacak. Tanahide böyle söylenilir. Hani Maşiyah'ın geldiği günleri büyük bir epoha olacak. Halklar arası sosyal pozitif değişiklikler. Da onlar yeniden kendi kılıçlarını bileyecekler. Hiçbir insan kendi kılıcını insana açmayacak. Da onlar başka kavga etmeyecek. Açın siz görüyorsunuz sen birbirlerini onlar koruyarlar. Maşiyah yakında olacak demek. Maşiyah'ın günleri demek olur hani geldi vakit komşumuzu yanımızda sevgiyle tutma. Maşiyah kendi kökünden demek ki. Onun gücü demek ki. Egoyu yok etmek demek ki. Kendi karlı için yaşamamadığını bir adam olarak bir yürek içinde yaşasın. Tanah'ta böyle söyler. Doğrulan kendi günlerini serpilsin. Çok bereket olsun. Nice ot yerde de hiç olmasın zarar hiçbir şeyde. Bu ayrılış neye gelir? Niçin bizim toplumumuzda hem de bizim insanların eline düştü bu misya? Yaratıcı toplumu kurma. Bunu bize anlatacak bizim misafirimiz 20 yıllık ekspert Yahudi Simon.
Ben isterim size anlatma yaratıcı global krizis Evrey milletin halkın ayrılımı. Ben bunu çoktan öğreniyorum. Lazım anlarsınız hani hepsici başlar da biter Evrey insanlardan. Bakın Yudaizme deyince bir dini olarak. Biz hepsimiz bir misiyayız, hep bir insanız. Hepsi soruyor. Nasıl biz burada yapıyoruz? Ne için biz buraya geldik? Hepsimiz biz misiyayla geldik. Hepsimiz yollandık buraya hani bütün dünyayı açma, tutma, yaşamayı güzellettirme. Çünkü bunu yarattı Allah. Bu bizim misiyamız. Tutma yaşamayı burada da onu devam ettirme. Biz şimdi pek zor durumda bulunuyoruz. Bir periyotta nerede kavga var, zorluk, pek çok insanlar dini sistemasını pek yanlış görüyorlar. Nasıl oldu? 3,5 yıl geri koronavirüs olmadan burada stabildi, pek güzeldi. Bir anda hepsi değişti. Nasıl oldu? Biz şimdi bu periyotta nerede Maşiach lazım gelsin. Bu periyot birkaç yıllık periyodu. Ben bilmiyorum ne kadar ama çoğu informasyon benim elimde var. Bu 7 yıl. Bu vakit bütün insanlar hem de Evrey insanları da pek büyük zorluk çekecekler. Biz 180 graduslara döneceğiz. Biz bilmiyoruz nasıl ıslah olacak ya da nasıl prost olacak. Belalar gelecek. Karanlık gelecek. O kadar hepsi değişti. Hani sistemimiz değişir gün günden. Biz artık bilmiyoruz nasıl doğru nasıl değil. Pek çok insanlar soru soruyorlar. Da yok cevapları. Onlar korku içinde yaşıyorlar. Onların basınçları büyük, nervaları büyük, sinirleri. Biz bilmiyoruz nereye biz gideriz, nasıl oluruz. Hepsi Maşiach'ın elinde. Bu gelecek o periyot 7 yıl periyodu. De biz savaşırız anlama. Bizim atalarımız bize anlattı bunu. Maşiach'ın simvolu bu bir taç, korona. İspanya'nın koronası. 3,5 yıl bizi taşıyorlar bu koronayla. 3,5 yıl uzandı bu korona. Kaldı ta 3,5 yıl bitki gelsin. O için gitmer bütün bir isleye. Hepsi gider negatife, prosla, kötüye. Pek zorla. Vakit geldi yaratıcı toplumu kurma, hani durgutma bu prosesleri, bu karanlığı, insanları toplama, her birinin ışığını toplama. Yoksa mir olmayacak. Ben isterim yani şimdi tam vakti geldi yaratıcı toplumu kurma, şimdi. Kuruyor Teote kim pek önemli yaratıcı toplum için bu Evrey halkı toplansın. Siz anladıysanız yaratıcı toplumun abreviatürası bu het hem de yok. Hay. Bu bir simbol, Evrey halkın simvolu. Bu Allah'ın adı. Demek ki yaratıcı toplumun yolu doğru hem de pak. Lazım toplamak hepsini hem de Evrey halkını. Hepsicini çağırırız. Hepsicini çağırırız. Yudaizm bu değil bir dini. Bunların misyası. Her bir insan pek önemli. O için dil lazım güldürmeye birbirimizi. Dil lazım insanın yaşamasını alma. Allah bizi yaratmıyor öyle. Biz ondan uzaklaşınca o kadar daha çok karanlık dünyaya hizmet ederiz. Yoksa baba ister hani uşakları ayrı kalsın hem de öldürsün birbirinizi. Ana da baba da pek isterler hani uşakları birbirinden yaşasın beraber. Biz biliriz hani pandemiyada pek kötü koşullar sundular insanlara pandemiye vakti. Geldi vakit birleştirme.
Siz sorarsınız kendinize. Sizler biz anladık, nasıl biz varınca yapalım. Biz anladık hani var büyük Allah. Anladık hani karanlıklara lazım yayma, yok etme. Anladık hani lazım toplanalım ama nasıl varınca yapma. İudaizm'de var bir laf. Dön kötülükten de yap iyilik. Bunun var iki işi. İlkten kötülükten kaç. Hiç kimsecine bir şey yapma. Hiç kimseye kötü yapma. Enerjiyanın seviyesinde de. Hiç yapma kötülük. Git sadece ışıklan. Bu pek az. Var lazım iyilik yapma. İslah işler. Değil lazım oturma bir tarafta da düşünmen. Ben prost yapmayayım da bir şey de bu islah. Ama sen hiçbir şey yapmazsan demek ki sen varınca karanlığa yer verersin. Hani sana da yetişsin. İstersin sen bunu mu istemiyorsun mi? Sen yokunca pasif olarak kalarsın bir tarafta. Aktif ol, yap iyilik. Bu bizim amacımız yaratıcı toplumda. Bunu biz lazım başlayalım yapma da büyüteceğiz ışıkları. Böylelikle müzikçileri. Sağ olasınız Şiman. Pek enteresan güzel işler söylediniz. Hani yaratıcı toplumun abreviatürası. Bu pek önemli bizim halk için bir söz. Pek çok söyler hani o Allah'ın adı hem de yaşamak. 8 temel. Bu pek büyük bir simbol. Hep böylelikle siz güzel laflar söylediniz. Biz hepimiz misyoyla, her bir yaşayan kişi, her bir insan önemli. Da bu misya tutma insanın yaşamasın burada. Da onu devam etme. Bu işin lazım toplanma da bir şey yapma. Şimdi geldi vakit. Bunu yapma. Yevrey halkı lazım olsun büyük bir örnek bu birleşik için. O lazım bitki vakitlerde yardım etme Maşiyah'a, değiştirme bütün büyük dünyayı, olma büyük bir örnek bütün halklar için. Da bunu da söylerdiler eski bilgiçiler. Böylelikle aşağıda Allah böyle dedi. Ben seni koyacağım bir ışık olarak. Hani benim kurtarmam her bir dünya, bütün dünyaya yayılsın. Biz şimdi yaşarız pek zor vakitlerde. Vakitler nerede ayrılır insan. Bu vakitlerde pek önemli. Çünkü sadece biz pek onurla lazım karşılayalım Maşiyah'ı. Biz lazım sadece kendi peygamberlerimizi ellerimizi açalım da kuralım onlarla birlikte yaratıcı toplumu. Geldi kıyamet günleri. Maşiyah da bunu bilir. Hepsi de anlar yani Maşiyah artık bizim aramızda. Da paylaşır bu fikirlerle, türküler çalır. Bunu yapıyoruz çünkü biliriz hani Maşiyah gelince bizde olur büyük şanslar. Yeni era epohaya, yeni mira dünyaya. Biz lazım kuralım onu. Sevgi, birlik hem de yaratı mirin. Biz açacağız yolu yaratıcı toplumda Maşiyah için. Pek güzel bir bahşiş yaptı bize Ravin İtsik Maşiyah'ın için. Hem de bizim sorumlulukların onun adına. Muzika – это то, что есть в каждом человеке в мире. Просто нужно уметь слушать струны, her bir insanın içinde müzik var. Biz lazım onu işitelim. Yerlicem biz söylersek hani biz kurtarıyoruz. Demek ki o kurtuluş o bir büyük bir ses. Biz görüyoruz. Nince Moisey hem Miriam durmadan türkü söylerdi çıkarken denizden. Bu poezya yeni türkü hangisi bizi kurtarır.
Ben beğenirim müziği, ben severim müziği, yaşarım onunla. Yaşarım, yazarım onu da oynarım. Bitki kıyamet günleri gelmiş bir türküsünü ben onu yazdım. 17-18 yaşındaydım. O vakitler bu türkü ideyası başladı forma tutma. Her kere ben bakardım da duyardım. İçten getirme bütün dünyaya mir da olma o insan ya da o insan payları, angları insanın yaşamasını güzel, sağlıklı bir mir değiştirir. İnsanların aralarında getirir sevgi, mir. Hangisi bizde şimdi pek az. Herkeste hem de herkes için. Allah'ın istediği gibi yokunca olsun başka bir şey. Bu türkü bitki kıyamet günleri için. O anladığı istoriye nasıl olacak açan biz kurtarma edeceğiz birbirimizi. Niçin bu pek güzel hem de nasıl lazım bütün dünyaya. Bu videoda ben gösterdim güzel bir yaşamak yolu. Nerede her biri toplama lazım da getirme bu dünyaya. Lazım gitme oraya yap yanlışa. Lazım anlama. Yani gelme hepsiniz beraber güzel bir türküyü işitme. Ben size isterim bir bahşiş olarak gösterme, açık söyleme. Bizde olacak çok güven, bizde Allah'la beraber birlik olacağız. Hem de saygılı, sağlıklı. ילד משתובב צחוק על פניו, אמא עומדת בצד ושומרת עליו. ירוק פורח, מרחבים של שמחה, מרחבים של אור, של התחלה חדשה. חזון אחרית הימים, שלום ואהבת חינם בין כל העמים. כך ייראה בעזרת שוכן מרומים, חזון אחרית הימים. גוי אל גוי לא יישא עוד חרב, גוי אל גוי לא מלמד עוד מלחמה. אין איבה, אין שנאה, יש רק שמחה ואהבה, כי הנה משיח בא. חזון אחרית הימים, שלום ואהבת חינם בין כל העמים. כך ייראה בעזרת שוכן מרומים, חזון אחרית הימים. חזון אחרית הימים. בית המקדש נוצץ, צופה על ישראל כאילו, מכריז ואומר קדימה אחי. מגיע גואל, לווים בשירתם, כהנים והדרה, כל המתים קמים מקברם, גאולה באה לעולם. חזון אחרית הימים, שלום ואהבת חינם בין כל
לא להאמין, מאמין, כך ייראה באחד שוכן מרומים, חזון אחרית הימים, חזון אחרית הימים. Büyük sağ ol söyleriz güzel türkünüz için Etik. Büyük sağ olasınız bilgi sözler için, açık mesaj için bu türkü adından. Ben eminim hani hepsi insanlar hani sesler bizim konferansı bu şarkıyı işittiler. Onlar içten güvenli duyarlar kendilerini. Hepsimiz beraber varınca yaratıcı toplum kuralım. Böylelikle Maşya'ya açalım yol. Bu şarkı, bu türkü Maşya'nın geleceği güzel bir dünya olan kurtuluş umudundan yola gelir. Sağ olasınız bizim misafirimize. O kadar güzel bir bahşiş verdiniz bize. Şimdi biz isteriz size seslendirme bir insanın mesajını hangisi ister söylemeye doğrulukları. Ne yazık ki resmi konuda nedeniyle saklı konuları karar verdi. O bize bir röportaj verdi. Bir kaydetti. Biz hiç kuşkumuz yok hani o doğruları söyle. Hiç şüphemiz yok. Bu röportajda açık söyledi nerede işler. Hem de söyler nasıl varınca bilsin her bir insan. Onun laflarına dikkat edelim. Hepsini selamlarım. Ben isterim anonimliğim için özür dileme. Ben pek önemli bir görevliyim. O iş için global olarak finans dünyada işlediğim için saklanırım. Global krizisi bir çıkış yolu var, beni getirdi bu forum. Ben dikkatli baktım da analiz ettim. Bugün siz insanlara verdiniz, bir istekle buldunuz. Hani bütün klimatın serios olarak kötülüklerini. Ben düşündüm hani biz varınca bu problemi çözelim. Sizin matematik modelli progresiyası klimat katastrofaların 2036. yılından bitki yılları olduğunu siz sanırsınız sen kimse bilmiyor ama halizden bu doğru değil. Hepsi bilir. Ki onlar kim lazım bilsin pek bilir bunları da onlar hazırlanır buna. Bütün kariyeramı ben işlerim global eliten angıları kontrol ederler hepsi ekonomika prosesleri bütün planetada. Bu pek akıllı insanlar angıları ünederler makroekonomika proseslerinden. Bakmayın hani ben işlerim dünyaca ekonomika prosesler içinde varınca söylemeyin o insanlar için ben sadece bir işçi. Ben pek sık onların buluşmalarından beraber buluşmandaydım. Bitki vakitler görüyorum onların global ekonomika perspektifleri, onların pozisyalarını, politika liderlerinden onun aşıları bütün prosesleri onları pek isteyebilirler. Varınca söyleyeyim hani bu finans elitası hiç onlar pek isteyenlerler hani ekonomika kolapsı bitecek bütün finans sistemi aslında 2030. yılda. Bu insanlar pek isteyenlerler hani 2030. yılda bütün para kaybedecek kendi fonksiyasını. Tradisiyon olarak finans aktiviteleri, investisiyon olarak onlar yok olacaklar. Bunların prosesleri tamamen yok olacak. Bankalar yok olacak. Benim sorumluluğum arasında halklar arası düzeyli finansı belgelerin işler yerlerinde isterim söyleme yani bugünkü finansal modelleri hem de stratejileri onlarca yıl üretülmüyor. Onlar
söylüyorlar 2030 yılından sonra olmayacak. De şükren bizim vakitimiz var bunu görmediğini. Üst düzey malı seçkinleri bütün planetanın içinde bunkerleri kurmadığını bu fikirlerden yok oldular. Çünkü bu investisiya hem de projeleri hiç karlı olmuyor. Bitki yıl bu bunkerleri başka kimse kurmuyor. Planetadan da yokunca gitsinler. Siz görüyorsunuz hani onların para durumu hiç problema açmıyor. Teknolojilerin gelişimi bu seviyede onlara vermeyecek kaçma dünyadan. Bugünkü günde bunker yapmasının yerine başkasıyla onlar meşgul. Görün ne kadar finansi yerlerde sinagogları hiç bırakmıyorlar. Onlar o kadar çok dikkat ederler bilinç, dini hem de inanç durumuna. Niçin onlar öyle kendilerini görürler, yaparlar. Ona pek sıra görürler ne kadar doğruluk, büyük maçtaplarda katastrofalar varınca olsun. Ama bilmiyorlar. Koymuyorlar insanlara, vermiyorlar doğruları, anlatmıyorlar. Ama ne için? Onlar anlarlar nasıl real alternativalar varınca verilsinler. Elçem ben yaratıcı toplumu bilmeseydim, bilmeyeydim hani yaratıcı toplumda var çıkış, ben de buraya gelmeyecektim. Ben de öyle bir kötü durumda olacaktım. Ama sizi işittim. Doğru söyleme o pek beni duygulandırdı. Ben savaştım paylaşma bir kişiyle. İstedim göstermez sizin forumu. O dedi yok 12 saat ben seslenmeyeceğim, durmayacağım. Sonra ben savaştım kısaca anlatma ona yaratıcı toplum forumuna. Öyle dedi. Ben pek sevinirim hani var insanlar angları görürler. Представляют себе масштабы приближающихся катастроф. Что мы можем противопоставить этим катастрофам? Как мы можем их остановить? У человечества нет таких возможностей, поэтому мы не успеем сделать что-либо. Они, видимо, просто не понимают, какие масштабы катастроф грядут. Понимаете? Они не очень заинтересованы слушать. Им не интересно чужое мнение, и более того, их менталитет формирует такой подход, где они... Onların mentalitetleri öyle bir yaklaşım koyar hani onlar hiç beklemiyorlar ne yardım ne de başkaları ne de başkalarının yardımını. Allah'ın yardımından onlar var şansları hani bir şeyler yapma. De biz anlarız hani biz beraber varınca bir şeyler yapalım. Sonra onda kim bize köstek koyar ya da naşı. İnsanlara soru varınca sorma. Benim dediğim gibi finansı eliten insanları pek sıra görüyorlar kendine göre. Kendi paradigmaları kullanarak, kendi fikirlerini kullanarak. Onlar o potansiyeli bırakırlar. Onlar hiç istemiyorlar kabul etmeyen insanların da potansiyelleri var. Çünkü biz onlar için hiçbir yoklukuz. Onlar bizi hiç insan olarak da görmüyorlar. Hiç bizim akıllı olduğumuzu ciddiye almıyorlar. Bir örnek olarak ben size söyleyeceğim hani ben okumuş bir insanım. Birkaç üniversite okumuş bir insanım ama ben sıradan bir işçi onlar için. Her biri söylüyor hani herkesin var kendi fikri. Onlar diyorlar hani yok önce kurma bunkerleri. Onlar sadece koydular insanlara inanmıyorlar insanlara da kabul ettiler bu katastrofaları hani hiçbir şey varınca değiştirmeme. De ben görüyorum hani bu situasyon varınca değiştirme ama onlar istemiyorlar. De siz de doğruysunuz. Sadece insanlar varınca yapsın bunu. Şimdi halizden hepsi her birine bağlı. Aklınıza gelsin Mişna Tora'nın sözleri.
Yaşamak hem de ölüm, ben size isterim gösterme. Kötülük hem de pislik. Kendi Allah dedi ayırın yaşamayı. O demek olur hani biz de varınca bunu yapalım. Biz varınca beraber olalım, bir araya gelelim da yaratalım yaratıcı toplumu. Aklımıza gelsin. Naşı iOS yazılarda yazılı. Mir hem de kurtuluş varınca gelsin sadece Hebrey halkından. Benim büyük inancım var hani biz varınca toplanalım bir halk olarak. Ben de başlayacağım kendi insanlarımı bilgilendirme, haberleme. Kendi zanaatıma göre ve yokunca aktif hem de açık bu işle yapalım. Ben anlarım ne kadar ciddi hem de önemli bu iş. Ama ben yokunca benim sınırlı elimde hiçbir şey yok. Ama elimden geleni yapmaya savaşacağım. İnsanlar haberleme hem de bilgilendirme. Ve içten inanırım hani yaratıcı toplumu varınca kurma da yetiştireceğiz biz bunu yapma. Bizde pek çok imkan var. Sağ olasınız Sayın Spiker. Siz bize açtınız doğruları. Angları hiç kimse çoğu istemiyor söyleme. Bu halizden pek büyük bir şok informasyon. Biz şimdi sizinle işittik. Yani hiç kimse ne klimat katastrofu felaketinden hiç kimse kurtarma insanları istemiyorlar. En yüksek finans çevresinde 2030 yıllarında bekliyorlar ekonomik kolaps sistemasının yok oluşunu da gösteriyor hani klimat katastrofaları pek hızlı büyür, büyük progresya olur da 2030. yılına kadar dünyada yaşam olmayacak normal. Klimat dokladında global krizisi yaşamakta kalmak bizim kurtuluşumuz birleşmekte. Matematik modelinde anlatılan bir matematik raporu. Bu prognoza göre finansman sisteması yok olacak 2027. yılında. 2036. yılda da bütün dünya yok olacak. O fakt hangisi hani büyük insanlar finansı elitası bilirler bu informasyayı. Biz sanırız hani onu bildikten sonra varınca tutsunlar bizi. Ama bizim Sayın Spiker dediği gibi hepsi tam tersi. Yalnızca sadece pesimik bilinçler onların başlarına gelir. Ne bilsinler onlar çıkış yolunu. Onlar hiçbir şey yok nasıl yapsınlar. Da bu iş için onların bütün informasyon elde de olsa onların canavar görmüyorlar canavardan bu çıkış yolunu. Da o kadar gülünç gelir hani teote insanlar hani onlar hiç saymırlar insan olarak. Onlar savaşır bunker kurma da anlamırlar ne kadar büyük bir real maştaplarda bela başımıza geldi. Çoğu insanlar, büyük elitalar, hangileri savaşı kurma kendisine bir şey, hiçbir şeye güvenemiyorlar. Onlar bilirler ne durumda bizim bugünkü günde bilim. Onlar görüyorlar nice bilimde hepsi ayrı. Yok birlik potansiyeli, yok motivasyon, yok nice bilim adımını atalım. Hani klimatı durgutmak için. Bu iş için elitalar öyle düşünüyor. Hani her bir bütün dünya insanlık yok oluşa gelir. Hem kötü de onlar insanlara da inanmıyorlar. Onların imkanına da inanmıyorlar. Da bilmiyorlar hani çıkış yolu var. Onlar da bilmeyecekler. Ulaş onlara bakalım. Yerleyeceğim. Ulaşırsan da maksimum 5 dakika sen, 5 minut sen onlara söyleyeceksin. 5 minutun içinde savaş, bütün global krizisin belalarını söyleme. Angıları forumda açık, detaylı anlatılır.
Böylelikle savaşta bizim spiker anlatma ama onda olmadı. Karşı karşıya geldi hepsinden hani onlar hiçbir şey istemiyorlar işitme. Elita'nın fikrinde bambaşka fikirler. Bilirsiniz mi ne de paradoks? De sadece bu insanlar büyük resursların elinde ettikten sonra pek kolayca her bir dünyaca medyasının elinde olduktan sonra varınca toplasınlar bütün dünyada insanları birkaç sekundda. Bunlar varınca hızlandırsınlar yaratıcı toplumun kuruluşunu da öylelikle açsınlar bilim potansiyelini angıları yardım edecek bu belayı durgutma bütün planetada hem de bizim yaşamamızı koruma. Ama onlar hiçbir şey yapmıyorlar, isteklerini sürdürmüyorlar. Ama biz insanlar olarak yalnız başına toplanamıyoruz. Ne için? Çünkü biz sadece istemiyoruz işitme ya da seslemeye birbirimizi. Anlama ya da kabul etme birbirimizi böylelikle hani bize artık 6000 yıl ayırdılar. Bunun sonucu biz kaybederiz pek pahalı vakıda. Da olur hani biz bırakarsak bütün dünyayı o zaman bitecek bizim dünyamız. Olmayacak ne bizde ne bizim uşaklarda gelecek. Düşünün ne iş için biz toplanamayız. Sadece o iş için derecem yukarıda bize kimsecik söylemedi bu kimsecik istemiyor öğrenme bu informasyayı. Derecem 12 saat formül mü lazım seyretme. Sonra da lazım analiz edem kaybetme vakit. Ne kadar uzun bir zamanmış meğer. Demek ki onlara ta kolay kaybetme kendi yaşamalarını hem de binlerce insanların yaşamaklarını gençlerde ne kadar şimdi 12 saat bakmak o forumu angısında halis çıkış yolunu anladır. Yaratıcı toplumun içinde teknolojiyalara göre kapsula regenerasyonları her bir insan için olacak. Kendi güdelerini gençleştirme hem de 1.500 yıla kendi yaşamasını uzatma. 1.500 yıl bu halis, bu fantastika değil. Bu bir büyük imkan yeni teknolojiyalarla angılar olacak yaratıcı toplumun içinde. Ama bugünkü tüketici toplumda bu elitanın da elinde yok bu teknolojiyalar. Halis genç kalma. Ne kadar da onların paraları olsa onlar yokunca uzatsınlar kendi yaşamalarını 1500 yıla kadar. Kendi güdelerini güzel, genç yapsınlar. Onlar pek isterler. Ama yaratıcı toplumun içinde bu olacak pek büyük varlık. Ve en önemlisi de bizde olacak imkan kurtarma kendi yaşamamızı. Yaşamamızı kendi yakınlarının, sevdiklerini. Her bir insanın. Düşünün. Neyi biz varınca ayıralım. Ne kadar güzel, yaratıcı bir dünyanın arasından hem de ne kadar dağılmış bir dünyanın aralarında biz ayırırız. Ne kadar da daha yakın biz bitkiye gelirsek, global olarak görersek situasyayı, daha çok biz her birimiz savaşçıyız. Başka bir yerlere kaçma. Sadece bir hafta daha çok yaşama diyene. O iş için bize göstermiyorlar bu problemaları. Nasıl klimatta. Ne kadar büyük hızlı katastrofalar büyür gün günden hem de güçlü olur bütün planetada. Bakın, nasıl şimdi olur bütün dünyada. Bize verirler birçok durum. Hani insanlar hiçbir şey düşünmesin. Pandemiya, finans krizisi, cenkler, böylelikle de daha doğru da olacak, devam edecek. Klimat serberisi gelecek. Gelmeyinden önce. Niçin onlar bizim dikkatimizi dağıtırlar? Çünkü insanlar birbirine kavga etmesinler. Ama insanlar halizden anlarsıdı nasıl olur klimattan. Nasıl bizi bekler? İnsanlar milyarlarca kaçacaklar o köşeden bu köşeye, bütün planetada klimatların kataklizmalarından karşı karşıya gelmemek için.
Bir düşünsenize nasıl kaos hem panik olacak bütün dünyada. Her biri savaşacak. Uzaltma kendi yaşamasını bir günah bari. Ama bu artık hiç anlamsız bir kaçış olacak. Ne kadar seriyoz bir situasyon, klimatın durumu olsa da o kadar da net hem de açık görüyoruz. Ne kadar büyür absürt seviyesi. Marazm hem de ahmaklık, pedofiliye, insan yiyeli, yamyamlık. De bu elit artık hepsini bize sokuyor. Sadece insanlar bir şeyler yapsın, bir şeyler dikkatini dağıtsınlar. Bunlar bakmıyorlar her tarafına. Yoksa klimat katastrofaları bütün dünyada oluyor. Da böyle kötülükler onlar büyüyorlar da güçleniyorlar. Varınca başka türlü yaşama. Ne kadar güzel perspektivalar gösterildi forumda. Global krizisi. Bir çıkış yolu var. Biz bugünkü günde söyledik bunu. Bu kapsula, replikatör, dünya nerede yok cenk. Her biri korunma içinde. Finansı hem de fiziksel olarak. Nerede her bir insanın elinde pek çok varlık. Biz varınca öyle yaşayalım. Onun için lazım sadece toplanma hem de yaratıcı toplumu kurma. Pek hızlı olacaktı. Yerlicem medyalar buna yardımcı olsa. Ama biz görüyoruz hani ne elite ne dünya medyası bize yardım etme. Çünkü bu medya büyük insanlar ona vermeden hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar yapıyorlar sadece onlara emir veriyorlar. Demek ki lazım başka metotlar kullanma. Biz yokunca mı? Biz yokunca mı güvenelim liderlere? O zaman biz lazım güvenelim kendimize. Halis, bizim akıllı, genial halkımıza. Bu bizim çıkışımız. Bu biz kendimiz. Bizim halkımız. Bu bir büyük çıkış. Bu bir paradoks olarak biz onu görmüyoruz. Sanki isteriz Allah'tan yardım. O gelir. Ama hiç biz o yardımı almıyoruz. O iş için bir anekdot olarak nerede insan buğular da istedi Allah'tan yardım. Allah 3 kere yardım yollandırdı. Da dedi yani beni Allah kurtaracak. Daçın gitti göklere sordu Allah'a sen niçin beni kurtarmadın? Allah dedi ben sana 3 kere tekne yollandırdım. Ama sen bütün dünyada görüyorsun hani bizim dünyadaki situasyon bu anekdotun aklımıza getiriyor. Biz kendimiz kurtarıcı teknesiyiz. Biz lazım olalım açık, yerlicem bizim halk anlamayacak da tutmayacak yaratıcı toplumu o zaman bizim bitki günlerimiz kaldı. Zerrecim yalnız olarak hiçbir şey yapamayacağız. Bakın doğru olarak bizim büyük nasyamız, evrenimiz, hepsicimiz bütün dünyaya yayılmış. Ne kadar büyük yerlerde onlar işlerler. Güzel pozisyalarda. Onlar lider değilse o zaman yanlarında onların danışmanları, diplomatları, bilim insanları, büyük talantları, büyük akıllı, unikal organizasyon yetenekleri. Biz hem akıllı natsiya bütün dünyada bizde var bu imkanlar toplama bütün dünyayı kendi her tarafımızda yaratıcı toplumu kurmak için. Geleceğim biz değiştirmezsek bir şey değişiklikler olmayacak. Bu bizim sorumluluğumuz her bir insana ulaşma. Biz kendimiz lazım düşünelim. Nice biz bunu varınca yapalım. Açan halizden biz kahraman olacağız. Biz olacağız kahraman bütün halklar içinde. Biz lazım sorumluluğu olalım. Bizim elimizdeyse bütün dünya o zaman biz lazım cevap verelim. Dil lazım bekleyelim hani Maşa gelecek de bizi hepsimizi kurtaracak. Maşa lazım gelsin bizim aklımıza hem kafamıza.
lazım uyansın her birimizde. Bu bizim isteğimiz yaşama, bu bizim sorumluluğumuz. Bugünkü günde biz her birim evreye ki onlara kimin var anlayışı. Hadi bir şey yapalım. Bütün planetada naşı olarsa da her birimizin başımıza varınca gelsin. Da biz varınca niye değiştirelim? Dünya hangisi gider bitkiye hem de güzel dünyayı yaratıcı topluma. Nerede biz varınca hastalanmayalım. Genetik hastalıklarını düzeltelim. Uzaltalım kendi gençliğimizi hem de yaşamamızı 1,5 bin yıla. Yaratıcı toplumun içinde bizde olacak güzel güçler, yaşamamız olacak. Bizim elimizden kimse bir şey almayacak. Bizim dinimiz de bizim olacak. Ya da klimat serverisi yok edecek hepsimizi. Gücümüzü kalmayacak. Ne güç ne de hiç kimse. Çünkü biz istedik başka bir format kurma. Nerede her biri gücü eline alacak. Yaratıcı toplumu bir toplum olarak varınca toplanalım da şansımızı kurtaralım. Şimdi pek büyük ideya hem de soru bizim için. Bulma bir sürü koşul, nice insanlara yetişme. Biz Yahudiler pek akıllı insanlarız. Bizde var pek çok gelişim, etkinlik, bağlar bizi sahibiz. Biz pek isteyenleriz hani geleceğim biz toplayamazsak bu dünyayı hiç kimse bunu karar veremeyiz. Her bir bilim dünya bizim insanlar var. Bilim dünyada. Hepsi bunu bilir. Kaldı sadece bir şey yapma. Bizim aklımız, fikrimiz, bizim yeteneklerimiz, bizim talantlarımız verir bize imkan bulma bu çözümleri, angıları. Başkası yokunca gelsin. Sadece biz. Biz lazım düşünelim. Naş varınca biz yapalım. Da bu biz görüyorsan biz var naşı kaybedelim. Aklımıza gelsin. Naşı biz alacağız yaratıcı toplumun içinde. Güzel yaşamak, zenginlik içinde, güvenlik içinde, sağlık, gençlik, 1,5 bin yıla kadar. Bunlar masal değil. Her bir insan aktif masa olarak bilgilendirilir. Pek önemli hani teknolojiler verecek insanlara yaşama 1,5 bin yıl. Yaratıcı tüketici toplumun içinde biz yokunca bunu yapalım. Bunu varınca yapmaz sadece yaratıcı toplumun içinde. Niçin tüketici formatının içinde biz bu teknolojileri kullanamıyoruz? İlk sebep bu insanın yer değişmesi. Aşırı nüfusu. Tüketici format biçimde dünya çok sayıda insanın var doyurmaz, yokunca doyursun. Onlar bu çok insanla yokunca savaşırlar. Yok ne resursları, ne kaynakları, ne ekologiyaları. Bugünkü tüketici toplumda onlar 1 milyarla isle kullanırlar hem de davranırlar. 500 milyon kişiyle varınca yönelsinler. Ama 12 milyar insan olsa onların kontrolünü elinden çıkacak da onlar bunu anlarlar. Bu bir matematika olarak da bu vakit hiç uzakta değil. Düşünün. Eğer tüketici formatta insanlar 1,5 bin yıl boyunca yaşarsalar niye bu gelecek? O iş için pek sıkı bir kontrol var. De hepsini yaparlar hani insanların nüfusunu azaltma. Yaratıcı toplumun içinde başka bir forma göre öz yönetime bağlı dayanarak 50 milyar insan az olacak. Daha da yaratıcı toplumun içinde hem büyük diğer insan yaşaması. O işte yaratıcı toplumun içinde olacak, kurulacak hepsi koşullar aynı koruma hem de tutma insan yaşamasını, büyütme onun kalitesini
hem de uzaltma onun vaktini. Sadece yaratıcı toplumun içinde var olacak imkan, hani nasıl bize bıraktı Allah. Çoğalın da olun çok. Bugünkü günde elitalar gösteriyorlar, hani onlar günümüzde uşakların kanını kendilerine kullanırlar genç kalmadığını. Hiçbir teknoloji bu formatta insanın bırakmayacak insanları bütün ömrü boyunca 1,5 bin yıl uzatma. Yaratıcı toplumun içinde teknolojiler gelişecek de 1,5 bin yıla kadar uzaltacak ömrümüzü. Bu regenerasyon kapsulası, sağlık kapsulası. Sağlık için pek güvenli. Onun prensipleri fizika prensibi, kuantum ötesi fizikası. Bu kalınım biz görüyoruz, bu pek büyük real de bizim iOS kitaplarımızda da yazılı. Öyle açan o zamanlar körlerin gözleri açılacak da sağlıklı sağırlar da kulaklarını açacak. Şimdi biz görüyoruz tüketici biçimde hepsici teknolojiler saklı, çünkü onlar hiç karlı değil. Ama yaratıcı toplum içinde herkese kullanılacak. Biz kardeşlerimize büyük hem de pek güzel Yahudi halkımız sesleniriz size, isteriz değiştirme. Hepsimiz yaratıcı toplum isteriz. Peygamberlerimiz de bunu isterdiler, çağırdılar bizi, öyle derdiler. Sadece biz. Onlar kim bunu yapacak? Günler sonunda Allah'ın evinin dağ gibi tepesinde sağlanacak da tepelerin üzerinde yükselecek de bütün milletler ona akın edecek. Da diyecekler, kalkalım bu bayıra, hani Allah'ın Yakub'un evine çıkalım da o bize kendisi yollarını göstersin. Biz lazım peygamberimizi sesleyelim. Maşiya'ya da kulak verelim. Her birinizin içinde Maşiya var. O hepsinde uyansın. O bizim suratımız, sorumluluğumuz, yaşam istekimiz. Finansın dünyanında bizim spiker dediği gibi bizde 10 yıldan daha az var. Hani biz varınca yetiştirelim de değiştirelim hepsini. Biz bu vakitte varınca insanları toplayalım. Soru onda anlayacak mısın? Biz bir halk olarak bütün sorumluluğu yani bizim üstümüzde var. Hadi bakın doğru. Nasıl oluyor bugünkü günde? Hem bizim halkımız da ayrı klan olarak güçlü olan insanlar saklanmışlar da sinagoglarda oturuyorlar. Unuttular hepsici insanlar da kendilerinde. Ama onlar var denince toplasınlar hepsi insanları. Bundan nasıl biz şimdi söyleriz? Bir şey değişik mi? İsteyecekler mi onlar sesleme bizi? Biz anlıyoruz hani. Teoti nasıl biz söyleriz şimdi. Halis liderler söyleseydi o zaman insanlar da işitçiydi. Ama işitecekler mi onlar bizi? Şimdi her birinden bağlı. Hani bizi herkes işitsin. De biz isteriz hepsine Yahudiler gibi, Yahudilere bir aile gibi hepsini yapalım. Bütün dünya öğrensin yaratıcı toplum için. Öğrensin ne kadar güzel bir dünya bize Allah bırakma istemiş. Kime nice bize değil, olalım bir bu yaratıcı toplumun içinde, dünyada toplama hepsici insanlığı her yerde.
Bugünkü konferansiya Evrey halkın missiyasının adına oldu. Onların güzellik hem de akıllılığına. Evrey insanların tradisiyalarında pek önemliydi insan karı. Sadece karı Allah verdi. Özel bir yerini buldu. Yahudi halkın karları ışıkları olarak karları onların bayram gibi bir insan karların akıllarını pek tutarlar. Yahudi geleceklerini gelirler onlar karlarına, analarına. Yahudi hakkında historiadaki hepsici adamlar kendi karlarını seslerle. Sara, Miriam, Dora, Hana, Abigail, Hulda, Esther anlattılar Talmud'da. Da söyledi Mardakay Esther'e. Kralın evinde bütün Yahudilerin arasından kaçacağı kendi kendine düşünme. Çünkü bu sıradan sessiz kalırsan Yahudiler için başka bir yerinden yardım hem de kurtuluş gelecek da sen de babanın Yev halkı yok olacağı da böylece bir zamanda krallığını ulaşamayacaksın. Bu da demek olur hani Yahudilerin yaşamaklarının içinde karlar pek büyük varlık oluyor. Bunun değerli bir örneği kraliçe Yahudi anaları Esther'dir. O hiç korkmadı da bütün korkuları anladardı. O kurtardı bütün İsrail narodunu. O başladı söyleme. Da bu bir örnek. Hani şimdi biz hepsimiz lazım anlatalım. Lazım söyleyelim hepsine. Her yerde. Onu hani klimat Cerberus ister yok etme bizi hem de bizim uşakları. Biz lazım kaldıralım bu korkunçluğu. Hepsini anlatalım. Hani biz istemiyoruz ölme. Biz istemiyoruz hani ölsünler bizim uşaklar. Her bir anada kalbinde var yer. Her bir insanlık için. Çünkü biz o kiminden başlar bu dünya. Her karı, ana ister her güzel gelecek için kendi uşakların için. Bugünkü günde biz analar işleriz. Adamlarla bir arada. Ve sadece o işten kendi uşaklarımızda iyilik güzel bir yaşamak olsun. Biz pek pahalı üretim ödeyiriz. Biz onlara bahşiş alırız. Biz onlara isteriz güzel gelecek. Ne için biz bunu yapıyoruz? Niye biz harcayırız kendi vakitimizi hem de gücümüzü? Yarınki günü bizim için hem bizim uşaklar için varınca olsun. Bitki, klimat Cerberus yüzünden. Bugünkü konferansiyada Yahudi analar tarafından başladığı materyal söylenir. Çünkü her bir Yevrey anası anadır. Değil sadece kendi uşaklar için ama bütün dünya için açık olarak hem geniş olarak bu sözü kullanıyorum. Kim ince değilsek biz, karlar, analar, biz varınca kaldıralım bütün halkı. Şimdi ise biz görüyoruz hani hepsine bize demek ki bizim uşaklara da pek zor durumdayız. Bizim dünyada bugünkü günde sanki yetmiyor karı yeli, karı ruhu hangisi varınca toplasın hepsini bir dost ailesine. Karlar kendi doğasına göre savaşırlar toplama hem de kurma güzellik. Hepsi için bütün halkları toplama sadece karı varınca olsun.
çünkü o akıllı hem de o varınca lafını tutsun. Şimdi soru onda hani bizim insan yaşayabilecek mi hem de bütün dünya? Yaratıcı toplum. Bu Evrey halkın için güzel bir format, yaşam formatı. Nice Ester kraliçesi gibi hakkında savunmaya başladı kendi insanlarını. Biz de lazım savunalım hem de koruyalım bütün dünyada insanları. Biz bilmiyoruz. Hangi Yahudi karısı sözleri kurtaracak bütün dünyayı. Ama istersen hepsi Yahudi karıları bizden, bizim adımlarımıza bağlı bizim geleceğimiz. İsrail anneleri şimdi her birinize bağlı. Bizim konferansiyan bitkisinde isteriz söyleme. Antion'u naş insanlar isterler. Çoktan herkesin ayuz yazıların içinde yazılı. Her bir dini yerde tohumları yaratıcı toplum dağıtmış. Da bu bir çıkış. Hangisini varınca kurtararsınız kendini hem de hepsini. Biz İslam'da da, Hristiyanlarda da, her bir dini de bunu söyler. Bu bir temel. Her yerde söylerler. Ama kaldı her birinden bir işin. Nice biz lazım yapalım bunu. Kuralım yaratıcı toplumu. Başka türlü ise biz başka bir varyant bulamıyoruz. Olmayacak hiç kimse biz bunu almazsak. Yaratıcı toplumu kuralım ya da kurmayalım sadece bize bağlı. İnce söylenilir. Yaşamayı ayır da sen hem başkası senin soyun Allah'ın sevme, onun gözünü işitme de ona bağlı olma. Çünkü senin yaşaman ondan başlar. Allah verir bize bir ayrım. Hadi ayıralım yaratıcı toplumu. Da kurtaralım hepsini. Çünkü erlicem olmazsa yaratıcı toplum, o zaman hiçbir şey olmayacak hiçbir yerde. Nice çok doğum kurtarılı büyünkü doğrularda. Biz pek çok işittik. Bizim ayos yazılardan da. Niyosu biz toplumu lazım kuralım. Niyosu biz aralarımızda birbirimizle lazım davranalım. Pek güzel bir instruksiya nice lazım yapalım. Ya da biz ayıracağız onu ya da bunu. Üçüncü yok. Ya da bir sivilizasyon olarak yaşayacağız ya da öleceğiz. İsrail halkı. Biz hepsimiz isteriz yaşama. Hepsini yapalım. Naşı varınca, imkanı varınca, imkanı yokunca hepsini anlatalım yaratıcı toplumu. Kuralım öyle bir dünya. Hangisi bize kendi Maşiyah'a söyledi. Biz Evreyler, sadece biz Yahudiler lazım bu dünyayı yaşamayı güzel kuralım. Biz o halk. Hangisini ayırdı Allah.